Ses, ses, deneme ses. Bak şimdi. Ümit abi. Denemesi duyuyor musun? Geliyor. Oradan da bak. Efendim. Açık ama kanal. ...48'i kapatıyorum. Kapattım. Sinyal yok. ...48 voltu açıyorum. Ne diyor? Bir bakar mısın? Efendim? Evet. Delege. Tamam. Hey hey hey. Tamam.
Ses deneme ses. İyi mi? Ses deneme ses. Hayır. Ses deneme ses. İyi mi? Açmadık. Ses deneme ses.
Ses.
My Honorable Dean, my honorable lecturers and faculty members, our valuable guests, and my dear friends. You all welcome to Kariyer Days, which we organized for the 6th time this year as Istanbul Medipol University Pharmacy Students Association, Medupsa. Before starting English session of our event, in memory of our great leader, Mustafa Kemal Atatürk, his comrades in arms, and all our saintly martyrs, I invite you to read our national anthem after a minute of standing in silence. Now, to make the opening speech, I invite the Vice Dean of Istanbul Medipol University, Faculty of Pharmacy, Associate Professor Günleri to the stand. Dear guests, dear our faculty members, our students and the students from the other pharmacy faculties and on the screen. Today we came together for the 6th Medupsa Kariyer Days organized by Medupsa, the student club of Istanbul Medipol University School of Pharmacy. I wish you all welcome with respect and love. I thank you to all our dear guests who attended us as speakers today. As you know, on the 6th of February, our country has been deeply shocked by the big earthquake which held in Kahramanmaraş and also affected the neighbor cities and left extremely destructive consequences. I wish God's mercy to our students and the citizens who lost their lives, and patience to their relatives and to our country. According to the World Health Organization 9-star definition of pharmacy, the pharmacist is a patient healer, decision maker, communicator, manager, lifelong learner, teacher, leader, researcher, and enterpriser. I faithfully congratulate our students, our youth, who made an effort to reach this profile by combining the information you had during your undergraduate education and with the social skills you gained in the process. Today, our program includes highly valuable graduates, academicians, leading names in the pharmaceutical and science health sectors. Inside of these names,
Derya Akat, Sinem Tandoğan Odabaşı from Johnson & Johnson, pharmacist Aysel Özgür, Çağrı Malkoç from Biogen, and we will also have the opportunity to listen to our valuable guests. This event focuses not only career guiding, but also provides science, solidarity, confidence, and knowledge. I believe it will be highly inspiring for our students. At last, I would like to thank the people who contributed to organization. Firstly, to Melih Gökmen, the president of Medupsa. Also, I would like to thank the Medupsa's executive and organizational commissions, to all our students, to our precious participants, our sponsors, and to all the valuable speakers that honor us. Thank you for being with us. I wish a nice day to all. We would like to thank our respectable lecturer, Associate Professor Günleri to give her speech. Now, I invite the board chairman of Medupsa, Melih Gökmen, to the stand to give his speech. Ben konuşmamı Türkçe yapacağım, o yüzden öncelikle haber vermek istedim. Sayın Dekanım, Sayın Dekan Yardımcım, Sayın öğretim üyeleri ve elemanları, kıymetli konuklarımız ve değerli katılımcılarımız. İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliği Medupsa'nın bu yıl 6.sını düzenlediği kariyer günlerine hepiniz hoş geldiniz. Medupsa olarak vizyonumuz ve misyonumuz gereği her yıl geleceğin eczacılarının mesleki ve kültürel bilgi gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenleyerek farklı dünyalara yeni kapılar açmaya devam ediyoruz. Bizim imza niteliğimizdeki etkinliklerimizden olan kariyer günleri de hem bu amaca hizmet etmekle birlikte her yıl olduğu gibi bu yılda dolu dolu içeriği ve seçkin konuklarıyla sizleri bekliyor. Yaptığımız her etkinliğin altında farklı bir özveri ve farklı bir emek yatıyor. Ve bizi bu yolda hiçbir şekilde yalnız bırakmayan, başta dekanımız Sayın Profesör Doktor Gülden Zehra Omurtak, dekan yardımcılarımız Sayın Doçent Doktor Günleri ve Sayın Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Davut Arpa, çok değerli hocalarımız ve etkinliklerimize renk katan tüm sponsorlarımıza Medupsa olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aynı zamanda bugün bizlerle burada olan vakitlerini ayırıp bize tecrübelerini paylaşmak için sizlerle buluşan konuklarımıza ve bu salonu dolduran tüm katılımcılarımıza teşekkürü borç biliriz. Sizler için itinayla hazırladığımız kariyer günlerinin verimli ve keyifli bir etkinlik olmasını diliyor. Şahsım ve ekibim adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Thank our teammates and our dear chairman at Medupsa for their efforts. Before starting our event, I want to announce our raffles. Raffles will take place via a QR code with the participant of our event at the end of the sessions. Don't forget to scan the QR code and check over the Instagram account of Medupsa and fulfill the raffle condition. Raffle results will be announced at the end of our session afternoon, and also we have a gift from Bioderma. At the end of our sessions, you can have it too. Most of us have wondered about the background of clinical research and desire to work this field. So we have two guests in order to understand what is clinical trials really are. Before inviting our guests to the stage, I would like to briefly talk about them. PhD Derya Akat graduated from Boğaziçi University, Department of Molecular Biology and Genetics with honors. She completed her master's and doctorate degrees in neurobiology and neuroscience. She started her career as a clinical trial administrator and continued as a site manager. She is currently working as Johnson & Johnson Clinical Research Functional Manager. Pharmacist Sinem Tandoğan Odabaşı. She graduated from Marmara University Faculty of Pharmacy and started her career in the same year as a clinical research associate. After working as a clinical development liaison,
She worked as Johnson & Johnson local trial manager and after that senior local trial manager. She is currently working as feasibility and startup manager. Now I invite our guests to the stand to give their speech. Okay, so firstly, hello everyone. We are super happy to be here because it's always nice to come back to the universities to get back together with you all. It's always energizing, and we hope that you will have kind of a background on the clinical trials, and we would like to also introduce ourselves about our background. And also thanks for the introduction a lot, and hopefully it will be very helpful to you too. Okay, so as you know, we are working at Johnson & Johnson. First, again, a short introduction. I hope we can proceed here. But maybe I need some help. Now it's moving, okay. Okay. I will just open this up quickly since we talked about it a bit, but as said, I graduated from the Molecular Biology and Genetics Department from Borås University. Then I moved to Germany for 6.5 years to complete my master's and PhD degree in neurosciences. I stayed another year to complete my postdoc, to complete the paper and publication. Then I decided I want to still stick to research, but not directly at the bench. So I want to do science, but not at the lab. That's why I was searching for different fields which could be the interest for myself, and I decided to move into clinical trials. I directly started at Johnson & Johnson. What I did was, the first year I was working as clinical trial assistant. It is also called as administrator. Then I worked as clinical research associate. It is called as site manager for us for 2 years. Then I did project management for 3.5 years, after which, since 2 years, I'm working as clinical research manager, which means all the roles that you see above, I have 25 people who are reporting to me. I'm responsible of the clinical trials in certain fields as well. So let me hand it over to Sina. Thank you. First of all, thank you for inviting us, and we are very pleased to be in part of this organization. Let me briefly introduce myself with my career path here. After graduation from Marmara University Pharmacy Faculty in 2006, I started in clinical research field as a clinical research associate at Monitor CRO company. And at the same company, I promoted the project manager role and worked for 5 years there. After that, I moved to Eli Lilly pharmaceutical company as clinical development liaison position, which is similar to project manager role. The roles and titles are a bit different among the companies. Then in 2016, I joined Johnson & Johnson family clinical operations group as a local trial manager position. And last year, I promoted to senior LTM role, and currently I'm involved in the talent development program within the company, which is named Bridges program. And I'm currently working as feasibility and startup manager, responsible for non-core countries, which is grouped specifically in the company, and responsible for the management of startup period of clinical research. Let me give the floor Daria again. Okay, we will do some back and forth with switching because we have different topics to talk about. So now I will start with what clinical trials are. I will try to give you a bit of a background of it. Then Sinan will tell you how it is conducted, how the roles are performing different tasks. And afterwards, we'll give you a short introduction to Johnson & Johnson as the company and tell you a bit about the career opportunities if you want to proceed in the field. Okay, so what are clinical trials? So clinical trials, probably many of you started to hear about it with COVID because it became very prominent. You could see it on the TVs, but it has been in the field for a very, very long time.
So these are studies conducted in human. We are trying to understand one or more investigational product, which means either drug or it can be a medical device as well, and how its clinical, pharmacological, and pharmacodynamic effects are. For doing that, we are checking also the side effects, we are recording adverse events, we are also checking the metabolism, absorption, distribution of these drugs. And the purpose of doing these trials are, as you can imagine, firstly, to authorize a new drug, which is in need for humanity. A second option could be, the reason could be, there is an authorized drug already, but in one particular indication. We want to authorize it for different indications as well. It doesn't mean that it ends there. Once the drug is out in the market, we still collect data about it for the safety and efficacy part. So this is like a lifespan of a drug. What this should tell you is that it's a very, very long process. In average, it's taking like 10 to 15 years for a drug to be out, authorized, and the success rate is quite low, I would say. It's 1 to 10,000. So this means there's a lot of time and effort invested in. There's a lot of R&D money going in order to get one drug registered, so that you can access it through the pharmacies. It goes through several stages. There are preclinical studies, there's the lab work, there's the animal studies happening. Afterwards, there's the clinical trials, which we are talking about today. They consist of 3 phases, 1, 2, 3. I will shortly tell you what they are all about. And then if the data is favorable, then it's going into registration. So it's getting authorized. After that, we still do continue studies. They are called phase 4 observational studies. There we still collect data about the efficacy and safety. So when we talk about the phases of clinical trials, they, as said, consist of 3 phases before authorization. The first phase is 1. There we are really working with a small amount of participants. What we are trying to understand is the tolerability of the drug, the safety profile, and we are trying to adjust the dose. Then, if the data we receive is good, we are moving to phase 2. There we are checking the efficacy and safety. We still collect profile for the side effects. There we are working with a higher number of participants, and we are trying to really understand how the side effects versus benefits are working. If this data is also favorable, we are moving to a larger study group and population, which is the phase 3. There we are really working in multiple countries with hundreds and sometimes even higher number of patients. We are really checking this time dose adjusted drugs, or it can be again medical devices. We are this time really ensuring that the efficacy and side effects are settled. So we do this, and how is another question. So as you can imagine, we are working with human, and it's a very, very sensitive area to work in. There has to be very high ethical standards, and we have to comply to them. That's why we are working in a very much regulated environment. How these regulations came, I can give you a brief history about it. So the first one you would know is in 1990, International Council of Harmonization created the regulation for good clinical practice. So it's basically setting a standard and scientific quality standard for the design, conduct, reporting, and reporting of clinical trials. It's an international standard. A similar version exists also in Turkey. So in 1995, it's also called as good clinical practice. This is applied in Turkey too. And once we get our projects approved, we are complying that, also the investigators comply, that they will be working according to these regulations and standards. We are ensuring and protecting the patients, ensuring that the data is reliable and reproducible. And why we are so strict about it, why there is so much regulation. I put here some examples. You can be familiar with some, but I just wanted to go through them again. One of the first one on the left up corner you see is the thalidomide case. So there was the thalidomide drug which was administered to pregnant women to get rid of their morning nausea, but there wasn't enough experiments done in pregnant women. That's why what happened is, unfortunately, the nausea was gone, but there were many disabled kids born.
Another case is the Tuskegee syphilis study, which happened actually in early years, where without their consent, African American men were divided to two groups without their consent, and some of them were given the actual treatment for syphilis, and some were not given the treatment. As you can imagine, that's a very problematic situation. Another sensitive case, again, the hepatitis study, which was conducted by a doctor at the Willowbrook State School. This school actually hosted disabled kids. So they were taken into a study, again without their consent, to check how hepatitis infection is spreading. And it was not done in a nice way, I should say. If you are interested, you can see the details also online. And one last example, also coming back to Turkey, there was the Olander case where one of the doctors mentioned that Olander extract is curing cancer without really a significant scientific data behind it. Thus, we are very much cautious about what we are doing. We have to be. We have to be complying to high ethical standards and really making sure that the participants, the patients, are receiving correct investigational products in the regulated manner. Okay, so now Sina will tell you about how we conduct the clinical trials. When we look at the conduct of clinical trials, you see the stakeholders in clinical trials here. Just we are in touch during the clinical trial process. These are sponsor contract research organizations, which is called CRO companies, investigators and other physicians, healthcare professionals, clinical research specialists, site staff, and subject patient associations, ethics committees, regulatory authorities, and healthcare institutions. These are what we are closely in touch during the conduct of clinical trial. When we look at the process, it is starting from the design of the protocol and all the essential documents at the beginning. Then regulatory authorities' submissions period is triggered to the approval point. After we get all the regulatory approvals in place, we start the site activation process immediately. And afterwards, the subject enrollment, recruitment period starts, and monitoring period is to be applicable in that case. And it ends by the site closure and the study closure. Finally, the clinical study report is released at the end. This is the brief process in this map. And when we look at the project teams' roles and responsibilities, starting with the CTA position, the roles and responsibilities, what are they? CTAs are mainly responsible for regulatory authorities' communication and ensuring the hospital files, laboratory kits, equipment supply, follow-up points, and ensures all the project-specific documentations and following up the trackers and recording. Then moving on the CRA position, which is called site manager in our company. CRAs are more dynamic position, which is mobilized, taking part to visiting in person to the hospitals for the patient file reviews and protocol compliance checks. They are ensuring patient safety and data quality mainly, and just organizing the project team meetings and for all their hospital visits, they are recording a report for their visits in detail
in a structured time frame. And when we look at the project manager role, which is called LTM in our company, local trial manager, you can imagine this is the business owner, the project in the country, and let's say point of the contact, and ensures all the team members, CTAs, CRAs, coordination within the team, and just ensures the country project performance responsibility, as I said, the point of contact within the country, and also acts as a bridge role within the global study teams and local teams, regular communication with the global teams. And lastly, when we look at what is clinical trial and what is not, this is important to memorize the localization of global protocols. This is the brief definition of clinical trial. This is not to be initiative locally managed, and also closely working with physicians and their teams at hospitals. And this is really huge teamwork and communication. Not working individually. So it's important that you directly touch people's lives. And let me give the floor to Daria again. Thank you. Okay, so since we are working at Johnson & Johnson, let us introduce ourselves from that aspect too. Johnson & Johnson is an American company. It's a pharmaceutical company, but it has different divisions. It's dealing with human health, but different aspects of it. We have a medical devices division. We have pharmaceutical group, which is us. It is also called as Janssen. Janssen was bought by Johnson & Johnson, so that both merged, let's say. We have the consumer health. You would know it for Johnson & Johnson baby shampoos and the colognes. And recently, actually, they became a separate company. As of yesterday, it was officialized. They will be called as Camus from now on. And we have also the health care part for the vision, eye health. They are producing the AccuView lenses. Maybe some of you use them already. In our pharmaceutical part, we are dealing with different disease areas. They are ranging from oncology, hematology, like the central nervous system, infectious diseases, immunology, cardiology. It's a very wide variety. We are performing clinical trials in all of these areas, actually. And we can say that Johnson & Johnson exists over 150 countries. We are having around right now 40,000 employees. It's rather large. And it has also manufacturing sites. Let me also emphasize, though, in Turkey, we don't have a manufacturing site. So if any of you is interested in working in a lab or in the manufacturing area, that's not existing in Turkey. The consumer group, as I said, they became right now separate. But you can see it as like Marseillaise is also our brand, Neutrogena, Listerine. There is also a different kind of, or OGX shampoos again. You will see them in any kind of, I guess, supermarket too. For the medical devices, that's another very interesting division we have. They do have devices for different kind of surgeries, as you will see here, and they are functioning also in Turkey currently. And this is, as said, the AccuView lenses. Okay, Johnson & Johnson is one of the biggest companies, actually. When we look at the R&D investment, research and development investment, in 2022, there was a report out again mentioning that you will see there are different technology companies out there too, but we are the second pharmaceutical company investing in R&D as amount. And when you are looking to Turkey, we are the fourth company with the amount of clinical trials run in Turkey. Some of the companies you see here, you are also familiar with: Novartis, Roche, MSD, AstraZeneca, Pfizer. So we are all conducting clinical trials in Turkey. If you would wonder who is working in this area and what kind of grads are working in clinical trials, first of all, in the industry itself, we are working and partnering with physicians, doctors,
first of all, nurses, pharmacists, as you will be, biologists, genetics grads are very much also included in the sector, also chemists. If we look to our clinical trials department, we are almost right now 65 people. And we do have a mixture of all different areas, natural sciences. And yeah, as said, you can take part in clinical research if you are graduated from these departments. Okay, to wrap up, let me tell you a bit about the career opportunities. As Sinem told you, we are right now having 3 different roles. This might vary from company to company. You would see similar positions with different titles. They come more or less to the same task distribution. But if you would be a graduate, the first place to start is mostly clinical trial assistant role. That's mostly home-based or office-based. It's like a hybrid system. And then you would be mainly learning how the regulation about clinical trials is working. You will be contacting ethics committees, you will be working with project managers to send out documentations to health authorities, and you would understand the background of it all. But at the same time, you are, for sure, as any person working in the industry, work with Excels and Microsoft programs and all of them. When you move to clinical research associate position, that's field-based. So you will really just like go around to the hospitals all over in Turkey. You will fly in the morning to Izmir, spend the day there working, and then come back in the evening to Istanbul or Ankara or wherever you are living. At the beginning, it sounds a bit interesting. Before I started the position, I was like, how will I fly in the morning and then come back in the evening, like taking a bus? But it works, actually. You get to know very nice, you get to know your country quite well. You get to know very nice places to eat food. Clinical researchers are enjoying very much eating, by the way. You will get to know awesome restaurants everywhere. And you will be working really with well-known doctors. For example, in COVID period, whoever you saw in the scientific committee on the television, these are also the investigators that we are working with. That's why you have to have a very good background knowledge in order to discuss protocols with them and to train them. So this needs very high level of communication skills, and also you have to be learning your protocols very well. Once you pass that, you can go to the local project management position. That's also home and office based. You will be collaborating with your CTAs and CRAs, which are assigned to the projects. And as Sinem said, you will be really contacting global team working in an English manner quite often. But this is not only limited to local roles, you can be working at global positions as well. There are global project management positions where the local teams are working together with them. You can become an auditor, you can work in the quality department, you can become a functional manager like me, or you can perform any other discipline in the company as well as a global position. And lastly, let me emphasize, so we are here as a pharmaceutical company. The companies, you know, like Johnson & Johnson, Pfizer, MSD, they are the pharma companies. But this is not only limited to our companies, there are also clinical research organizations. They are called as CROs. So these are also hiring for clinical trials. What they do, they are outsourcing these people. For example, if I have a project and if I need a person, then I would work with a CRO, and I would get my CRAs, local trial managers, or even CTAs from this company. So that's why we are very much collaborating closely. I would suggest for you, if you're interested in the field, to check these companies as well, because, for example, our clinical trial assistants are hired all from CROs. There are different names you will see. Quintiles, PPD, Cineos, many of them are existing. Just to be aware that it's not limited to pharma companies. Okay, I think that's it from our side. Thank you very much for your attention, for having us as well. And if any questions, we are happy to answer. We would like to thank Mrs. Odobaşı and Mrs. Akat for their valuable speech. Now I invite Research Assistant Nilay Doğan, Research Assistant Özce Esma Pala, and Education Department Member Medupsa Cemre Yaşar to present her flower and mortar.
we ask you to confirm your participation in the first session by scanning the QR on the screen. In our second session, we hope to expand our perspectives through our graduates' experiences. Firstly, we will listen to pharmacist Didem Demirel to learn about her career path. After graduation, she was an R&D intern trainee at AIDS Marzil University for 2 months. She continued her career with Abdi Ibrahim Pharmaceuticals, an R&D pharmaceutical development analyst. She has been working as a hospital pharmacist at the Turkish Ministry of Health. Now, I invite pharmacist Didem Demirel to the stand to give her speech. Hello, my name is Didem. Thank you for your, thank you for your invitation. In daily life, I don't speak English, any of my job. Because of that, sometimes I will speak Turkish to explain you things correctly. If you don't understand me, please warn me, okay? My career journey. Pointerlar, tamam. Before my graduation, I worked in a pharmacy. My internships were always in the pharmacy. Actually, I didn't like it much. And then, after my graduation, I participated in an Erasmus Plus project. I went to France, in Marseille. I worked in a laboratory with a professor. It was the best experience actually. And then I came back to Turkey. I started to work in a Abdi Ibrahim pharmaceutical company. I work in the R&D department of this company. It was nice too. Currently, I work as a hospital pharmacist, and for a year, I'm working for a year in here. These photos from my Erasmus Plus project. The last photo is me and my co-workers and our teachers in the laboratory. This is our laboratory. In pharmaceutical company, first photo is my office. Second photo is the capsules that I made. Last photo, it's me. And now I am in a hospital. Who is hospital pharmacist? What we do? Actually, we want to make sure our patients take their medicine safely. We are responsible for control them. We are the health personnel who are responsible for always keeping certain medicines that should be kept in the pharmacy and ensuring that the medicines are always fresh
and in compliance with the Codex. We are liable to Ministry of Health. We are working under Ministry of Health. And pharmacists work according to the duties and authorized definite in the Article 122 of the law in the operating regulation of inpatient treatment institutions. We have a service only inpatient treatment. We have so much responsibilities, of course. In hospital, we check all of the medicines. But I prepared a summary for our responsibilities. I write 10 things about it. We are responsible for ensuring regular checks on medicines, including expiration dates, inventory, and stocking. Responsible for organizing and labeling medicines according to their type, separating highly toxic or high sensitive substance, and storing them in the separate cabinets, as you know. Responsible for reviewing and approving requests for medicines from doctors taught the hospital information system, creating a list of medications for each patient, and verifying the quality and accuracy of medications before delivering them to appropriate personnel. Responsible for recording to incoming and outgoing drugs transactions in the ministry's prepared book. We are responsible for the storage and monitoring of narcotic and psychotropic drugs. Now, in my hospital, I work in this department for 6 months. Also, we serves on the purchasing committee for unit-related purchases, is responsible for the maintenance, storage, and consumption of medical devices, equipment, sanitary materials, and chemical substance in the pharmacy and pharmacy warehouse, and participate in quality council meeting to ensure the proper implementation of the quality management system activities in related units. Pharmacists serve on the examination and acceptance commission in their hospital. I think this is the most important responsibility of us as a pharmacist. We inform the relevant physician about medications prescribed to patients that exceed the maximum dose and those that do not comply with the code. We should take repayment from Social Security Institution, SGK, as you know. SGK'dan geri ödeme almamız gerekiyor hastalar için, yatan hastalar için. Because of that, we always check statement of health practice rules to keep the range of it. The head pharmacist, actually we are directly reliable to head doctor. Also, if we are crowded in the hospital, then we have a head pharmacist too. She or he rules us. The head pharmacist is responsible for any non-compliant
compliant drugs found in the hospital. And always, we check the temperature of the cold storage and control the drugs. I wanted to take it simple. I made a summary for you in 10 things. This is our photo in pharmacy. At first photo, we writing, watching. I don't want to use this word actually. Nöbet listesi yazıyoruz. Kalabalık bir eczane olduğumuz için nöbet yazıyoruz. Onun dışında we are responsible for all the medication in the hospital. In the end, I wanted to tell you, I think as a pharmacist, we have a key in our hand and it will open many doors for you. I don't know your dreams. I don't like the motivation speeches, but when you graduate, you will have a key to open a lots of doors. I hope everyone will be fine. Thank you so much. You can ask me questions now or after the presentation from LinkedIn, or you can message me. I didn't share my phone number because of the online platforms. You can always write me anything you want, you can ask. Thank you so much. We would like to thank Mrs. Demiral for her valuable speech. Now we will listen to our graduate, research assistant Melike Ünükür to learn her career path and the steps she has taken after graduation. Before her graduation, she did an internship at Pediatric Pharmacy Erudita in Bulgaria with the CAP exchange program. She also got accepted for a summer internship at University College London. She continues her academic life as a research assistant at Istanbul Medipol University Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Technology. I would like to invite our graduate research assistant Melike Ünükür to the stand to give her speech. Hello everyone, welcome to Career Days. Before starting the presentation, can you raise your hands if you want to be an academician? Let me check. Okay. Okay, not too bad. In the end of the presentation, I will ask that question again. Maybe your decision will be changed. You may wonder why we choose the academia, why I choose the academia. I'm gonna tell a story about that for you. About 8 years ago, when I came to this university as a student first time, I said something to myself. I said, I will stay here. I will stay here and I will stay academician in this university. I was very decisive, I was very determined about that, and now I'm here. Okay, let's introduce myself briefly. I was graduated at 2020 2020 from Istanbul Medipol University, and after that I started to PhD study in Health Science University, Sağlık Bilimleri University. Meanwhile, I started to work as research assistant in Istanbul Medipol University at Pharmaceutical Technology Department. With the end of this presentation, you can answer some questions about the academia.
maybe you have some worries about the academia, you want it, but you can't decide it yet, or you have questions. We can answer some questions today, and we can find some answers maybe today. Okay, my presentation is a little bit different. I made a quiz for you. Can we open it? Okay. Bir saniye, kağıt var. With the questions, I will ask you and you answer it, and we will talk about the questions and the answers. I can't see the... You can see the screen, right? Okay, please take your phones, try to enter it from the QR code, or you can go to slido.com and write the code. But this isn't... I can't see the numbers. Is there numbers? Okay. I'm sorry about that. It's for 100%, so hurry up. Last 5%. It accepts more than 100. I didn't know that. Should I wait? Okay, I think we can start. I don't want to wait you. Okay. I'm starting. First question, who is the academician? They are the academic staff of the universities. They are lecturers who gives education in universities. They are researchers and they do academic studies, or all of them. Last 5 seconds. Let's see the results. Okay, the answer is all of them. The academicians are in the academic staff of the universities. Also, they are lecturers, they give lectures, and also they make research. In the Turkey, the academicians make both lecture and research together. But in abroad, it could be different. Lecturers and the researchers are different from each other, but in Turkey, we do all together. Next question. You must work as an academician in the university that you are doing your master or PhD degree.
True or false? Last 5 seconds. It's false, right? Because you don't have to. The university that you work and the university that you study could be different. For example, I work in Istanbul Medupsa University as a research assistant, but by the way, I study at Health Science University as a PhD student. It could be different, but it could be same also. You must start with a master degree after graduation from the pharmacy school for a postgraduate study. True or false? Yes, it's false because there isn't any obligation for that. If you want, you can start from doctorate degree because with 5 years pharmacy school, you have got a integrated master degree. That means you can start from doctorate study, PhD study. But for the 4-year schools, you can start from the doctorate. You have to do master degree. So it's open to you. Yeah, you can choose whatever you want, master or PhD. Which exams you will need to take for a postgraduate study or academic jobs? ALES, yok değil. YDS, both of them. Okay, let's see the results. Yes, both of them is helpful for you. We have to take the ALES. ALES has questions, math and Turkish questions. We need the ALES points, and after that we have to show our English level, and we can take the YÖKDİL or the IDS exams. Some universities accept, I don't sure, but they can accept TOEFL or something else. My recommendation is take these exams while you are a student in this university, because you will need them after the graduation. So if you take this these exams right now, it will be helpful for you. You can find a job as an academician right after the graduation from university. Agree or don't agree about that? Most of you agree. That's a good thing, I think. So that means we have hopes about that. Okay, we can both agree or can't agree about that. With your integrated master degree, I mean with your 5-year pharmacy school degree, you can directly start working as an academician in the universities with your degree without any need to master or PhD degree, I mean. That's a good thing for us. And also we don't agree maybe about this question because finding academic staff could be challenging in Turkey. Especially the public universities, they have a lot of academic staff, and maybe we can't find a job in public universities, but there is new pharmacy schools, and they need pharmacists for academia, and you can follow the
academic staff announcements, and you can apply them for an academic job. After the graduation, I suggest follow this academic staff announcements. You could enjoy working in a field that you are not interested in. Agree or don't agree? What is your opinions? Okay, you don't agree. That's great. It can be changed by a person, but my opinion is I don't agree with that sentence because the academia is very stressful and very challenging already. And if you don't like it, you can stand it, and it could be more tough for you. So if you choose a subject, choose a field that you like, you can be more successful or maybe more happy about your job. For example, for me, I really like the pharmaceutical technology. It gives me happiness. Maybe not gives you happiness, but okay. What are the characteristic qualities that an academician must have? Patient, powerful, determined, all of them. Okay, all of them. Someone says powerful. Yes. I think we have to have all of them. For example, for patient, we should be patient because sometimes our jobs going too well, it can be challenging. So we have to be patient about our jobs. For example, when we study in the laboratory for our experiments, the experiment results couldn't be as we wish always, all the time. But if we don't give up, if we be patient about our studies, our research, our experiments, we can see our scientific articles as pressed. So when we see our articles, we will be happy about that. So if you be patient in the academia, you can reach good things. Also, we have to be powerful by mentally and by physically, both of, because we are too active in the laboratories, too active in the lecture, in the courses. We have to be powerful by physically. And also, because of the stress, we feel sadness, we feel something else. We have to be powerful also mentally. We are like a superheroes. And also, we have to be determined and decisive. We shouldn't give up about our job because the academia is a process, and we have to be very determined about that to achieve some things. We have to be patient and determined about our, for example, PhD degree to finish it. Okay. A day an academician is full of scientific studies, office works, lectures, all of them. What do you think about that? Okay, let's see the results. Someone says scientific studies, I hope so, but lectures and all of them.
I think it's very tragic and funny, by the way, but in a one day we can do all of them. Some days we have to do our scientific studies, our PhD thesis, and the other scientific studies. We are studying in the laboratory, we are doing researches. By the way, we have some office works, such as paper works about the faculty. We are doing at the same time this paper works, and after that we have to go to lectures by running and like that. That's tragic. But of course, if you like it, it gives enjoy. It can give enjoy to you. Also, if you make master or PhD degree, you are a student. You are still students, and you take lectures. You give lectures, and also you can take lectures, by the way. Next question. What are the things that you can do while you are studying in the university if you decided to be an academician? Improving the English skill, writing a graduation project, doing an academic researches, attending to the scientific events, internships, Erasmus Plus, or okay. You can do all of them. All of is correct. Let me explain about them briefly. You have to improve your English skill because science language is English. You can read the articles by English, and also you can write the articles. You can share your scientific findings with the other scientists with help of the English. So you have to improve your English. You are lucky because you are in the English program. Some of you. Writing a graduation project, what is that? In the 5th class, you will write a graduation project for finishing the pharmacy school. If you will choose the subject that you like, that you interest, you can learn about that a little bit. For example, for me, I choose a pharmaceutical technology department for writing the graduation project, and I make research about my subject in pharmaceutical technology. I read articles, I write something scientific, so that helps me to know about something pharmaceutical technology. And I think, yes, I really like the pharmaceutical technology, and I can choose the pharmaceutical technology in academia. Doing an academic researches, it could be hard for you as a student, but if you find any chance, you can make a poster presentation, or you can make projects, TÜBİTAK projects. By the way, you can make some scientific studies. Attending to the scientific events, congress, the career days, it can help to improve your career way. And you can make internships, exchange programs. You can attend the exchange programs. I recommend it is mostly. I'm passing this one. And the last question. Do you know about yourself enough? Maybe the most important question in the quiz. Someone's are no. No, I'm not sure. I'm trying. Okay. It's why it is so important. If you know yourself better, you can choose what you like. You can choose suitable for you. What's suitable for you? So it is very important. Please try to know yourself.
and make your career decisions with that. We can say, yes, we know each selves, but we can't sure about that anytime. So we always try to know ourselves by the time, every time. We have to ask ourselves, am I knowing myself every time, I think. That's it. That's the end of the quiz. Is there any leader? Okay. Melissa is the first one. Who is Melissa? Congratulations, Melissa. Okay. I want to ask the same question again. Can you raise your hand if you want to be an academician? Same, I guess. Okay. Okay, that's good. Thank you for listening to me. Thank Mrs. Unikur for her valuable speech. I invite pharmacist Didem Demirel and research assistant Melike Unikur to the stage again. To present their flowers and mortars, I invite Assistant Professor Neda Taner, Vice Dean of Istanbul Medipol University Faculty of Pharmacy, Associate Professor Günleri Bona, and Social Awareness Coordinator of Medupsa, Fatma Pugar. The component called caffeine quickly reaches the brain by mixing with the blood. It raises the energy level. It also increases concentration. Many scientific studies are showing that improves cognitive functions. This is exactly why we take a 30-minute coffee break before we move to our second session. Before the break, we ask you to confirm your participation in the second session by scanning the QR on the screen. And also don't forget to participate in our raffles, which came from Medenity and Lebalvo, by scanning the QR on the screen again. See you in our next session.
Ha bu da varmış. Tamam aslında şuradan da çıkıp da anlatabiliyor muyum? Yok o zaman şey Before starting our third session, I want to announce our raffles again. Don't forget to participate in our raffles, which came from Medenity and Lebalvo, by scanning the QR on the screen. We continue our third session where we left from. Before inviting our guest to the stage, I would like to briefly talk about her. Pharmacist Aysel Özgür. She graduated from Hacettepe University Faculty of Pharmacy. She has been working in the pharmaceutical industry since graduation. She worked as a medical manager and product manager in the field of food supplements.
After gaining experiences in this area, she worked for almost 3 years as a medical science in the field of hematology. After trying to determine which area she should work more happily and efficiently in medical or marketing, she decided to advance in both areas by becoming a medical marketing manager. Now, I would like to invite our guest pharmacist Aysel Özgür to the stand to give her speech. Thank you, thank you. Actually, it's my first time in Medipol University Faculty of Pharmacy, also in Medipol University. I really like speaking English, so really thank you, really thank you. It was really honor to speak with you in medical side on English, especially, here my slide, perfect. Especially in pharmaceutical industry or pharmaceutical companies, they expecting their employee, their newly employee, speaking good English, speaking freely English actually, speaking expert English, also in medical side. So you're really lucky, please feel lucky about it. And I would like to start my presentation with a small brief of it. Again, how I decided to work in pharmaceutical industry and what I did to become a pharmacist in a corporate life. It's really important. At a glance, one regular working day, product manager, medical science liaison, business development manager, production manager, maybe in R&D science, also R&D manager. And the last one, how about you? After this presentation, maybe we can talk about a little time with you. How about you? How about you thinking about working in a pharmaceutical industry, working in a pharmaceutical company, working for a, somebody else or somebody to hire you? We will talk about it. So let's start. How I decided to work in pharmaceutical industry. 2009 and 2014, it was my university times in Hacettepe, in Ankara. Actually, I was really want to become very first time 2009, when I was start in my faculty times, when I was start in my university times. I really want to be a corporate pharmacist. I wasn't expecting to open how I can say pharmacy shop or pharmacy, anything else to make with sitting. I will explain. So here is my motto: work hard, play hard. And the other side for marketing and medical side, work hard, travel hard. If you want to see the world, if you want to make conversation, make exchange opinions with the science leaders or medical leaders, actually it's a good area to start with your career in the pharmaceutical industry, because let's say from me, in these 9 years, I really made, how I can say, lots of business presentations to the doctors, to the pharmacies, to the corporate executives, blah, blah, blah. So I wasn't face to face between actually people, yes, normal people or sick people, yeah. Actually, I was working for sick people, but not between them, not face to face them, just working with other medical experts. Yeah, I really like my work area for this. So travel hard is the best one in pharmaceutical industry for marketing and medical. And what did I do? Became a pharmacist in corporate life.
learn foreign languages, not just English. I feel really sorry about it because nowadays English is, sorry, but not enough. The companies ask us, so second one, what was your second language? Maybe Russian, maybe French, maybe German, maybe Arabic, because some Turkish companies planning to expand their business to Arabian countries, so they need who speak Arabic and English together, for example. For other global companies, maybe Mr. Chara will said, they need some other languages like German, like French, speak with both of them with English, and attend more than 30 congresses in my education life. So it's really important to see other professional in the Congress, at the Congress time, organized more than 10 congress in my education life, in Ankara, in Istanbul, in Eskişehir, in Izmir, blah, blah, blah. Took an active role in student clubs as a president, as a member, for example. Followed pharma business magazines. We know all you have a chance to reach internet. You have Instagram, you have Twitter, maybe you have TikTok, I don't know. But there's something really important here. When you spend time in online, I think at least 50% you should follow some business magazines. You should follow some business leader that you want to become, that you want to be like them. It's really, really important. Please don't watch just TV shows or don't watch just comedy. Please follow some business issues, okay? And make productive internships. Yes, it's really important one because when I was a student, I made my R&D internships, I made my clinical pharmacist internships. Then I decided to not to be one of them. I didn't want to be an R&D personnel because you see, I really love being on stage. I really love being in a good condition. Good condition means I really like, how I can say, really like coiffeur, hairdresser. I really like hairdresser because on my character, my personal character, I really I don't want to change my clothes for every business unit by one by. But if you want to be R&D manager or R&D executive or R&D worker, you should change your clothes of almost every section, It wasn't good for me. Other side, clinical pharmacist. In my time, almost 10 years ago, there wasn't no clinical pharmacist. Maybe now after EUS examination, maybe we can think about the clinical pharmacist. But in my time, 10 years ago, it wasn't an option. So I not to be decide clinical pharmacist, and I figured it out that I really like speaking. I really like giving some lecture. I really like being on the front of the stage and make strategy, make selling strategy, make medical strategy. Then start my career as a product manager in a pharmaceutical industry. So what is a product manager, or very, very small, very at a glance, what make
a product manager in a one day, one working day. Not, not a regular working hours that we have, because sometimes our plane can be at 6 o'clock, so you should have to work up 3 o'clock, and you can be at home, for example, again 3 o'clock. So actually you work for one day, but you work almost 24 hours. Little bit exhausted, yeah. When I said like that, it hears a little bit exhausted, but also it came with the, how I can explain, good opportunities. Yeah, came with the good opportunities, and the product manager manifesto is, it's really important, focusing, saying something to brave a good strategy, to brave and make a good strategy for the product, for the medicine. Be patient, actually, yes, that's the point, that's the important point. Be patient, be curious about the product lifetime, so it's really important. And here is the product manager, a weekly schedule, and it's actually less, because when you have a congress for the attend, the congresses are always Saturday or Sunday in Turkey, you know. And when I was work for Gen pharmaceutical company, and I should have attend almost 30 congresses in a 1 year. That means I worked 30 weekends. You see? So a little bit hard, yes, I understand. But it's the travel side is a very good one. And the other things, let me hear. Job responsibilities, creating marketing, yes, creating marketing strategy, creating for strategy how to sell to the pharmacies, how to promote to the doctors some medical product. That is your responsibility of a product manager. Medical manager, it's really same, really near, not the same, sorry, really near, not the same, but the work schedule is really near. Like how I'd say before 30 congresses I attend when I was working in again, and also medical manager should have attend lots of congresses. And the medical manager have to, how I can explain, make more anlaşılabilir. Understandable, thank you. Make more understandable the medical papers to the local doctors, to the local workers. So medical manager actually works more standby as a product manager, little bit more standby. And I think you cannot see, but here there is a presentation sample, and medical manager sometimes almost 40% of his or him worker times make presentations. Medical science liaison. Medical science liaison in Turkey actually a little bit like a medical representative, higher medical representative in some hematology companies, some oncology companies. They have medical science liaison as like worker medical representatives to the doctors, because they don't have enough medical manager to make presentation. So they hired low profile worker for make more presentations to the doctors, to more presentations for the hospitals and the clinicals, and like a medical science liaison. And they prefer this medical science liaison job as from pharmacists and from the doctors.
business development manager. Actually, I really like this position. I was for 8 months like a business development manager, very near for a Turkish company. It was really we really took a life to you because you are not making just one product strategy. You are making whole company strategy for 1 year, for 3 years, and for 5 and 10 years. So it's really exciting, really, really making good issues. And of course, a little bit complicated and a little bit thinking over the box need for business development manager. Production manager, yeah, I said before, production manager and R&D manager should have worked in a fabric, in a pharmaceutical fabric, in a pharmaceutical company itself. So it's a little bit standby. They have to wear these on the work area. So it's not okay for me, but of course, some of them can be like, and some of them can be enjoy to make new medicines, new products in this laboratory size. R&D manager also. Yeah, maybe you can think about R&D manager and product manager looks like the same, but really not the same, because production manager is make just rules, make just SOPs, but R&D manager write the SOPs. R&D manager make the decision what kind of formulation they should have production line. So it's more complicated job, and looks like this. R&D manager here, you can see, like making an diamond. Thank you, making a diamond, but again with a white color, with a specific glasses, not with good nails, not with in front of the stage. Some of them maybe it's okay for you. So let's talk about, I think my last 5 or 6 minutes, really sorry, I have to go to another meeting, which is, thank God, it's Asian side. But let's talk about a little bit 5 minutes about you. How should your unusual working day to be? And do you want to travel, field worker, or be a desk job person, medical or marketing, or both of them? Who wants to speak? Or maybe doesn't. No one wants to speak. I'm not sure. Maybe second question is very clear. Yeah, please. Hello. Laboratory. Mm-hmm. You want to read medical papers, you want to make laboratory job, and you choose desk job person. Yes, I'm choosing medical person. Thank you. And more? I think it's okay. So you will think about it, and every time, anytime you need, you can reach out to me. But Çağrı, I want to say something. They cannot reach me in Turkish, okay? They should have to write me in English, or they should have called me in English, because I am the English misafir. Guest, yeah, I am the English medical or executive guest. So is it okay? You can give my email address, you can give my number, but just in English. If you text me Turkish, I will not answer. Thank you. We would like to thank Mrs. Özgür for her valuable speech.
I invite Vice Dean of Istanbul Medipol University Faculty of Pharmacy, Associate Professor Günleri and the accountant of Medupsa, Muhammed Fatih Şahin, to present her flower and mortar to our guests. Now, we ask you to confirm your participation in the third session by scanning the QR on the screen. We continue with our fourth and the last session before noon. Before inviting our guest to the stage, I would like to briefly talk about him. Pharmacist Çağrı Malkoç, graduated from Istanbul University Faculty of Pharmacy. He completed his master's degree in management and organization at Marmara University. He started his career at Merck Pharmaceuticals and Chemicals Commerce Incorporated company and later worked as a drug safety officer, drug safety manager, Southeast African health economics manager, and then patient safety manager for many years. He has been working as a country safety head at Biogen Turkey Pharmaceuticals Commerce Limited company. I would like to invite our guest, pharmacist Çağrı Malkoç, to the stand to give his speech. Thank you, welcome. So, I'm so happy to be here. We were discussing in the hall. I felt that I am 5 years younger when I met with you, so that's really nice. Being with students and being with young people, it's really helping us. So it's really motivating us, giving us energy. So today I would like to give you some brief about. I need the pointer. So today, I would like to give you something about me. I would like to give some more information about me. Who am I? What is my previous experiences? How I come to this point? And also, I would like to give you about if you join a pharmaceutical company, what will be your options? In which department you can work as a pharmacist? Because as being a pharmacist, we have a lot of options, and I like this thing because I like options, so I can choose whatever I want. That's why I would like to give you a glance of the departments, what they are doing, and which might be, you can decide which might be a better department for you. And at the end, I will give you a recipe about being successful, but that is my recipe, so I use that recipe. If it's not working for you, you will do something else, but this is my experience that if I do this kind of things, then I become successful. So, who am I? I am a pharmacist, as you know, and I did my master's degree in management and organization in Marmara University. I really like management and leadership. That's why my thesis was also about leadership, transformational leadership. So if you join a pharmaceutical company, in time you would like to be a manager and you would like to lead people. So for that, I would suggest you to study about what is a manager doing, what you would do, what's a good manager, what you would do to lead a team. And I would like to give you about my reason of being a pharmacist and also working in pharmacovigilance. So, you know, if you have a reason for doing something, then your life becomes a little bit more meaningful.
And why I became a pharmacist in my childhood, it is coming from my childhood, I become a lot of times sick. So I just wanted to help patients, and that's why I choose pharmacy. And from there, when I started my career in pharmaceutical industry, I wanted to work in pharmacovigilance, because I will give you some more information, but I'm sure you also know about what is pharmacovigilance. I think pharmacovigilance department is the best way to support your patients working in a pharmaceutical industry. That's why I choose pharmacovigilance, and I'm doing it with passion. What are my previous experiences? As the announcer told, I started in Merck as a warehouse manager, and in that position, I learned what is GMP and what is GDP. Of course, we have studied in university this kind of topics, but when you start your job, you will learn it from the beginning. It will be another university for you. So you need to learn how to learn. And then I started pharmacovigilance, and then I worked as a pharmacovigilance specialist and also quality specialist at the same time. So in quality, you learn how to do a job with a quality. It is really helpful for you in your career, because you would do anything with a quality, it will improve your results. And I also had an experience in South Africa as a market access manager, health economy manager, and that was really something different for me, because I went to a country which I never know, which I never visited before, and I worked in a department which I never worked before. So it was really a good experience for me, and it gave me some really good trust of myself, because now I can say that I can go any country and I can do any job, because I experienced it before. So I would encourage you to also do this kind of different things. So it will also improve you, and it will also help you to improve your trust. And I also would like to give you some information about my hobbies, because life is not all about job. You should have some hobbies. This is the passion that you will have you. So, for example, I think you cannot see that, but it's a scuba diving experience. So this is from Kash. I really like scuba diving, because scuba diving, like you are an astronaut and you are visiting a foreign planet. It's not like you know the world. So if you have any chance, I would really suggest you to try being a scuba diver. I do snowboarding. This is also really enjoyable, because when you are doing snowboarding, you have to be there 100%. If your focus has slipped away, then you will fall. That's why this will help you to focus what you are doing. It will really help you. And then the last topic is my favorite. This is from last year. We celebrated Trabzonspor winning the title, so it was really helpful for me. So because I am from Trabzon, so it was really enjoying time for me. So let's look at what is your options when you join a pharmaceutical industry. As I said, as a pharmacist, you have a lot of options. And being a pharmacist, I think this is the most important thing, because if you want, you can own your business. Or if you want, you can work for a government. But if you want, also you can join a pharmaceutical industry. And in pharmaceutical industry, you have a lot of options. I will give you some more details about what these departments are doing for. But for pharmacovigilance, you will have a positive discrimination, because according to regulation, the pharmacovigilance qualified person has to be a physician or a pharmacist. And I can say that physicians are not really preferring to work in pharmacovigilance. So as a pharmacist, if you will work for a pharmacovigilance department, then you will have a positive discrimination, and it will help you, because there is a competition to have a job in pharmaceutical industry. And as a pharmacist, definitely you will have a big potential. For example, I am the lead of AIFD pharmacovigilance group,
And in that group, we are meeting with all multinational companies, pharmacovigilance qualified persons. All of them are pharmacists. We don't have any physician or any other job. So all of them are pharmacists. So I know starting for I think one of the important thing is you should start in a position that you would like to extend. Because changing career, of course, it's good, but you should do it in the beginning. You should know which department would be really useful for you. So in order to do this, you need to see it, you need to experience it. So you should use your summer time to go and work for pharmaceutical industry and to experience what they are doing, to see the environment, how they are communicating, what is the important topic. So you will learn a lot of things from there. So if we go to some details, I will give you some details about the different options that you can work. As in the pharmacovigilance, what we are doing, our purpose is to ensure the safety of the patients. And this is our purpose. That's why I really like working in pharmacovigilance. And what we do, we collect all the adverse events that can happen to patients, and we communicate it with the health authority. We are trying to be sure that our product's benefit-risk ratio is good, and always the benefit is more than the risk that product getting. So if you are working in pharmacovigilance, you need to be a technical person. But if you extend your career in pharmacovigilance, then become a manager, then of course you need to be also a leader. Because there will be some time which will be really stressful, because pharmacovigilance is generally working with a small number of human resource, but with a high workload. So you need to be, you need to trust yourself and do your best. And I can talk about pharmacovigilance for hours, but let's continue with the other one. So in regulatory and market access, for example, for regulatory, you will do all the job to get the license in your country, and to get the updated of that license. If you are working in a multinational company, the job is a little bit easier than a local company, because all the documents will come from headquarters, and you will translate them, and you will localize them, and then you will submit them to a health authority. But if you are working in a local company, you need to create that documents. So that is a little bit difficult than a multinational company. And in market access, so you know, in Turkey, the medicines price are set by health authority. And market access job is to have that price at the maximum level. And also, if your product is reimbursed, then you need to negotiate with Social Security institution to get that reimbursement result. So here, again, in regulatory and market access, as a pharmacist, you will have a big chance, because you will be in touch with pharmacists in health authority and in Social Security. So this will be a good options for you. And the other one is medical and clinical trials. Medical, as I told about, you will have a lot of travel, and you need to prepare the medical strategy of product. Lately, I know that pharmacists are starting working as an MSL, a medical science liaison. In that position, you need to visit HCPs, and you need to explain your product's medical side to the HCPs, and to try to convince them that your product is good. And this needs a lot of travel. If you like travel, this can be your entering point for the pharmaceutical industry. But if you don't, please don't try it. For the clinical trials, this is really a curious thing, because you will work for new medications that are coming to market. So you will manage the clinical trials. You will manage how the patients are enrolled in the clinical trials. And you know, there are a set of rules like GCP rules, and you need to be sure that everybody is following these GCP rules during this trial. That's why
if you are working in a clinical trial, you will visit HCPs like clinical trial sites, and you will be sure that they are following GCB rules, and that clinical trial will have a good result at the end. And for the quality assurance, I worked also in quality assurance and as a quality specialist. And as a quality person, you are responsible for all processes in the company, and you have to be sure that all are quality. And you are also responsible for the quality of the product. Let's say you have received a quality compliant for a product. You have to analyze it, you have to investigate it, and you have to respond back to the patient if your product is not quality enough, or if it is quality but patient didn't understand it correctly. So in quality assurance, sometimes you need to audit your friend, because as a quality department, you are responsible for the quality of all departments. That's why you need to audit your friend, and if they are not doing something according to processes, then you need to observe that and you need to write that in that report. So when I was in quality, I was trying to not to have a lot of friends, because I was thinking that if I will have a lot of friends, then it may affect my judgment. But then I understand that without networking, you cannot do anything in pharmaceutical industry. So I will come to that also later on. At the end, sales and marketing. So if you would like to be a CEO, a general manager of a company, this two position would be the best for you to start. Because if you start sales, you would understand what they are doing in the kitchen. So you will see the sales, you will see pharmacists, you will see HCPs, you will understand what is happening there. And you will try to convey your messages to HCPs, pharmacists, and of course physicians. And if you are in marketing, you are building your strategy of your product. How you will promote this product to pharmacists, to physician, and to general public if there is any option for that. So marketing and sales is a really good starting point for you if you would like to be a GM, be a CEO of a company. The other ones are a little bit stuck in at the executive level, but you cannot go to GM position. Until now, do you have any question? Okay, I will give you some more at the end. So as I said, I would like to give you my recipe about being successful. As I also said, it's not one way. There are a lot of things, there are a lot of ways to be successful. This is only my experience, and I will give you that from my perspective. Without starting anything, hard working is the number one rule. Without hard working, you cannot do anything. And in pharmaceutical industry, you will be expected to provide always good results. And in order to do that, hard working is the number one rule. And I think this is not only for pharmaceutical sector. In university, you have to work hard to get a good result. That's why this should be, this should be something that number one rule for your life. If you will working hard, in a way you will be successful. Maybe in 2 weeks, maybe in 2 months, maybe in 2 years. But if you will continue to do that, you will be successful. That's for sure. And you need to be reliable. If you are promising something, then you need to deliver it. If you cannot deliver it, then don't promise it. That's really important for me. I need to know that if I'm giving a job to a person, and if they promise that they are going to deliver this job at the end of this month, then I need to have it. Otherwise, you will not be a reliable person, and it will affect your perception. Open the feedback is some of my really famous topic, because I really like getting feedbacks. So sometimes people think that getting feedback is bad. No, it's a gift for the receiver, because if somebody is giving you a feedback, then that person would like you to be improved. And
I would like to give you a suggestion that if you receive a feedback from anybody, thank to that person and try to think why I received this feedback. If you do this, sorry, sorry, if you do this, then you will improve because some of your skills you don't see. The other people can see and they can provide you feedback. And if you do this, you will improve. Being positive is working everywhere, not only in pharmaceutical sector. I am trying to be positive every day because if you start something with a positive attitude, you will have a better result. It's really working. And I know that from researchers, being a positive people, it will also expand your lifespan. So this is really important. Being solution-oriented is also really important because if you are only stuck in the problem, you cannot solve the problem. If you are looking for the solution, then in a way you will find the solution. So when you face with a problem, please try to think about how I can solve this issue. If you only stuck in the problem and say that, oh, what's happening to me, why these are happening to me, then you cannot solve that issue. And at the end, trust yourself. Really trust yourself. So I am thinking about my version when I was university. Most probably all of you are better than my version in university. So trust yourself. When you meet with a pharmaceutical industry person, make yourself that you trust yourself. Because, for example, when I have interview with candidates, I really look their potential. I don't look how much technical information they know. If I know that I can teach this person, then I can hire that person. But if I see that that person is not trusting themselves and that person cannot learn this job, then I wouldn't hire. So this is really important. Trust yourself. Give your 100% in job interviews, especially. And as some other things, in the beginning, I also told you that if you start in a pharmaceutical company, it will be a new university for you. You will learn a lot of things in university, but in pharmaceutical industry, you will learn a lot of things a lot. And if you learn how to learn, then it will be really helpful for you to improve yourself. And I can see that when I was starting my career, I was started with some other people, and the difference that we have is my learning ability. If I learn more, I will be a better person. And be passionate, please. Whatever you do, be passionate. And the first impressions is so important. So I would really suggest you to work on it. If you are meeting with a new person, think about it. What should be my first impression to that person? And if you think about it, you will try to improve it. At the end, I was not really a friend-making person in the beginning of my career, then I understand that networking is so important. Yes, that is really important. For example, today you will meet with a lot of experienced person, so try to make a network with them. That is really important. I think there was a research, 100 CEOs were asked how they become CEOs, and 60% of their response was network. So please be the importance of the network. So try LinkedIn, try to connect with experienced people, ask them questions, try to make them aware that you are interested in that topic. Otherwise, if you are not networking, you will start in the 1-0 behind. And at the end, I will suggest you to make your SWOT analysis. You know what SWOT analysis? Okay. SWOT analysis is really important because, as I said, in pharmaceutical industry, you have to always improve yourself. And in order to do that, you have to be aware of what my development topics are. If you don't know, you cannot improve it. If you know, then you can work on it and you can try to improve it. So by doing the SWOT analysis, do not do it on yourself because you cannot see everything. You should ask your friends, you should ask your the teachers, you should ask your professors because they would see something they
that you cannot see. So SWOT analysis, you should do it maybe in 2 years, every 2 years. So when you improve yourself, you can move some topics from development part to your strength. It is really important for you in your career. For some skills, there are some skills that would be beneficial for you before you graduated from the university. But foreign language is not from them. That is a must. You have to know English at least, and you have to be fluent on that. I would say that if you are looking for a job for a multinational company, then number one rule is English, because you will have an exam during your interview period, and if you don't get the good result, then you will not be hired. This is really important. There are some other skills that you need to learn, but these are optional. You can do it before you join the company. It will be really helpful for you, because there is a contest. Contest for the job, and if you would like to be ahead, then you need to improve yourself. I will give you also one more topic, which is the communication. If you know how to communicate, that will be helpful for you in every area of your life. It's not only in the career part. It will also help you in your private life. That's why communication you need to learn. Please read about some books about communication, how to communicate good, how to communicate positively. That is really important. That will really help you, because there is a saying that your altitude will be defined by your attitude. So your attitude will affect your career a lot. Be positive, be passionate, and communicate really positively. This will help you during your life. So if you have any question, I would love to hear. We would like to thank Mr. Malkoç for his valuable speech. I invite Assistant Professor Neda Taner and Education Department member of Medupsa, Damla Pelin Yılmaz, to present his flower and mortar to our guests. We ask you to confirm your participation in the fourth session by scanning the QR on the screen. And also don't forget to participate our raffles, which came from Vitago and Cosmet, by scanning the QR on the screen again. We all thank you to spare time for our English session of Kariyer Days as Medupsa team. Before we pass to our Turkish session, we are taking lunch break for an hour. See you at 2:30 p.m. Thank you.
Arkadaşlar merhaba. Ben Yaren. Pazarlama İletişimi ve Reklamcılık bölümünde tezli yüksek lisans yapmaktayım. Ve tezim için sağlık öğrencilerine bir anket yaptırmam gerekiyor. Ekranda yansıtan QR kodu okutarak anketimi 5 dakikada cevaplayabilirseniz çok sevinirim. Ve bu güzel etkinliğe katıldığımız için teşekkür ederim ve Melih Bey'e de teşekkür ederim. Evet, Sayın Dekanım, Sayın öğretim üyeleri ve elemanları, kıymetli konuklarımız ve değerli arkadaşlarım. İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencileri Birliği Medupsa olarak bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Kariyer Günleri'nin Türkçe oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Bir insan hiçbir zaman nereye gittiğini bilmediği zamanki kadar uzun yol gidemezmiş. Bizler bugün buradayız çünkü hedeflerimiz var. Kimimizin fikirleri değişip dönüşecek, kimimiz kendisini bambaşka yerlerde bulacak belki, ancak hepimizin ortak bir amacı var ki o da kariyer yolculuğumuza yön vermek sanıyorum. Çünkü bizler için gideceğimiz yönü bilmek hızdan daha önemli. Şimdi yolculuğumuza ışık tutacak bir konuğumuzu, Profesör Doktor İbrahim Sayın'ı Bir Nefeste Kariyer Yolculuğu başlıklı sunumunu yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Merhaba, herkese. Sesim her yere ulaşabiliyor mu? İsim ben Sayın Aslan Aslan Bilgiler ve Ulaştırma Teknolojileri Teknolojileri Sınıfları şu an burada. Yapabileceksiniz senin
mi duyuluyordu? Ha. Vay. Kendime güvenim arttı. Biraz azaltabilir miyiz? Birazcık daha. Evet. Bu iyi mi şu anda? Kulağını tırmalayan kimse yok. Süper. Bir nefeste kariyer yolculuğunun altına anlattığım şeyleri lütfen katmanlayın. Sosyal konuşmalarda şöyle bir şey oluyor, liseden geliyor diye düşünüyorum. İnsanlar bir geliş, gelişme ve sonuç arıyorlar. Yani bir sunumun içerisinde. Yani kariyer yolculuğuna çıkartacak, yapılanları ona içine de donanımı verecek, sonra da yolculuğu bitirecek diye. Sosyal konuşmaların böyle bir hedefi yok. Sosyal konuşmalar kat kat, herkes buradan meşrebince alacak. Şurada yazan AC4'ün ne olduğunu bana söyleyebilecek kimse var mı? Neden? Zamanlamayı değiştirmişim bakın. 2023 değil, AC4 yazıyor orada. After Corona 4. Zaman artık böyle çizelgeleniyor. Bununla tanıştırarak başlayayım sizi. Çünkü benim şimdi anlattıklarımın hepsini bir de bir kat daha şu anda fark etmediğiniz ve 10 ila 20 yıl içinde önünüzde şekillenecek dünya ile birlikte düşünün diye tavsiye ederim. Size ne olduğunu anlatacağım zaten şimdi. Yolculuk dediğiniz şey galiba bir kariyer yolculuğunda yapmak gereken ilk şey şu olacak. Hani herkes aynı şeyi söylüyor. Bir üniversitede de olmuştu bu bana. Mesela demişlerdi ki hocam, üniversiteye öğretim elemanı alırken hangi mülakatta hangi soruyu soralım? Ben de şu cevabı vermiştim. Bu soruyu sorun. Yani üniversitede akademisyen olmak istiyorum. O zaman üniversite nedir diye sor. Akademi nedir diye sor. Bir de akademisyen nedir diye sor. Bu 3 sorudan bir tanesini tam olarak cevaplayabilen birisi varsa rahatlıkla alabilirsiniz. İlk yapmanız gereken şey her istediğiniz şeyin sözlük karşılığına bakmak. Kariyer dediğimiz şey aslında bizim, bakın orada anlatıyor, bir meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşama. 2 tane unsur var. Bir tanesi zaman, bir tanesi de çalışma. Peki bu sözlük tanımıysa benim size zaman kullanımı ya da zamanın önemi ya da çalışmanın önemi gibi bir şey anlatmama gerek var mı? Bence tercihen yok. Çünkü bu minimum gereklilik. Hani herkes bu kariyer yolculuklarında der ya, çalışmak lazım, bir hedef koymak lazım, hedefe doğru gitmek lazım, azim göstermek lazım. Buna gerek yok. Sözlük karşılığını açtığınız zaman zaten kariyerin, ki kariyer kaynak olarak bir Fransızca bir kelime. İngilizce'de kariyer yaptığınız zaman da aslında bir transport aracını tanımlıyor. Ama şurada anlatmak istiyorum size, kariyer dediğiniz şey herkesin yolculuğu birbirinden farklı. Bunu sizin aklınıza şu yüzden yerleştirmek istiyorum ben. Aslında hep şey gibi düşünülüyor. Yani hani büyük başarılar kazanılması gerekiyor gibi düşünülüyor. Halbuki öyle bir şey yok. Şimdi ben hepinize söylesem, desem ki yani size hepiniz bir ay sonra bir aylığına tatile çıkın desem gibi bu yolculuk. Her birinizin çıkacağı tatil birbirinden farklı. Yani belki siz muhtemelen İstanbul'da kalacaksınız. Sen memleketine gideceksin, sen Amerika'ya gideceksin, sen Uzak Doğu'ya gideceksin. Senin finansmanın bunun için bir gün yetecek. Sen bir günlük finansmanı çok daha iyi kullanıp belki 2 gün yolculuk yapabileceksin. Sen bir network'ünden kaynaklanan belki orada bir tanıdık bulacaksın, onun evinde kalıp bunu 5 güne çıkartabileceksin. Hepiniz aynı yolculuğa çıkacaksınız teorik olarak. Fakat her birinizin gittiği yer, orada geçirdiğiniz süre, edindiğiniz deneyim birbirinden farklı olacak. Bu yüzden herkesin yolculuğu birbirinden farklı. O yüzden tek bir şekilde bu sorunun bir cevabı yok. Fakat net bir tanımı, hani sunumun sosyal kısmına geçmeden önce bilmenizi isterim. Türkçe'de kariyer anlatıyoruz ya, hani şöyle bir cümle kurdum ben size, ya bu kariyeri tanımlamak çok zor gibi bir şey söyledim. Zor dediğiniz şey Türkçe'de tek kelime. Fakat İngilizce'de bu kelime 2 tane. Bunlardan bir tanesi complicated, bir tanesi de complex. Hayatınızdaki problemlere, kariyerinizdeki problemlere bu 2 gözden bir tanesiyle bakmanız gerekiyor. Complicated'dan kastımız araba motoru. Araba motoru baktığınızda karmaşıktır. Ama siz elinize bir kitapçık aldığınızda o kitapçıkla o motoru açabilirsiniz. O motoru açtıktan sonra oradan bir tecrübe edinebilirsiniz ve edindiğiniz tecrübeyle birlikte yeni bir araba motoru açabilirsiniz. O yüzden bakın, beyaz eşya tamircisi, telefon tamircisi diye bir adam vardır. Fakat gerçek anlamda hayatta kariyer gibi sosyal hayattaki problemlerin adı complicated değildir. Bunlar komplekstir. Kompleksten kasıt şudur. Bunlar bir sistematik içermezler, bir küpler bütünüdür. Mesela görürsünüz çocuğa karşı çocuk işçi meselesi, kadına şiddet meselesi. Herkes bilir, herkes yanlış olduğunu bilir ama kimse çözemez. Neden? Halbuki bir sistematik olmalı gibi düşünürsünüz. Bunlar birbirlerinin üzerine oluşturulmuş küplerdir.
Yani bir küpün üzerinde başka bir küp, başka bir küpün üzerinde başka bir küp. Bir odayı bitirirsin, diğer oda. Diğer sorunu aşarsın, diğer bir sorun. Dolayısıyla kompleks sorunlar şu gördüğünüz sarı taraftaki düşünce sistemiyle çözülebilirler ki kariyer yolculuğu dediğiniz şey net olarak kompleks bir şeydir. Senin kariyer yolculuğunu diyelim ki ben aldım yönettim, sana da bir Nobel verdirttirdim. Aynı sendeki modeli gelip sende uygulayamam. O yüzden genel prensipler, yani ben yolda toplarken ya da yolda giderken nelere dikkat ettim, biraz bu sunum bu olacak. Neden size after corona diye anlattım? Hani after corona niye önemli? Benim şimdi anlatacaklarım sadece 2 tane şey söyleyeyim. Bakın, bilim insanlarının koronadan sonrasında şu anda bile, bakın yeni yayın yapma, çalışma, yeni proje üretme, çalışma süresinin hepsinde problem var. Ve biz şu anda, benim şu anda size anlatacağım dünyanın bir 30 senede gerisine gittik. Kim için? Literatür bu gördüğünüz şey. 4 grup insan tehlike altında kariyer açısından. Kendinizi görebiliyorsunuz herhalde değil mi orada bir yerde? Neden? Kaynak kullanacaksın. Bir yerde eğitim alacaksın. Bir şekilde uluslararası dolaşıma çıkacaksın. Ve 4 grup insan özellikle pandemi gibi durumlarda daha da dezavantajlı hale geliyorlar. Yani siz benim anlatımımı bir büyütün. Anlatabildim mi yapmanız gerekenleri? Özellikle bakın şu hadi mali açıdan dezavantajlı olanlar neyi kastediyoruz? Şunu söyleyeyim size. Amerika, İngiltere'de sizin patent almak için harcamanız gereken para 1 iken Afrika'da 10. Mali açıdan dezavantaj bu. Yani onun hem parası var, hem parayla 1 harcayarak alıyor, öbürünün parası yok. O 10 harcayarak bunu alabiliyor. Aradaki uçurumu görüyor musunuz? Şimdi siz bizi aradaki istediğiniz yere yerleştirin. Yani nereden yerleştiriyorsanız yerleştirin. Şunu anlatmak istiyorum başarı açısından. Bu benim TED konuşmamdaki de başlıktı zaten. İstanbul'u fethederken, İstanbul'u fethetmek bizim tarihimiz boyunca en önemli etkinlik. Yani bir çağ açıp, çağ kapatıp çağ açmışız. Sadece bilimsel olarak size bir şey anlatacağım. Bunu kendi hayatınıza uygulayın. İstanbul'un fethinde kaç tane hadise var? Böyle aklınıza ilk gelen İstanbul fethinde bizim kullandığımız savaş stratejisi. 1 gemi, 2. Boğaz kesen ne ya? Şahi olmasın o. Adı boğaz kesen mi Türkçesi Şahi'nin? Tamam, şey var, başka bir şey yok mu? Bir top var, bir de gemi karadan yürütme var. Bakın size anlatayım. Konvansiyonel bilim, yani şu zıplamaya, şu konfor alanlarınızdan falan bir çıkmaya çalışmayın. Yani çıkmadan öncesinde bir hazırlık yapın. Şunu anlatıyorum. Biz bir İstanbul fethetmek istiyorsanız gerçekten çok kuvvetli bir organizasyonunuzun olması gerekir. Yani kuvvetli bir kariyer istiyorsanız her şeyiniz yerinde olacak. Olanaklarınız, network'ünüz, desteğiniz, buna ister akademik deyin, ister ailevi deyin. Sizin yolu yürüyüş şekliniz, şansınız, kurallara uymanız gibi pek çok şey birleşerek ancak çok müthiş bir kariyer yapabilir. Ama sen mesela bu kariyerin içerisinde daha konvansiyonel bir kariyer seçtin. Bu senin adına başarısızlık anlamına gelmez. Çünkü sonuçta biz bireyler olarak bir kariyer oluşturabiliriz ama sonuçta içinde bulunduğumuz toplumu ileri götürmekle görevliyiz. Fatih Sultan Mehmet'sin. Tamam. Sana söylüyorum. Ya sen gözümü, yani orada sen varsın şu anda. O zaman sen Fatih Sultan Mehmet ol. Bak şimdi size anlatayım konvansiyonelle diğer orijinal fikrin farkını. Şimdi sen geliyorsun topla. Yani şey yapıyorsun. Surun yanına geliyorsun. Bakın bu sur. Elinde de bir tane top var. Topa bakıyorsun, sura bakıyorsun. Diyorsun ki ya arkadaş bu top bu suru yıkmaz. Çözüm ne? Topu büyütün. Peki topu büyütenler başarısızlar mı? Yani İstanbul'un fethini sağlayan bu resmin içerisindeki o surları dövenler. Hani hep biz gemiyi karadan yürütmeye atfederiz şeyi. Hani gücümüzü oraya atfederiz. Halbuki esas olan şey, hani esas olan şeylerden bir tanesi o top. Konvansiyonel bilimin iyi bir uyarlaması. Bakın orijinal fikir öyle bir şey değil. Orijinal fikir dediğinizde aynı şekilde geldin, zincir var. Geminle geçeceksin buradan. Bir çözüm, keselim bu zinciri. Kesemiyorsun, çok kalın. Bağlandığı yerden sökelim, sökemiyorsun. Üstünden atlayalım. Çok orijinal fikir. Ama uygulanamaz. Öyle bir uygulanırlık meselesi olacak. Niye diyorsun? Gemiyi karadan yürütelim. Süper fikir. Şimdi ben de şu Medupol'ün girişine size bir tane gemi koysam hepiniz çıkar bakarsınız, bir tane de selfie atarsınız onunla birlikte. Fakat şurayı bir iyi anlayalım. Gemiyi karadan yürütebilmeniz için
Bir, kas gücüne sahip olacaksınız. Çok büyük hem de. Ciddi bir paranız olacak. Çok ciddi bir stratejist olacaksınız siz yani. Onu yürüten adamdan bir tane falan geldi yani. Sonrasında siz bir risk alacaksınız. Filonuz yukarıya çıktığı zaman, yani karaya çıktığı zaman yok edilebilir. Bakın, orijinal fikir çok güzeldir. Ve o kişiyi buraya getirir, oturtur. Ama buradaki insanların %90 ila 99'u için kariyer seçenekleri konvansiyonel alanların içerisindedir. O yüzden bir kişinin bir diğeriyle kendisini karşılaştırarak bir eksiklik ya da yapmasına gerek yoktur. Çünkü herkesin yolu kendine. Bizim bahsedeceğimiz kavramlar kendi yolculuğunuzun üzerine olacak. Son mesele, geçmeden öncesinde şeylere, benle ilgili şeylere, bir de herkesin bir meşrebi vardır. Bazı şeyleri duyar, bazı şeyleri duymaz, bazı şeyleri yeteneklidir, bazı şeyleri yeteneksizdir. Şimdi karşımda ben varım, Özgür Demirtaş var, herkes tanıyor değil mi? Özgür Demirtaş sana bir öneride bulunsa yapar mısın? Yaparız değil mi? Şimdi benim de herhalde yapacağımı düşünürsün değil mi? Şu Önder Ergün'ü tanıyor musunuz? Önder Ergün'ün Türkiye'nin en iyi bilim insanlarından bir tanesidir. Açık ara yani, öyle söyleyeyim size. Hani biz falan herhalde sağ cebinde falan kalırız yani onun. Bu gördüğünüz şey AstraZeneca Oxford grubunun pandemi belgeseli dünyada çekilmiş. Ve ben yönetmiştim bu programı. Şimdi programı yönetirken konuşmalar yapıyorsun önünde arkasında. Önder Hoca şöyle bir şey söyledi. Şimdi pandemiyle ilgili söylediği şeyler bu gördüklerinizdi. Fakat şu ilk maddeyi diyeceğim. Dedi ki hocam, bu dönemde debate makaleleri, tartışma makaleleri daha çok kabul edilebilir. Bir de dedi, klinikle deneysel veri arasındaki korelasyon makalelerinden yazarsan, onlar dedi şu anda çok iyi kabul görür. Yukarıdaki iki tanesini görüyor musunuz? Bakın debate yazıyor üzerinde, bakın debate. Öbüründe de bakın experimental link to clinical data yazıyor. Bak bunu beynim aldı benim. Özgür Hoca ne dedi bana biliyor musunuz? Hocam dedi bakır al. Şu gördüğünüz şey bakır eğrisi. Bana bakır al dediğinde şuradaydık biz. Ve benim beynim bu cümleyi duymadı. Sonra geri çözümlerken fark ettim. Üzerine basa basa demiş ki hocam bakır al. Neden böyle bir şey söylüyor biliyor musunuz? Yani şöyle bir şey var, hepimiz sonuçta para kazanmayacak mıyız ya da parayı yönetmeyecek miyiz? Ben şurada bakır alsaydım, yani burada değildim. Öyle söyleyeyim. Yani öyle bir, bakın şu eğri burada yani. Sebebi de ne biliyor musunuz? Şeyi analiz etmiş. Dünyadaki bakır arzını, bakır tüketimini, online durumlardan kaynaklanacak işte bilgisayar olacak şeyi, ondan sonrasında bilgisayara olan ilgiyi vesaireyi falan sonuçta bakmış. Demiş ki bakır mevcut üretimi karşılamıyor, bunun fiyatı muhtemelen 5 katına çıkacak demiş. Ama benim beynim bu cümleyi duymadı. Zaten genelde konuşmalarda da söylüyorum. Zaten çok parayla ilgili bir derdi olan bir adam olsaydım zaten burada olmazdım. Bir, ikincisi de zaten siz de öyle olsaydınız siz de burada olmazdınız. Bazen 8'de falan üniversitede konuşma yapıyorum. Diyorum yani bu nasıl bir aşktır yani hani bazılarının bazı şeylere yeteneği vardır. Yani para kazanmaya bir yeteneğin yoksa ya da bölüme bir yeteneğin yoksa orada bir müddet varlık göster. Ne olduğunu anla ama oradan gidemezsin. Sende yok ama yukarısı benim iyi olduğum bir iş. Yani koydun mu sabah makaleni veririm ben senin. Dolayısıyla bu yüzden anlatacaklarım hiçbirisini kendinizi bir yere hedeflemek ya da bir Nobel aldırmak amaçlı olarak düşünmeyin. Bu yolculuk nereden nereye kadar sürecekse. Benim aklıma 3 tane şey geldi. Yolculuğa çıkarken ne isterim ben? 1, bu yolculuğun felsefesini bilmek isterim. 2, bu yolculukta yanıma ne alacağımı bilmek isterim. 3'üncüsü de bu yolculuk sırasındaki tavrımın nasıl olacağını görmek isterim. 3 şey bu. Size felsefesi için 3 tane şey vereceğim. Bu 3 şeyden birisi bir ağaç olacak, ikincisi bir piramit olacak, üçüncüsü de bir mürver asa olacak. 3 kural temelde. 1. Zaman ağacın büyümesi gibi. Yavaş yavaş olur yani. Tıpkı şey diye düşünün. Genelde ağaca baktığınız zaman hani toprağın üstündeki kısmını görürsünüz ya. Toprağın üstündeki kısmı çok önemli değildir. Kökte ne yapıyorsunuz o önemli. İnsanların görmediği yerde, görmediği derinliklerde, köklerinizi nereye kadar uzatıyorsunuz? Networkleriniz nereye kadar gidiyor? Siz nereden besin alıyorsunuz? Gövdenize onu nasıl aktarıyorsunuz? Yani insanların görmediği bir yer var sizinle ilgili. İlk kariyerinizde anlamanız gereken şey kökte gelişmek. Kökte geliştikten sonra gövdede gelişebilirsiniz. Ve daha küçükken, yani şu kadarcık bir tane fidanken, şimdi sen benim yaprağımı koparmaya çalışsan bana tırmanman lazım.
Hocam için itfaiye ile gelmen lazım falan yani. Fakat sen küçükken seni kenardan geçerken sana bir tekme atıp geçeriz. Daha fidanken. Kırıveririz yani. Yaprağını bir çocuk kopartır. Daha dokunulabilirsindir, daha kırılgansındır. Ama zamanla büyür. Ve bu zamanla büyüme, şu ağacı unutmayın, benim çok hoşuma gidiyor. Şu yukarıdaki şeyi indirebiliyor muyuz? Orası benim şeyimi bozuyor. Bence Csikszentmihalyi diye bir adam var. Şu Flow'un yazarı. Şöyle olur kariyer yolculuğu. Siz o sıfır noktasında şurada başlarsınız. Burada başladıktan sonra zaman geçtikçe bir yetenek edinmeye başlarsınız. Bu yeteneği edinirken beraber karşınızdaki zorluk miktarı da artar. Eğer yeteneklerinizle orantısız bir zorlukla karşı karşıyaysanız sıkılırsınız ve bırakırsınız. Eğer yeteneklerinizle orantısız bir zorlukla karşı karşıyaysanız da çok zor gelir, gene bırakırsınız. O yüzden bir ağaç gibi sakin, yavaş yavaş, zaman içerisinde kırılmayı göze alarak bir akışın içerisinde bulunmanız gerekir. Yetenek edinmek, gücünüzü edinen, biraz güçlenmek, biraz daha ağırlık kaldırmak. Biraz güçlenmek, biraz daha ağırlık kaldırmak. Biraz daha güçlenmek, biraz daha ağırlık. Sonsuz bir döngü. Nereye kadar gider? Bilmiyorum. Buradaki herkesin kariyeri var işte. Anlatabildim mi? Yani herkesin kariyeri kendince başarılı. Benimki de benimki şekli başarılı. Seninki de seninki başarılı olsun. Gözlerini hayatta kapattığın zaman de ki yaşadık ve çabaladık. Ama flow, bir akışın içinde olacaksın. Bir yeteneğin varsa da o yeteneğinle birlikte zorluk alacaksın. Celal Şengör'ün bir sözü vardı, sizin burada söyledim, burada söyleyemem, YouTube'dan yayınlıyorlar diye, sonra yanlış anlaşılır. 2. Piramit hipotezi. Bu hipotezi ilk 10 sene önce falan ortaya atmıştım ben. Dinleyin, çok mantıklı gelecek. Bir adamdan bahsediyorsun ya mesela, babandan, amcandan. Diyorsun ki şöyle bir şey anlatıyorsun bak. Diyorsun ki İbrahim Sayın diye bir adam geldi, bugün konuştu gitti. Bir de şöyle bir şey diyorsun babanla ya da birileriyle ilgili duymuşsunuzdur. O büyük adam. Ya da o eli kolu uzun bir adam. Ne tanımlıyor bu aradaki farkı sizce? Ben bunu matematiksel bir modele yerleştirmeye karar verdim. Bakın şu. Eğer hayatta bir tane özelliğiniz varsa, bu yolculuğu tek özelliğinize dayalı olarak yapacaksanız bir noktasınızdır. Yani bu dünyada bir varlığınız vardır. Bu kadar ama. Eğer iki özelliğiniz olursa bir doğru haline gelirsiniz. Ve artık bu hayatta ölçülebilir olursunuz ki zihninde senin bu adamın eli kolu uzun dediğin adamın iki özelliği vardır en az. Eğer üçüncü bir özellik ekleyebilirsen kendine, o zaman bir üçgen haline gelirsin ve bu hayatta bir alan kaplamaya başlarsın. Başarılı insanların çalıştıkları, zamanı ürettikleri, onlar minimum gereklilik zaten. Bu insanların birbirinden farklı özellikleri vardır. Bir komedyene bakın, bir sanatçıya bakın. Eğer bu aynı eksenden gelmeyecek dördüncü bir özelliği de ekleyebiliyorsanız buraya, o zaman bu hayatta bir piramit haline gelirsiniz. Bir piramit bir hacim demektir. Hacim dediğiniz şeyde de karşıdan size bakan herkes der ki bu büyük bir adam. Çünkü siz beni, anlattıklarımı şu anda 3 boyutlu görmüyorsunuz. Zihninizde beni 3 boyutlu oluşturan şey benim burada gördüğünüz performansımın tamamı. Adam buymuş da buymuş da buymuş da alanı kapladı mı? Bir de bunu yapabiliyor. Dolayısıyla Science da bunu kabul etti. Dolayısıyla kariyer yolculuğunda sizin tavrınız, sonunda da söyleyeceğim, kendinize özellik katmak olur. Bu özellik katmayı romantik olarak düşünmeyin. Yani sertifikasyon gibi bir şey düşünme. Özelliğin olacak yani. Sen diğerinden farklı bir şey olacak. İşte buradaki herkes, birazdan göstereceğim, herkes asanın peşinde. Tamam mı? Fakat asanın peşinde asayı ele geçirecek hangi özelliğin var? Yandakini nasıl ekarte edeceksin? Öbürünün nasıl önüne geçeceksin? Bir kötü bir şeyle nasıl karşılaşacaksın? Bundan ancak özellikle olur. Ki o donanımı zaten birazdan söyleyeceğim. Kural 3. Asası olan her adam iyi değil. Ne diyeyim, anlaşıldı mı? Asanın peşindeki herkes de iyi değil. Benim ilk sektörlerdeki çıkışım karanlık anlatarak başlamıştı. Yani ben şunu anlatıyordum. Neden biliyor musunuz? İş hayatında başarılı olan insanlar analiz edildiklerinde, aslında kariyer yolculuğunda başarılı insanlar analiz edildiklerinde aslında dark personality'lerinin aydınlık personality'lerinden daha belirgin olduğu görülüyor. Dark personality dediğimiz şey 4 temel unsur içerir. Narsist, sadist, makyavel ve psikopat.
Biri triyattır, birisi tetrattır. Bu 4 özelliğe sahip insanlar kariyer yolculuklarında diğerlerine göre daha avantajlıdırlar. Neden? Hiç düşündünüz mü? Bir narsist sizin karşınıza oturur. Yani dersiniz ki işte bu işi istiyor musun? İstiyorum der yani. O kadar özgüvenlidir ki dersin ki adam yani hakikaten dersin yani adam biliyor demek ki falan dersin. Bir sadist tanıyamazsınız bile zaten. Sabahleyin kalktığında iş yerine geldiğinde ilk amacı ızdırap verebileceği birisini bulmaktır. Gelir şiddet uygular. Şiddet uyguladıktan sonrasında hani şey derler, iş yerinde gülün derler ya, iş yerinde gülün dediğiniz sadistler içindir. Sadist çünkü ızdırabı verir. Sen o ızdırabı eğer ızdırap çektiğini ona göstermezsen çevirir bu tarafa gider. Bir sadist iş yerini yok eder. Bir Makyavel, hayatta baş edemezsiniz. Makyavelizmin kuralı neydi? Hedefe giden her yol mübahtır. Karşınızda etik herhangi bir kuralı göz önüne almayan bir organizma var. Bir psikopat zaten avcıdır yani. Bunu siz bir aslan olarak düşünün. Yani sizi işaretledikten sonra da gelir alır. Avlar yani. Yapısı öyle. Bunlar bakın klinik hastalıklar değiller. Bunlar bizim içimizde. Şimdi akşam eve gittiğinizde bilgisayarın başına oturun. Siz de bunlardan birinde biraz var. Yani %40 Makyavelsin. %80 psikopat demeyeyim şimdi. Narsistsin gibi bir şey düşünün. Bu yolculukta asası olan herkes, asanın başındaki herkes iyi niyetli insanlardan falan oluşmaz. Kırıp dökerler. Sizi ekarte de ederler, zorlarlar, yarışın dışına da atarlar, haksızlık da yaparlar. Ama bu yolculuk kaç sene biliyor musunuz? Kabaca 20 yaşındayız galiba hepimiz. Ben değil yani. Kabaca bu yolculuk yaklaşık 50 sene falan sürecek hepiniz adına. 1950'li yıllarda insan ömrü 45 sene. Bugün 75 sene. Muhtemelen sizin zamanınızda 100 ila 120 arasına gidecek. Düşünsene 100 sene daha yaşayacaksın yani. Anlatabildim mi? Birisi şey dedi, işkence gibi dedi yani. Belki orada daha da artabilir. Bu yolculuklarımız 50 yıl. 50 yılın içerisinde merak etmeyin yani. Kıranı da tekrar yakalayacak zamanınız olur. İntikam alma niyetindeyseniz onun için de zamanınız olur. Ama siz orada o kırıntıyı, böyle adamların varlığını bilin ki bir alan üretmeyi, bir koruma üretmeyi, bir birlikte çalışmayı o yüzden öğrenin. Kötülük diye bir şey vardır. 2. Donanım. Yanımıza ne alalım? Benim için, bu benim hikayem sonuç itibariyle. Benim için son bir... Allah o kadar. Ne diyorsun? Ben geç başladım ama. Ama dinleyicim de mutlu. 7 dakikada anlaşalım. 3 dakika verirsin bana diye düşünüyorum. Donanım. Bu kısmı daha basit. Core donanım dediğiniz şey, yani 3 tane şey var. Yazabileceksiniz, konuşabileceksiniz ve sağlam bir vücudunuz olacak. Ne olduğunu anlatacağım. Yazmaktan kastım şu, bir deneme yazın demiyorum. Kariyer yolculuğu yapacaksanız şu gördüğünüz şey Google Scholar. İçeriye girdikleri zaman şurada sitasyon H indeksi ne olduğuna bakarsınız. I10 indeksi gibi şeyler görüyorsunuz ya. Orası dolu olacak. Yazacaksınız. Yazmak sadece ve sadece şey için değil. Benim en çok gördüğüm mesela sizlerdeki eksiklik o. Yazmak sadece bir edebi bir şey değil. Bir veriyi toplamak, onu süzmek, ondan bir paragraf oluşturmak. Sonrasında onunla karşı tarafa sözel becerilerinizi kullanmadan, yani perdenin arkasından bir şey anlatabilmemiz meselesi. Beni gördüğünüzde benim anlatarak size aktardığımla yazarak aktardığım birbirinden farklı. Yazarak anlatmak daha zor. O beceriniz gelişsin diye. Konuşabileceksiniz. Her yere bağlar sizi. Benim yani yerimde 10 binlerce insan oldu artık yani hani bu ne zamanki olduğunu bilmiyorum. Derdin sana ben bu kürsüyü verdiğim anda burası senin parlayacağın yer. Birileri sana verecek merak etme. Herkesin eline fırsat geçiyor. O fırsat geçtiğinde bu sahnede ışıldayabilmen gerekiyor. 3. Sağlam vücut. En kritik konu. Bu kadar sağlam olmasına gerek yok. Bu böyle yapmanıza gerek yok. Sağlam vücuttan kastımız bir shape'den, bir baklavadan bahsetmiyorum. Vücuduna güvenebileceksin. Neyine güveneceksin biliyor musun? 15 saat uykusuz kalabileceğine. 3 tane yolculuk yaptığında her yolculukta aynı performansı çıkartabileceğine. Seni yarı yolda bırakmayacağına. Biraz çalıştığında ağrıyıp sızlamayacağına. Yok, seninle bütünleştirmen gerekiyor. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunuyor. Bak söylenmiş yani. Hani Atatürk tarafından sağlam kafa, sağlam vücut. Vücudunuz olmadan
Bu şey ne kadar ileriye giderseniz gidin eksik kalırsınız. Bu yüzden bak benim Instagram'ın yarısı, Reels'lerin hepsi zaten spor teknikleri üzerine kuruluyor. Vücudunuz sağlam olacak. 3. Tavır. Yolculukta ne yapayım? Yolculuğun birinci amacı, ama beni çok hızlandırdınız. Çok üstüm size. İlaç firmalarında falan şey oluyorlar. Mesela bir tane satelit alacaklar bana. Diyorlar ki hocam satelit 30 dakika. 2 tane alın o zaman diyorum yani. Hani birleştiriyoruz falan. Yok sıkıntı yok. Zaten çok birkaç tane kaldı. Tavır konusu 3. konu. Yani aslında felsefesi neydi? Felsefesi bu. Zamanla büyüyeceksin. Zamanla büyüdükten sonrasında hani kendini geliştireceksin. Kendini geliştirirken kötülükle mücadele edeceksin. Yazabileceksin, okuyabileceksin, vücuduna güveneceksin, kendine güveneceksin. Peki yolculukta tavrım nasıl olsun? 3 şeyi toplamaya çok dikkat edin. Network birincisi, verme ikincisi, sınırları bilmek üçüncüsü. Bu benim başucu sözlerimden bir tanesidir. Bizi diğerinden daha akıllı, daha hızlı veya daha iyi gösteren şey aslında kurduğumuz network'tür. Kendi kendini inşa etmiş bir insan kadar iyi bir şey yoktur. Çünkü biz yüzlerce diğerinden yapılmayız. Biraz önce söyledim ya yolculukta. Mesela sana verdim 1000 euro, sana verdim 1000 euro, ikinizi de Avrupa'ya gönderiyorum. Ama sen network'ünde kalacak her şeyi bedavaya getirebildin. Senin yolculuğun daha uzun sürecek, daha keyifli olacak, daha çok insan alacaksın içerisine ve her kazandığın insan sana yeni bir insan getirecek ve bakın beni buraya kadar getirdi. Çünkü buradaki 300 kişi, benim üzerinden anlatalım bunu, buradaki 300 kişi beni dinledi. Onu beğendi, 20'si bir şey yaptı, fark etmiyor. Birisi alıp beni başka bir yere götürecek. Başka bir eve davet edecek. Başka insanlarla tanışacağım, daha zenginleşeceğim. Bizler parasal olarak zenginleşmeye, kariyer yolculuğu parasal zenginleşmeyle ilişkili bir şey değil. O bilimsel ve network zenginleşmesiyle ilişkili bir şey. O zaman işte senin için belli bir mesafe gittikten sonra, hocamla onu konuşuyorduk. Belli bir mesafeyi ilerledikten sonra geriye dönüp baktığınızda anlayacaksınız ki ünvanlar, paralar vesaireler hiçbirisinin bir anlamı yok. Sonuçta hayat bitiş noktasında ya da ileri noktalarda kaç insana sahip olduğunuzla alakalıdır. Kaç kişinin kalbine girdiniz? 2. Vermek. Şu gördüğünüz şey çok yüksek maliyetli bir belgeseldir. Ama ben bu belgeseli çekebilirken beni de geliştirmiştir. Ben de bu sistemi çok geliştirdim ki ekibimiz bu. Bu gördüğünüz şey sadece ve sadece benim bir kişinin zor bir durumunda egomu kullanarak ona üstün çıkma fırsatım varken, bundan sonrasında biraz çökeceğim ama anlayışınıza karşılarım. Hani çöküp, ya ben seni anladım seviyesine inip. Senin bir suçun yok. Şimdi git, daha iyilerini yap gel dememden kaynaklanıyor. Tek bir cümlenin bedelidir şu karşınızda gördüğünüz şey ve türünün tek örneğidir. Profesyonellikle, bakın iyi niyet, hani tırnak içinde kullansam ayıp olur mu? Hani kerizlik gibi bir şeyden bahsetmiyorum ben. Ben profesyonel olun. Mutlaka çıkarlarınızı koruyun ama genel niyetiniz, hadiseye bakış açınız iyi olsun. Sebebi şu, sen beni ilk kez gördün ama ben şurada 1000. kez bulunuyorum. Ve buradan baktığım zaman şu salonun en ucundaki kişileri de görüyorum. Boğaz kesenler de dahil olmak üzere. Bak orada kamerayla çekiyor bak orada. Ondan sonra. Ve dolayısıyla size bakan birisi niyetinizi fark eder. Çünkü 40 yıl, 50 yıl, 30 yıl o işlerin içerisinde baka baka, göre göre, yani seni şimdi gördüm ben, var burada insanlar mesela, seni bir 10 sene sonrasında da görüyorum. Şu anda seninle ilgili bir değerlendirmem var, 10 sene sonra yeni değerlendirmem, aradaki farkı görüyorum. 3. Son mesaj, sınırlar. Bu da çok kullandığım bir veri. Nobel alan insanların metinlerine bakıyorsun, bunların hepsi var. Orada bakın bir şey yazıyor. Set boundaries diye. Sınırları çok geniş düşünün. 1. Senin sınırların kırmızı çizgilerin olacak. Senin için doğru olan benim için olmak zorunda değil. Yani şöyle düşünebilirsiniz yani siyah alanınız, gri alanınız, beyaz alanınız gibi. Sizin sınırlarınız olacak. Başka insanların sınırları olduğunu bileceksiniz. Aynı zamanda limitasyonlarınız olduğunu bileceksiniz. Hem kendi sınırlarınızı koruyacaksınız, hem kendi sınırlarınız dışındaki sınırlara çok fazla müdahale etmeyeceksiniz. Karşınızda kimle uğraştığınızdan hakikaten haberiniz olmayabilir. Herhangi bir yerde bir öğretim üyesi diye gördünüz ya da bir şirket sahibi diye gördünüz ya da başka birisi diye gördüğünüz birisi gerçekten hiç ummadığınız güçte birisi olabilir. Dolayısıyla insanların sınırlarına müdahale etmeden, kendi sınırlarını koruyarak, kendi limitlerini bilerek, bu limitleri mümkün olan en iyi şekilde kullanarak bu yolculuğu yürümenizi tavsiye ederim ben. Çünkü buradan tek bir kelime geriye kalacak olsa
Hani hepsinin başka mantıkları var ama galiba sınırlar, öğrencisin, işte farklı kademelerde akademik dünyalar var. Sınırını bil. Geçeceğin yerleri, yürüyeceğin yerleri, nereye kadar gidebilirsin? Senin için belirlenmiş bir hat var. Üniversitenin içerisinde de vardır. O hatta kal. Esnerken çok dikkatli esne. Başkasının alanına bastığında ayağını kırıverirler. Anlatabildim mi? Sınırlar çok önemlidir. Dolayısıyla kendini bilerek, kendini bildikten sonra etrafındaki dünyayı algılayarak, her bir şeyi yavaş yavaş planlayarak, bir zamana bırakarak, bir iyi niyetle bu yolu yürüdüğünüzde sonuçta hepiniz başarıya ulaşacaksınız. Çünkü hayatın amacı Nobel almak değil, hayatın amacı sizi mutlu ve huzurlu kılacak bir dengeye sahip olmanız. Ve bu şekilde hayatınızı yaşamanız. Ben hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Az geçtim herhalde değil mi? Ya ben böyle sabah kadar falan konuşabilirim, dinletirim de yani. Ondan sonrasında o yüzden hani git dediler, gidiyorum ben o yüzden. Hocamıza sunumu için çok teşekkür ederiz. Şimdi havanını takdim etmek üzere araştırma görevlisi Sayın Ayşe İnce'yi sahneye davet ediyorum ve çiçeğini. Evet. Hocamızın sunumunun ardından kafamızda oluşan bazı sorulara cevaplar oluşmuştur ama bence soracağımız sorular da arttı. Şimdi ben bu sorulara birkaç bir şey daha eklemek istiyorum. Düşüncelerimizin rehberi, akılımızın hocası kimdir? Bu sorunun cevabına tecrübe diyebilir miyiz? Kariyer yolculuğumuz devam ederken bizlerle aynı yoldan geçmiş ve okulumuzdan mezun olmuş Sayın Eczacı Ayşe Sena Güllüoğlu ve Sayın Eczacı Sena Turhan kariyer serüveni, mezunlarla kariyer serüveni oturumumuzda bizlerle birlikte olacak. İlk olarak Eczacı Ayşe Sena Güllüoğlu'nu konuşması için sahneye davet ediyorum. Kıymetli dekanım, değerli öğretim üyesi hocalarımız ve kıymetli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Tabii bundan bir 10 sene önce sizin yerinizdeyken şu anda buradan size bakıyor olmak benim için de ayrıca hem büyük bir mutluluk, bir heyecan hem de gurur verici. Umarım bugün eczane eczacılığı yönüyle sanırım davet edildim biraz. Bu konuda umarım sorularınıza ve sorunlarınıza bir şekilde dokunabilirim. Buradan çıktığınızda da cebinizde bir miktar bir birikime sahip olarak çıkmış olursunuz. Şimdi biraz interaktif ilerlemek istedim açıkçası. Eğer eczacılık mesela arkadaşlarla konuştuk aslında neler konuşabiliriz sizinle diye. Eczacılık mesleğini nasıl tercih ettim? Hemen kısaca ondan bahsedeyim. Kimya ve biyolojisi iyi bir öğrenciydim matematikle birlikte ama edebiyata ve psikolojiye, sosyolojiye ilgim çok yüksekti. Lise 3'teyken sayısaldan TM'ye geçmek istedim. Ailem karşısına aldı. Dedi ki ya sen eczacılık fakültesini oku. Bak iyisin, başarılısın. Biz sana bir eczane açarız. Sen orada git edebiyat mı okuyorsun, psikoloji mi okuyorsun? Sen hiç merak etme biz o işi yöneteceğiz dediler. Tabii ki koca bir yalan. Evet. Çünkü o kapıyı açtığınızdan itibaren 23 yaşında Allah'ım ben nereye düştüm sorusunu kendinize soruyorsunuz. Şimdi evet eczacılık fakültesini tercih ettim. İlk gün o dönemki dekanımız Şeref Hoca'ydı. Sınıfın tamamı diş hekimliğini kazanıyordu Medupsa Üniversitesi'nde. 30'u da tıp fakültesini kazanıyordu. Dedi ki ben de o 230 içerisindeydim. Yol yakınken vazgeçin dedi. Çünkü bizim eczacılık fakültemiz tıp ve diş fakültesinden daha zor. Sonra ikinci bir kez Allah'ım ben nereye düştüm bir dedim. Ondan sonrasında evet her yıl okulu bu yılda bırakmalıyım. Çok zormuş gibi sorular da sordum. Ama tabii ki bu işin şakası gerçekten çok severek okudum. Medupsa Üniversitesi'nin kanını eme okudum. Hocalarım şahit. Her yıl bilimsel araştırmalar yaptım.
Sağ olsun hocalarımızın desteği çok oldu. Çünkü Medupsa Üniversitesi'ni gerçekten çok severek tercih ettim. Çok isteyerek tercih ettim ki inanın biz Kuzey Kampüs'te olduğumuz için, hatta ilk yılın kapanında olduğumuz için laboratuvar şartlarımız, Nezo hocam da şahit, gerçekten hiç iyi bir durumda değildi şu anki mevcuda göre. Kastediyorum, şu an akredite bir üniversiteyiz. Onun dışına baktığımızda aslında dediğim gibi üniversite eğitim boyunca da hep bilimsel araştırmalar yaptım. Son senede sanayi odaklı bitirme teziyle beraber bitirme tezimi farmasötik teknolojide tamamladım. 4 yıl boyunca da Boswell'e Serrat'a çalıştım. Yüksek lisansımı da canım hocam Öğüden Hoca ile tamamladık diyabet üzerine. Nedo hocalarımın da katkılarıyla. Şu anki durumda Beşiktaş'ta bir eczanem var. Kendimi her gün geliştirmeye ve yenilemeye gayret ediyorum. Ama şunu bilmenizi istiyorum açıkçası. Yani bu üniversiteden mezun olduktan sonra hepiniz bir eczacısınız. Şu anda eczacı adaylarsınız, eczacısınız. Ve ister hastane eczacılığı, ister firma eczacılığı, isterseniz serbest eczane eczacılığı mezunu olun. Hepiniz Ahmet amcadan, Ayşe teyzeden o diyabet ilaçları önünüze dökülecek. Şimdi mezuniyetinizle beraber aslında kazandığınız kimlik çok farklı. Çünkü çok kıymetli bir mesleğin içerisindeyiz. Mesleğimizi elimizde tutmamız, onu belirli bir noktalarda aslında şu anda gerçekten sizin elinizde. Çünkü şu anda maalesef şu anda bulunduğum serbest eczacılık sektöründen baktığımızda maalesef biz birçok sektörü olmamız gerektiği noktada kaybettik. Kaybettik demeyeyim, umutsuz konuşmayalım ama kaybedebiliriz. Bakın kozmetoloji gibi, farmasötik teknoloji gibi 3 yıl anamızın ağladığı bölüm, kozmetolojiyle tamamladığımız birçok bölüm ve dersler şu anda farklı meslek sektördeki insanların elinde. Ve şu anda gratislere, avansızlara maalesef kaptırmak üzereyiz. Ve biz halbuki yıllarca cilt nedir'i öğrendik, yıllarca bir tablet nasıl üretilir, bir ruj yapmayı öğrendik. Biz bu donanıma sahibiz. Biz ilaç üretmeyi de öğrendik. Aspirin üretmeyi de öğrendik. Onun dışında hasta bilgilendirmeleriyle, klinik eczacılıkla hastaya dokunmayı, farmasötik bakım işini de öğrendik aslında. Ama hani kariyer anlamınızda ben nereye gitmeliyim, ben hangi noktada durmalıyım dediğinizde aslında belki size şunu tavsiye etmek istiyorum. Hep tüm alanları yapabilmek yani çok az insana nasip olur. Ancak Fatih Sultan Mehmet gibi böyle birkaç deha ama onunla da ilgili bir şey değil aslında. Belirli alanlarda spesifikleşmek aslında sizi bulunduğunuz noktada çok farklı bir noktaya taşıyabilir. Şimdi bundan sonraki süreçte umarım bir şeyleri anlatabilmişimdir ama eczacılık, yani eczane eczacılığı yönünden konuşmak istediğimde kaç kişi burada serbest eczane açmak istiyor? Bir elleri görebilir miyim? Var mı? Yani işin sonunda, kariyerimin sonunda ya ben bir eczane de açarım. Artıyor mu? Evet, arttı. Ben de öyle tahmin etmiştim. Kusura bakmayın, biraz rahatsızım. Ama eczane eczacılığı bildiğiniz eczane eczacılığı değil. Evet, benim de hayal etmiştim. Evet, bir zamanlar bir psikoloji okuyacaktım, bir edebiyat okuyacaktım. Ancak Medipos edebiyat editörlüğümde kaldı. Çünkü eczane eczacılığında sadece evet eczacıyım değil. Bilgi veren sadece değilsiniz. Muhasebecisiniz, işletmecisiniz, yöneticisiniz. Lider olmak zorundasınız. Yönetici olmanız gerekiyor. Muhasebe işleriyle haşır neşirsiniz. Sürekli arayan, borçlular sıkıştıran firmacılar var. Onun dışında görüşmeniz gereken bir sürü mümessil var. Onunla belirli bir nokta, çok affedersiniz, tırnak içerisinde kazıklanmamanız gerekiyor. Çünkü ilk mezun olduğunuzda önünüzde böyle eczacı hanım bu da buraya gider, şu da şuraya gider bir yiyorsunuz. Sonra bir de kalfanız sizi dolandırdı mı çok güzel bir paragraflı bir cümle oluyorsunuz. Onun dışında baktığınızda aslında hani bunun birçok fonksiyonu eczane eczacılığı demek. Evet, doğuma girerken çalışanın parasını ödemek, ödemeleri kontrol etmek demek. Allah'ım senede geçirirsem başıma neler gelecek diye soru işaretlenmek demek.
Ama tabii ki işin özünde hastaya dokunmak, insana dokunabilmek aslında bunların hepsinin üzerinde. Ve biz eczacılık mesleği aslında eczacı olarak hangi meslek, hangi sektörde olursak olalım, bunun bir yolculuk olduğunu, bunun hiçbir zaman son olmayacağını, öğrenmenin ve bilgiyi daima taze tutmamız gerektiğinin farkında olmamız gerekiyor. İnanın şu anda öğrendiğiniz tıp 3 sene sonra çok farklı. Hele bir de fonksiyonel tıp diye bir şey çıktı. Yani D vitamininin eksikliğinin tek başına bir depresyon sebebi olduğunu ve serotonin reuptake'lerinden mutluluk hormonların salgılatmada aslında HPA aksının çok önemli olduğunu, kortizol seviyelerinin yüksekliğini bağışıklığı düşürmekle beraber aynı zamanda bir kişiyi soru işaretli bir tansiyon hastasına sebebiyet verdiği gibi tıp çok farklı bir bölgede. Şimdi benim şu anda sizden isteğim interaktif olarak birkaç soru almak istiyorum. Sanırım buraya evet serbest eczacı olarak davet edildiğim için bu konu hakkında ama lütfen yönetmelik üzerine olmasın ya da kontenjan sorulmayayım. Bu anlamda çünkü ben de yardımcı eczacıda çalıştım. Lütfen sizdeyim, naçizane isteğim. Ümitsiz olmayın. Hiçbir şey ve yardımcı eczacılık. Evet, 1 yıl zorunlu bir stajınız var. Bunu kesinlikle boşa geçmiş biri olarak görmenizi istiyorum. Çünkü o 1 yılın sizin hayatınızda eczane eczacılığını seçerseniz eğer +3 yaptığını ben gözlemledim. Çünkü biz de yardımcı eczacımıza her şeyi öğrettik. Şu anda evet kafasız kalmış her gün ağlıyor ve tek başına eczane yönetebiliyor. Halbuki açık konuşayım ben çok tecrübelenemedim bu hususta. Çünkü yaz yaptığınız stajlarınız sadece bilgi üzerine oluyor. Bir işe girip orada SGK'nızı ödettirip para alıyorsanız eğer sizi çalıştırırlar. Ama bu güzel bir şey. Çünkü hayatta parayla satın alamayacağınız başarıda tek bir şey var. Ya da en önemli şeylerden biri diyeyim, deneyim. Deneyim parayla satın alınamıyor. Lütfen bunun karşılığını parayla ölçmeye çalışmayın. Sadece naçizane bir ablanız olarak, bir meslektaşınız olarak size tavsiye edebileceğim bu. Önemli olan deneyim kazanmanız. Hücrelerinize kadar öğrendiğiniz her bilgiyi işleyip, bu öğrendiğim bilgiyi ben hayatın bir noktasında ilk olarak, çünkü sonuç olarak biz sağlık çalışanıyız. Bizim amacımız her zaman hasta odaklı. Biz insan odaklı bir meslek yapıyoruz. Eğer çizimle uğraşayım, kafamı kuma gömeyim, yani kafamı yazılara gömeyim olsaydı mimarlığı tercih ederdik. Ama biz sosyal bir mesleğiz. Biz işin sonunda laboratuvara girsek de sosyal bir mesleğiz çünkü. Bizim mesleğimizin aslında sistematiği bu. Ve anlatmak istediğim şu, hiçbir zaman stajınızda geçirdiğiniz günler, yardımcı eczacınızda her gününüzü lütfen bir altın olarak kabul edin. Çünkü dediğim gibi deneyim parayla satın alınamıyor. Ve bunun karşılığı hiç kesinlikle paha biçilemez bir para. Ben bunu yaşadığım süreçte de gördüm açıkçası. Soru alabilir miyim? Evet. Lütfen ayağa kalkın, herkes sizi görsün. Pardon. Öncelikle konuşmanız için teşekkür ederim hocam. Benim sorum şöyle. Ben fakülteye girerken akademi istediğimi biliyordum. Fakat benim annem de eczacı ve eczanesi var ve bu çok büyük bir altın bilezik aslında benim için. Ama akademide devam edersem ve daha sonrasında eczaneye geçersem acaba yani emeklerim boşuna mı gider gibi de düşünüyordum. Siz de uzmanlığınızı yapmışsınız ve sonrasında eczanenize devam etmişsiniz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilgilerinizi günlük olarak kullanabiliyor musunuz? Hastalarınıza nasıl aktarıyorsunuz? Ve hangi alanlar eczacılığında aslında daha çok efektif kullanılabilecek alanlar? Teşekkür ederim. Güzel sorulardı. Evet, biz de birazcık özeniyorduk anne babası doktor ve eczacı olanlara. Benimki de çok farklı sektörlerde. Şimdi aslında ben de akademisyen olmak istiyordum. Biraz aile zorlamasıyla eczane eczacılığını tercih ettim açıkçası. Ama şu anda evet 3 gün sonra 30 yaşına giriyorum. 2 küçük bebek var. Eczanede şu anda kalfalar bakıyor çünkü bakıcımız kaçtı. Ama geriye dönüp, çünkü yaşınız şu anda 20'li yaşlardasınız. Neyse ben de 29 artıdayım şu an.
Ama anlatmak istediğim şu, lütfen yapmak istediklerinizi ve yaşamak istediklerinizi ertelemeyin. Çünkü şu anda aslında hayatınızın en güzel dönemindesiniz, en verimli dönemindesiniz ve sizi gerçekten çok fazla da sorun dediğiniz hiçbir şey aslında sorun değil. O nedenle ilk olarak belki bir tavsiye, yapmak istediğin şeyleri erteleme. Evet, o işin içine gir, pişman ol, çık. Ama o işe gir, o işi yap. İkinci olarak öğrendiğimizin ne kadarını eczacılığında uyguluyor derseniz, aslında bu biraz size de bağlı ama çoğunlukla laboratuvar meselelerinde daha kimyasal işlemlerin olduğu şeyleri kullanmıyorsunuz. Ama ne kadar biliyorsanız size gelen mümessil arkadaş, çalıştığınız kalfalar, çalıştığınız eczacılarla da çalışacaksınız sonuç olarak. Eczacılar, kalfalar, bölge müdürleri, Türkiye müdürleri, ilaç sektörü, takviye sektörü, kozmetik sektörü, ne kadar biliyorsanız o kadar öndesiniz demek. Çünkü bilgi güçtür ve bilgiliği yüksek olan kişiler, bilgisi ve kültürel seviyesi, sosyo-kültürel seviyesi yüksek olan kişiler, aslında hocam bahsettiği network'ü güçlü kişiler, karşı taraftan her zaman daha ön taraftadır, daha öndedir. Çünkü çok büyük bir sektör. Bu sektörün içerisinde biz hangi noktalara ulaşabilirsek aslında hepimiz eczacılık mesleğini çok daha ayrı yerlere taşıyacağız. Yani ben mesela eczanede şu anda neler yapıyorum? Evet, ilaç, hasta bilgilendirme, klinik eczacılığım hakeza. Üçüncüsü fitoterapi, farmakognozi bilgilerim. Aromaterapide yoğunlaştım, o bilgilerim. Onun dışında aslında artık şu anda sistem kişiye özel takviye, kişiye özel ilaç, personal health şeklinde. Onun için artık sağlık kişisel sağlığa doğru gidiyor ve fonksiyonel tıp, bütünleyici tıpla beraber aslında hekim işbirliğinde bu sistematiği farklı noktalara taşıyorsunuz. Artık reçete geldi. SGK şurada sütü şu maddesini gördü. Ya da benim yaptığım eczacılığı bahsediyorum size. Tabii ki herkesin farklı seçimleri var. Ama benim yaptığım daha farklı ama artık reçete geldi, raftan alayım, onu vereyim, işlevi bitti. Artık ilaç etkileşimlerinden, ilaç besin etkileşiminden, ilaç takviye etkileşimlerinden ciddi anlamda bilgi olmanız sizi her zaman öne çıkarır. Bir soru daha alabilir miyim? Evet. Teşekkür ederim. Tabii. Üniversitenin 2. yılı. Yani TLC daha öğrenmemiştik, TLC kullanabiliyordum. Sağ olsun hocalarım o yönden bana çok istekliydim. Okulda da zaten çok öğrenci de yoktu. 2. girişliyim çünkü. 2011 girişliyim. Sorunuza cevap verirsem farmakognozi alanında üniversite 2'deyken Boswellia serrata çalıştım. Çünkü çevremdeki herkes ben Urfalıyım ve Urfa'da yetiştiğini düşündüğüm endemik bir bitki olduğunu düşünüyordum ama ucu ta Hindistan'da çıktı. Bu nedenle antimikrobiyal, antifungal çalışmalarını yaptım. Sonrasında da ondan sonraki yıl farmasötik teknolojiyle onun ağızda dağılan pastilini yaptım. Sonraki yıl kozmetolojide bakteri selüloz ürettirerek kozmetolojide hyaluronik asit, E vitaminleri, C vitaminleri, nar çekirdeği yağıyla bir uygulama uyguladık dermatolog işliğinde. Son sınıfta da bitirme tezimde Boswellia serrata'nın ağza dağılan tabletiydi. Ve aslında dünyada tekti bunu yapan. Başka bir çalışma yoktu. Çünkü sene 2015 ve okulun teknoloji ofisi kurulmadığı için ben onun patentini bulana kadar Japonlar patenti aldılar. Onun için yani bilimsel araştırma olarak kalmış oldu ama Boswellia serrata çocuğum gibi oldu. Hala öyle. Onun dışında araştırma kariyer açısından derseniz araştırmacı olmak aslında sadece üniversiteyle sınırlı değil.
Dediğim gibi öğrenmenin yaşı yok. Bugünden itibaren aslında hayatımızda küçüklüğümüzden beri şu anda ilk aydaki çocuklara bile aynanın karşısına geçin onlarla konuşun diyorlar. Ben de bunu ilk öğrendiğimde böyle bir şaşırmıştım. Ama aslında öğrenme dediğimiz şey anne karnından başlıyor. Ve hayat yolculuğumuz her zaman öğrenmek ve nöronlarda sinaps yapmaklarla ilişkili. Bu nedenle araştırmacı kimliğinizi hiçbir zaman kaybetmeyin. İşin hangi noktasında olursa olun. Zamanım var mı? Yoksa bir soru alayım. Son bir soru alayım o zaman. Kimse yardımcı eczacılık, serbest eczacılık merak etmiyor. Ben de şaşırdım biraz. Tamam o zaman. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Umarım güzel geçmiştir. Hocam sizlere çok teşekkür ediyoruz. Oturumumuzun diğer konuğu olan Sayın Eczacı Sena Turhan'ın konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. İsterseniz. Ama böyle yapalım. Geliyor sesim herhalde. Sayın Dekanım, değerli hocalarım ve sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 4 yıl sonra burada olmaktan dolayı çok mutluyum, heyecanlıyım tabii ki ve çok gururluyum. Sanırım benim kariyer yolculuğum biraz daha hani konuklarımıza göre yeni. Geçebiliriz bu arada. Ben şu an kısa bir kendimi söyleyeyim. Abdi İbrahim İlaç firmasında farmakovijilans uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün sunumda sizlere... Bugün sunumda sizlere aslında eğitim hayatımdan, kariyerimden ve eczaneden aslında yardımcı eczacılıktan ilaç firmasına geçişimden bir de kısacası hani belki biliyorsunuzdur, yani bilmiyor da olabilirsiniz ama farmakovijilansla ilgili kısa bir tanıtım yapacağım. İlerleyebilir miyiz acaba? Aslında olsa daha iyi olur ama yok muydu? Ben 2014 yılında Silivri Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Yine aynı yıl Medupsa Üniversitesi'ne giriş yaptım. 2019 yılında da onur derecesiyle mezun oldum. Daha sonra okul dönemindeki stajlarımda da 3 dönem boyunca Silivri Sağlık Eczanesi'nde stajımı tamamladım. Şu an çalışmış olduğum Abdi İbrahim İlaç firmasında da 2018 yılında kalite departmanında bitmiş ürün laboratuvarında stajımı yaptım. Yani burada laboratuvarda analizler yapıyorduk. Daha sonrasında sizlerin de şu an 5. sınıflarında gördüğü üzere 5. sınıfın 1. döneminde klinik eczacılık stajımını tamamladım. Medipol Mega Hastaneler Kompleksinde. Daha sonra o zaman bizim zamanımızda Alfa-Kon'un ilki yapılıyordu 2016 yılında. Orada da düzenleme komisyonunda kayıt departmanında görev aldım. Burada farklı üniversitelerden gelen öğrencilerin aslında sorumlulukları bize aitti. Bu da tabii bana farklı insanlarla tanışmak, network'ümü geliştirmek anlamında çok şey kattı. Daha sonrasında eğitim hayatımın çeşitli kongrelere katılma fırsatım oldu. Burada da ESKON, EÇKON, hepinizin bildiği Farmakon gibi kongrelere katıldım. Burada benim için aslında önemli olan eğitim 5. sınıfta 2. dönemde ilaç endüstrisine dair bir Bayern'den gelen kişilerden eğitim aldık. Aslında farklı departmandan farklı insanlar bize ilaç sektöründeki yolculuklarını anlattılar. Ve burada da o zamanlar farmakovijilans ve ruhsatlandırma anlamında yani benim daha ilgimi çekmişti. Çünkü hani ben kendi kişisel özelliklerim ve hani iş ve öğrencilik hayatımda da aslında planlı, programlı, düzenli olmayı çok severim ve her şeyi zamanında yapmaya çalışırım. Bu yüzden hani farmakovijilans anlamında konuşmam gerekirse farmakovijilansta biz daha çok belgelerleyiz. Her şey belgeler ve kayıtlar altında ve aynı zamanda planlı, programlı, düzenli olmamız gerekiyor. Çünkü yaptığımız bildirimlerin belli bir süre kısıtlamaları var. Hani bu yüzden de farmakovijilans ve ruhsatlandırma o dönem bana çok yakın gelmişti.
Daha sonrasında 2019 yılında mezun olduktan sonra aslında tabii yasa bana da vuruyor ben çünkü 2014 girişliyim. Aslında yardımcı eczacılığımı mı tamamlasam yoksa ilaç firmasına mı girsem çok kararsızdım aslında. Çünkü ikisini de istiyordum bir yandan. Daha sonrasında yani güvendiğim, staj yaptığım eczacılarla konuştum. Onlardan da fikir alışverişi yaptık ve ilk olarak aslında yardımcı eczacılığımı tamamlamak istedim. Bunun üzerine de 2019 yılında ilk yardımcı eczacılığıma başladım. Bu fotoğrafı koymak istedim çünkü bu pandemiden bir fotoğraf ve o zaman tabii 2020'nin başlarında benim de ilk yıllarım. Hani pandemi denk geldi ve aslında hem avantaj hem dezavantaj oldu. Çünkü pandemiden dolayı değişen eczanedeki bu raporlu ilaçlar sizin de bildiğiniz gibi zor bir süreç vardı. Buna hakim olabildim. Ve aynı zamanda insanların bilinçlenmesiyle aslında vitamin takviyelerine de artışın artmasıyla bu konuda da bilgi sahibi edinebildim. Çeşitli eğitimlere katıldım. Bu anlamda da beni geliştirdi. Daha sonra bir yılım doldu eczanede ve ne yapmam konusunda yine bir düşünmeye başladım. Aslında bakarsanız mezun olmamdaki süreç, daha sonra yardımcı eczacılığım ve ilaç firmasına girişim kısa bir süre oldu. Yaklaşık 1,5 yıl boyunca ben bunun önemli bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Hepsini yaptım ve kısa süre içinde aslında ilaç firmasına giriş sağlamış oldum. Burada da neden eczaneden ilaç firmasına geçtiniz diye sorabilirsiniz. Çünkü ben daha farklı şeyler öğrenmek ve daha kendime farklı anlamda bilgiler elde etmek istedim ve bu yüzden de ilaç firmasına hani kariyerimin de başında bir giriş yapmak istedim aslında. Bu yüzden de 2021'de ilk Koçak Farma'ya girdim. Yine farmakovijilans uzmanı olarak. Burada da yaklaşık 1,5 yıl çalıştım. Daha sonrasında Koçak Farma orada yerli bir ilaç firması ve kendimi hani daha farklı geliştirmek ve daha ulusal, daha global bir ilaç firmasında çalışmak için de yine bir iş arama sürecine girdim. Sonra da 2022 Mayıs itibariyle hatta bir 10 gün sonra 1. yılım doluyor. Abdi İbrahim'de farmakovijilans uzmanı olarak çalışıyorum. Şu anda da ofis, yani bizim sistemimiz yarı ofis, yarı home office şeklinde. Farmakovijilanstan son olarak bahsetmek istedim. Şimdi farmakovijilans nedir? Bu arada farmakovijilans departmanında eczacı, doktor veya diş hekimi çalışabiliyor. Bunun da bilgisini vermek istedim. Farmakovijilans aslında ilaçların güvenliliğini sağlamak. Kelime anlamı olarak farmakon, ilaç, vigilans da uyanık olmak demek. Aslında ilaçla ilgili uyanık olmak anlamına geliyor. Biz aslında temelde ilaçların güvenliliğini sağlamaya çalışıyoruz. Advers reaksiyon diye bir tanımımız var. Bu advers reaksiyon aslında ilaçlarla ilgili hani zararlı ve amaçlanmayan bir etki. Yani bir nevi buna biz istenmeyen etki, yan etki de diyebiliyoruz. Aslında temelde yaptığımız ilaçla ilgili gelen advers reaksiyonların takibi, değerlendirilmesi, kayıt altına alınması ve aslında ilacın güvenliliğinin en üst seviyede tutulmaya çalışması. Farmakovijilans uzmanı ne yapar? Burada dediğim gibi advers reaksiyonların takibi, değerlendirilmesi ve ilgili olan vakaların da Sağlık Bakanlığı'na bildirilmesi. Şöyle Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu var. Buna da bağlı olan TÜFAM var, Türkiye Farmakovijilans Merkezi. Aslında TÜFAM'la birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Daha sonrasında yurt içinde ve yurt dışında da periyodik yarar risk değerlendirme raporu dediğimiz PYRDR'ler var. Aynı zamanda yurt dışı bazda PUSUR dediğimiz Periodic Safety Update Reports var. Bu ikisini zamanında hazırlayıp ilgili otoritelere sunuyoruz. Gene Sağlık Bakanlığı'na. Şimdi Abdi İbrahim'de de global bir firma olma yolunda ilerliyor. Orada da aslında ilgili ülkelerle de çalışmalarımızı yürüttüğümüz için oraya yurt dışı raporları da hazırlıyoruz aslında. Daha sonra üçüncü parti firmalarla da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yani duymuşsunuzdur, bu sözleşmeli farmakovijilans hizmet kuruluşları var. Pharmasoft, Delta PV gibi. Bunlarla beraber advers reaksiyonların takibi ve ilgili raporların da hani beraber bir çalışmaları yürütüyoruz. Böylece aslında bizim temelde hiçbir advers reaksiyonun kaçmaması ki ilacın güvenliğini sağlamaya çalışmamız. Daha sonrasında dediğim gibi önemli bir konu olduğu için gerek yurt içi, gerek yurt dışı, gerek firma içi çalıştığımız partnerlerle birlikte her ay bir düzenli bir mutabakatlar gerçekleşiyor ki böylece ilacın güvenliğini sağlayalım.
Son olarak da bu advers reaksiyon bildirimleri aslında çeşitli yollardan gelebiliyor. İşte sosyal medyadan gelebiliyor, firma içi çalışanlardan, örneğin tıbbi tanıtım temsilcilerinden gelebiliyor. Her firmanın var. Bir mail yoluyla gelebiliyor. Çağrı sistemi, telefon numarasıyla gelebiliyor. Ya da biraz önce bahsettiğim Sağlık Bakanlığı'ndan gelebiliyor, TÜFAM'dan. Ve her hafta literatürler taranıyor. Aslında literatürlerden gelen advers reaksiyonların da takibi önemli. Ben de şu an Abdi İbrahim İlaç firmasında aslında bu advers reaksiyonların böyle işaretlediğim sosyal medya firmadan gelenler ya da mail yoluyla gelenleri takip ediyorum. Burada aslında hastaları arayıp onların takiplerini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra sistemimize kaydediyoruz. İşte lisanslı ürünler var örneğin. Onların da ilgili lisansöre bildiriyoruz yurt dışı bazlı gene. Daha sonrasında da ilgili vakaların sunumunu gerçekleştiriyoruz Sağlık Bakanlığı'na. Hep bizim aslında bir süre kısıtlamamız var. Örneğin ciddi olan advers reaksiyonları 15 gün içinde sunmamız gerekiyor. Ya da bu yolla gelen aslında bir advers reaksiyon duyulduğunda ve bu yolla gelenlerin 24 saat içinde bize bildirilmesi gerekiyor. Daha sonra biz de bunlarla ilgili dediğim gibi aksiyon alıyoruz. Takibini yapıyoruz, sistemimize giriyoruz. Bu şekilde aslında birazcık da farmakovijilansı anlatmak istedim. Yani kariyerimin şu an büyük bir kısmı bu yönde çünkü. Dediğim gibi 3,5 yıldır çalışıyorum. Bunun 2 yılı da ilaç sektörü oldu. Bu şekilde yani sorusu olan varsa sorabilirim. Teşekkürler. Sonrasında da yardımcı olabilirim çıkışta da. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Burada olduğum için gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Tabii buyurun. Ya dediğim gibi aslında daha düzenli, planlı ve belgelerle olan bir şey bana daha uygun olduğunu düşündüğüm için ve aynı zamanda aslında onu da söyleyecektim. Hani eczaneden tabii bir ilaç bilgisi de var. Hani bunu farmakovijilansta kullanabiliyoruz. Hani gerek hazırladığımız raporlarda gerek de yani bir hasta bilgilendirme de tabii belli bir şekilde öyle bir tedavi önerilmiyor ilaç firmalarında. Ama belli şekilde bilgiler doğrultusunda onlara da bilgilendirme de yapabiliyoruz. Aslında eczacı kimliğimizi de bir yandan orada da kullanabiliyoruz aslında. Bana daha uygun olduğunu düşündüğüm için dediğim gibi ve görmek de istedim yani aslında bu sektörü de görmek istedim. O yüzden de kısa süre içinde ilaç endüstrisine atıldım. Ben çok teşekkür ederim. İnşallah sizleri de bir gün burada olursunuz belki de. Ben çok mutluyum çünkü burada olduğum için. Çok sağ olun. Sizlere de çok teşekkür ederim bu fırsatı bana sağladığınız için. Konuğumuza kıymetli sunumu için biz de çok teşekkür ederiz. Şimdi iki konuğumuza da çiçeklerini ve havanlarını vermek üzere araştırma görevlisi Meryem Nurbaş hocamızı ve Medupsa Başkan Yardımcımız Nileker'i sahneye davet ediyorum. Tabii. Hocam sizleri de alalım. Normal akışında ama sadece ara 5 dakika. Ara 5 dakika olacak. Dermosikin çekiliş Arkadaşlar şimdiki aramız 5 dakika olacak. Dermosikin çekilişinin QR'ı da yansıtılacak. 6. oturumun QR'ı da yansıtılacak. 5 dakika sonra tekrar buluşalım.
zaman şuraya bırakacağım. Arkadaşlar oturumumuz başlamak üzere. Yavaş yavaş yerlerimize geçebiliriz. Başlıyorum. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi ufak bir şeyler söylemek istiyorum yine. Steve Jobs, Bill Gates gibi pek çok girişimci, girişimcilik üzerine çokça özlü sözler söylediler. Dile getirdikleri popüler girişimci sözleri başarı, başarısızlık hikayeleri veya çalışma ahlaklarını kapsıyor. Bizler de zaten hepimiz sık sık karşılaşmışızdır. Nasıl girişimci olunurun sırlarını bilmesek de başarılı insanların bir günde başarılı olmadıklarını hepimiz biliyoruzdur. Bugün bu oturumda bizler de tekrar herkes gibi çoğu yerde konuşulduğu gibi girişimcilik diyeceğiz ama bu sefer eczacılıkta girişimcilik diyeceğiz. Bora hazır bizlerle. Evet, merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 5 sene önce falan da, 6 sene önce falan üniversitenize, fakültenize gelmiştim. Çok mutlu olmuştum burada olmaktan. Tekrar davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri görmekten tekrar çok mutlu oldum. Her ne kadar yüzler değişmiş olsa da yüzlerdeki ışıltılar aynen duruyor. Hepiniz pırıl pırıl bakıyorsunuz. Beni de çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ederim eczacılıkta girişimcilik konusunu bana bıraktığınız için. Size elimden geldiğince bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Girişimcilik nedir? Girişimci nedir? Eczacılıkta girişimci ne demektir? Sürekli her yerde girişimci diye bir şey duyuyoruz. Nedir bu? Yani neye girişiyoruz biz? Yani bir işe girişiyoruz ama neye girişeceğiz? Eczacılıkta da bu nasıl oluyor? Yani biz serbest eczacılıkta ne yapıyoruz? Mutlaka eczanelerde staj yapanlarımız ya da yakınları eczacı olanlar vardır. Eczanede sonuçta bir reçete geliyor ve ilaçları veriyoruz. Yani bunun neresinde ne girişebiliriz? Yani orada ilaçlar duruyor. Hasta burada duruyor. Neresine ne girişeceğiz? Nasıl bir şey yapacağız? Onu anlatmaya çalışacağım. Tabii kısaca kendimle başlayayım. Neden bunu anlatıyorum? Hani diyeceksiniz ki siz buraya geldiniz ama niye bunu anlatıyorsunuz diye düşünebilirsiniz. Ben 2007 yılında Ege Üniversitesi'nden mezun oldum. Eczacı Fakültesinden. 2016'da Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden bilgisayar programcılığından mezun oldum. Normal üniversite sınavına girip 2016 yılında benim yaşadığım eczanemin olduğu yer olan Denizli'ye yakın olduğu için Muğla'da bir program vardı 2 yıllık. Ona girdim. Neden girdiğimi, neden bu yolu seçtiğimi ve neden eczacılığın yanında bir şeyler öğrenmeye çalıştığımı zaten bu konu olarak şu anki girişimcilik oturumumuzda sizlere anlatacağım. Bunların hepsinin sebebi var. 2020 yılında da bilgisayar mühendisi
bölümünü kazandım. Dike geçiş sınavıyla geçtim. Pamukkale Üniversitesi'nden bilgisayar mühendisliğinden onur öğrencisi olarak mezun oldum. En üstteki Eczacı Fakültesinden sonuncu olarak mezun olmuştum. Bilgisayar mühendisliğinden birincilikle falan çıktım, hatta çok yüksek bir dereceyle çıktım. Çok garip oluyor ama neden öyle olduğunu hepsini anlatacağım size. 2008 yılından bugüne ben merkezde eczacıyım. Aslında 2007'de açtım eczanemi. 2012 yılından bu yana da ben internette, aslında bu bir girişimdir. Sadece Eczacı adında bir Facebook grubu vardır. Eczacılar çok fazla Facebook kullandığı için o dönemde, bir de yaş ortalaması Facebook kullanmaya daha uygun olduğu için eczacılarda maalesef o dönem başka da bir şey olmadığından bir internet grubu kurmuştuk. Bu grup da çok popüler oldu. Facebook Türkiye tarafından ve uluslararası şirket tarafından araştırma konusu olduk biz. Onlar tarafından da dünyanın mesleki platformu olarak en büyük grubu olmakla bir teşekkür belgesi aldık. Normal bildiğiniz Facebook içerisinde yöneticilerinden biz teşekkür almış insanlardık. Bir arkadaşımla birlikte yaptık bu işi. 2017 Ocak ayında da ben Pamukkale Üniversitesi Teknokent bölgesinde ortaklarımla birlikte Alternatif Yazılım adında bir şirket kurdum. İlaç tarifi adındaki projemi de hayata geçirdim. İşin girişim kısmı aslında burada başlıyor. Bu şirket nedir, neden Teknokent bölgesindeyiz, girişim nedir, eczacılık nedir, bunları anlatacağım size. Şu anda Mayıs ayına geldik. Mayıs ayının başından itibaren yaklaşık 6000 eczanede ilaç tarifi adındaki projem şu anda kullanılıyor. Eminim ki eczanelerde görenler vardır. İlaçların üzerine sarı bir etiketler yapıştırılır. Böyle tariflerinin nasıl olduğu falan yazar üstünde. İşte o programı yapan benim. O sistemi Türkiye'ye satan benim. Tüm eczacılara ulaştıran benim. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok naziksiniz. Ben size onun hikayesini anlatacağım. Ve sizlerin de bunun gibi sarı bir etiket olmasa da, onu da yapabilirsiniz, hiç sıkıntı değil. Bu olmasa da başka bir şeyler neler yapabilirsiniz, nasıl hayata geçirebilirsiniz, bir girişim nedir, bu nasıl hayata geçti, onları paylaşmak üzere buradayım. Aynı zamanda ben bir de sosyal sorumluluğu çok seven bir insanım. Sanal Müdür adında da çok güzel bir sistem yaptım. Sizleri belki seneye kullanmanızı, inşallah kullanmazsınız, son sınıf öğrencileri çoğunlukta olduğunuzu biliyorum. İnşallah seneye onu kullanmak zorunda kalmazsınız. Sektöre atılırsınız ama normal Medula uygulamasını, şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun uygulamasının birebir aynısını yaptık. Bunu da sosyal bir sorumluluk projesi olarak gerçekleştirdim. Artık eczaneyi birebir insanların, her eczacılık öğrencisinin evinden deneyimlemesini sağlayabileceğiz. Rahatça reçete girebileceksiniz, reçete silebileceksiniz. Sanal hastalar oluşturabileceğiz. Öyle bir proje yaptım. Aynı zamanda da ilaç takas adında Türkiye'de ilaç miadının geçmesini engelleyecek bir girişimim oldu. Bu girişimde 2023'e yetiştiremedik ama 2024'te büyük ihtimalle tüm Türkiye'de tüm ilaç miadı geçmelerini sıfırlayabilecek bir proje haline evrildi. Bunların hepsi aslında birer girişimdir. Bunların hepsinin neden yapıldığını ve girişimin ne olduğunu ben size anlatacağım. Girişimcinin şöyle çok basit bir tanımı var. Bu tarz aslında böyle uzun tanımlar çok çekici olmuyor ama bazen bazılarınızın kafasına takılıyor. Bu tarz şeyler nelerdir diye. Girişim dediğimiz şey bilgi sahibi olduğu bir sektör var. Burada neyi? Bilgi sahibi olduğumuz sektör ne? Eczacılık sektörü. Neden? Biz eczacıyız çünkü. Onun için bilgi sahibi olduğumuz bir sektör var. Bilgi sahibi olduğunuz bir sektör daha olduğunu düşünün. Örneğin beni düşünün. O ne? Bilgisayar mühendisliği. 2 tane bilgi sahibi olduğum bir sektör var. Bunu neden anlatıyorum? Sizin de ikinci bir uzmanlık alanınız, multidisipliner bir yaklaşımınız olabilir diye bunu anlatıyorum. Bunu düşünebilirsiniz diye anlatıyorum. Bu iki alanda bir boşluk görüyorsunuz ve pazara sunulmamış, örneğin tüketici ihtiyaçları olabilir, o meslek mensuplarının ihtiyacı olabilir. Bunları görerek bir fırsat oluşturan kişilere, gördüğü fırsatları seçici olarak yasal sınırlar çerçevesinde optimum faydaya çevirebilecek kişilere girişimci diyoruz. Bu tabii çok geniş bir tanım gibi görünüyor. Ama böyle çok kafanızda böyle dallanıp budaklanmasın. Hiç olmayan bir şeyi yapmak da bir girişimdir. Olan bir şeyi farklı bir hale getirip kullanıma sunabilmek de bir girişimdir. En güzel bir girişim örneği son zamanlarda çok sık görmüşsünüzdür. Airfry diye bir malzeme var. Bazılarınız görmüştür, bazılarınız almış bile olabilir. Airfry dediğimiz malzeme aslında bildiğimiz 1970'lerde falan çıkmış turbo fırındır. Bildiğimiz turbo fırındır. Yani sadece buradan üfleme yerine alttan bir üfleme mekanizması. Yani pervaneyi alta çevirmiş, ısıtıcıyı buraya koymuş. Ve ne oldu? Adı Airfry oldu ve inanılmaz bir satış patlamasıyla, inanılmaz bir reklamla tüm Türkiye'de birçok insana bu verilmiş oldu. Nedir bu? İşte bu girişimdir. Yani girişim dediğimiz şey aslında böyle
Hiç olmayan bir şeyi piyasaya getirmek de bir girişimdir. Airfry gibi bildiğimiz bir malzemeyi farklı kullanılabilir hale getirebilmek de bir girişimdir. Sektörde bunları çok göreceksiniz. Eczacılıkta da çok göreceksiniz. Pardon, eczacılıkta da örneğin etiket sistemini şu an çoğu eczane kullanıyor. Ama ben ilk eczanemi açtıktan yaklaşık 1 sene, 2 sene sonra falan bunu aslında manuel olarak eczanemde kullanıyordum. Hatta benim gibi birçok arkadaşım kullanıyordu. Ama bu nasıldı? Biz bunları manuel olarak kenara bir yere yazıyorduk. Bir dosya haline koyuyorduk, etiket dosyaları halinde. Ve daha sonra o ilacın içerisine, o ilaç denk geldiği zaman o ilacın etiket dosyasını o programın içerisine açıyorduk. Ve onu kendimize uygun bir şekilde modifiye ederek onları bir modül haline getirip yazdır diyorduk. Ama bu çok uzun sürüyordu. Yani bunu yapmak yaklaşık 10 dakika sürüyordu ve 10 dakikada hiçbir hasta eczanede kolay kolay beklemez. Sadece bu iş için beklemez. Bilgi almak için bekler ama bu iş için beklemez. Ve ne oldu? Ben bunu otomatikleştirmek istedim ve bunu otomatikleştirmek için de bir bilgisayar bilgisine ihtiyacım vardı. Yazılım bilgisine ihtiyacım vardı. Kendi yazılım bilgim tabi buna yetmiyordu. Hiçbir zaman da yetmeyecek. Sizlerinki de yetmeyecek, emin olun. Yani sizin mesleğiniz eczacılık. Yaklaşık 4-5 senenizi en az bu işe veriyorsunuz. Ve tabii ki de kendinize yetecek kadar profesyonel diğer bilim dallarında olamazsınız. Ana mesleğiniz bu olacak. Ne oldu? Ben bu işi daha kolaylaştırabilmek için bilgisayar programcılığı okumaya karar verdim. Zaten ilgi alanım buydu. Ve daha sonra da bilgisayar mühendisi olmaya karar verdim ve bunu nasıl yapılacağını kendim öğrenerek ortaklarımla birlikte multidisipliner bir yaklaşımla ve üniversite hocalarından, bilgisayar mühendisi hocalarından destek alarak bir proje haline getirerek hayata geçirdim diyeyim. Geçirmeye başladım diyeyim, geçirdim. Ondan sonra girişimcide şöyle bir durum var. Anlattığım gibi aslında ana girişimcinin maddi manevi statüsünü, yani toplumun maddi manevi statüsünü yükselten bir şey yapıyor. Kendisi için de bir şey yapıyor. Ama asıl olayı bir para kazanmak değil. Her ne kadar bu işe para kazanmak için tabii ki de herkes baksa da öncelikli amaç bir sektörel değer yaratmak. Sektörel değeri yarattığınız zaman para kazanma arkasından otomatik olarak sizlere geliyor. Girişimcilerin tamamında böyle bir şey var. Önemli olan ekonomik ve sektörel bir değer yaratmak. Yani arkası mutlaka size para olarak, maddi imkan olarak geliyor. Açgözlülük yapmak ya da köşeyi dönmek hiçbir girişimcinin ya da girişimcilik mantığının ön planında olan bir şey değil. Yani köşeyi dönmek gibi bir düşünceniz varsa girişimlerle uğraşmak yerine ne bileyim maddi imkanınızın yettiği kadar bir araba alın satın. Yani para kazanırsınız. Olay para kazanmak değildir. Girişimcilik de bir araba alıp satmak değildir. Araba alıp satılan sistemlerin örneğin bakarsınız. Ben lise yıllarımdayken hatta ortaokul yıllarımdayken internet daha yeni daha çıkmıştı o dönemlerde tabii. Ben tabii 80'ler çocuğuyum. O dönemler internet daha yeni geliyordu. İnternet diye bir şey yoktu. Sürekli arabalar böyle otopazarları diye bir yerler var, orada satılıyordu. Ben dedim ki ya internet diye bir şey var. Burada dedim ya bütün arabaların resimlerini çekilse, birisi altına fiyatlarını koysa, satan kişi de evinin telefonunu yazsa, cep telefonu falan yok tabii ki. Dedim ne kadar güzel olur. Tabii kimseyi bilmiyorum, bir ortaokul öğrencisiniz. Ben bunu babama söyledim, dedim bu ne kadar güzel olur değil mi dedim. O zamanlar da araba bakıyordu falan. Yok dedi ya dedi, internetten dedi herhangi bir dedi arabaya bakılır mı dedi. Elinle gidip elleyeceksin, bakacaksın dedi. Mümkün değil öyle şeylerde, hayal görüyorsun sen dedi. Böyle şeyler olur mu falan dedi. Girişimcilikte böyle şeyler olacak. Yani başınıza 80 yılında 80'li bir insanın söylediği bu muhabbetler şimdiki dönemde de sizin başınıza gelecek ama girişimcilik doğru olduğuna inandığınız şeyin arkasından koşmak ve yapmakla ortaya çıkıyor. Bir şeyin doğru olduğuna inanmanız için de işte bunlar gerekiyor. Neler var? Engeller olacak size. İdari engelleri göreceksiniz. Uygun makro koşulları sağlayacaksınız. Her şeyi göreceksiniz. Bir fırsatınız olacak. İş geliştirme hizmeti alacaksınız. Danışmanlık almanız gerekecek. Eğitimli olmanız gerekecek. Ama bir yerde bunları aşmak için de inanılmaz bir iradeniz olacak. İşte bu girişimci dediğimiz kişi oluyor. Girişim hakkında bir düşünceniz oluyor. Dediğim gibi bir bilgilendirmeniz oluyor. Başarı için plan kuruyorsunuz. Hukuki açıdan da uygun, yasal koşulların dışına çıkmayan bir yapınız oluyor. Girişimde yapmak istediğiniz şey bu. Bizim girişimde en çok baktığımız şey ne? İşte burası. İşte bu 12 Nisan 2014 Cumartesi. Bu eczacıların, eczacılar ve eczaneler hakkında yönetmeliği. Yani bizim, sizlerin yönetmeliğiniz. Burada şunu söylüyor bakın, eczacılar ve eczaneler hakkında. Eczacılar dediği, siz diplomanızı aldığınız andan itibaren sizin adınız eczacı. Yani bir yerde eczane açsanız da, herhangi bir şirkette çalışıyor olsanız da siz bir eczacısınız.
ve sizi yönetmelik, sizin hakkınızdaki yönetmelik bu. Siz bir sağlık kuruluşu, sağlık kuruluşunda çalışıyor ya da çalışmıyor olun. Siz bir sağlık mensubusunuz, siz Sağlık Bakanlığı'nın tarafından imzalanmış bir diplomaya sahipsiniz ve siz eczacısınız ve sizin yönetmeliğiniz bu. Hayatta bakacağınız her şey bu görev sorumluluklar içerisinde yapacağınız her şey burada yer alıyor. Bakın burada ne diyor? İlaç tarifin çıkış hikayesi de buradan başladı. Diyor ki madde 7A'da bunlar hakkında yeterli bilgi ve kavrayış, yani ilaçların kullanılması, tıbbi malzemeleri hastalar nasıl kullanır, iyi mi kullanır, kötü mü kullanır, bunlar hakkında bilgi sahibi olur diyor. Advers etkileri izlemesi gerekir eczacıların diyor. Eczacıların dediği bu. Yani eczaneler demiyor, eczacılar, yani sizler diyor. Bunun için farmakovijilans tabii ki bunun adı, hepimizin bildiği gibi. İlaçlar bunun için de kullanacağız. Biraz da mobil uygulamayı da anlatacağım. Mobil uygulamada farmakovijilans yapmaya başlıyoruz bu sene. Reçeteye tabi olmayan ilaçlar hakkında danışmanlık diyor. Mesela burada bazılarınızın kafasında ışıklar yanabilir. Bir sürü reçeteye tabi olmayan ilaç var. Ve bunların hakkında inanılmaz bir bilgi kirliliği var. Bunlar hakkında bir uygulama yok. Eczacıların bir danışmanlık sağladığı bir ortam yok. Orada bir girişim eksikliği var. Örneğin görebilirsiniz bunları. Bunun gibi şeyler, işte oradaki eksikliği gördüğünüz zaman işte bunun adı girişim oluyor. Yasal olarak yasa bize diyor ki bunlar hakkında bizim danışmanlık hizmeti vermemiz gerekiyor. Yani yasa bana ilaç dışı, yani reçeteye tabi olmayan ilaçların ve sağlığa ilişkin ürünlerin danışmanlık hizmetini verme görevi veriyor. Bu benim yönetmeliğim. Ben bir eczane sahibi olsam da, eczane sahibi olmasam da böyle bir girişim yapsanız yasal olarak doğru demek oluyor. Onun için yasaları çok ciddi okumak gerekiyor, bilmek gerekiyor. Bir eczacı olarak sorumluluklarımızın ne olduğunu, herhangi bir girişimde bulunurken, bir şey yapmaya çalışırken bunları yapmamız gerekiyor. Diğeri de akılcı ilaç kullanımı. Zaten yapmaya çalıştığımız şey bu. Bir başka iyi eczacılık uygulama kılavuzumuz var. Bunda da hastanın ilaç kullanımından en iyi yararı elde etmesi amacı eczacı tarafından sorumluluklar içerisinde yer almış. Yine burada diyor ki ilaç kullanımına ilişkin bilgi ve teknolojinin takibinin sağlanması. Bu bizim görevimiz. Bildiğiniz görev yani. Bunlar aslında bizim yasal olarak görevlerimiz. Bakın 10C6 diye bir madde var orada. Orada diyor ki kullanım şekli doz, sözlü bilginin yanı sıra ambalaj üzerine yazarak da bilgi verebilir. Yani yazarak diyor burada. Neden etikete yazmayalım ki dedim. Yani yazıyoruz ama elle yazarken çok kötü oluyor. Neden etiket üzerine yazmayalım diye bir düşünce. O da yazmak mı? Yazmak. Dedim çok daha güzel olur. Çok daha pırıl pırıl etiketler içerisinde insanların sağlık okuryazarlık seviyesini de yükseltir diyerek ilaç tarif hikayesi böyle çıktı. Yani hikaye çıkarken aslında bunlar okunarak çıktı bu hikayeler. Hayat biraz da böyle bir şeyler yaparken buralara insanı gönderiyor. Bunları neden anlatıyorum? Bir şey yapmaya başlayacağınız zaman kafanızda yarın mezun olduğunuzda ben ne yapacağım, ben başka şeyler yapmak istiyorum diye düşündüğünüzde önce bütün kılavuzları, yönetmelikleri okuyun. En fazla böyle bir saatinizi falan alacak bir şeydir. Ama oradan çok ince kendinizin ne yapmak gerektiğine dair ve ne yapamayacağınıza dair bir sürü şeyler çıkartabilirsiniz. Temel özellikler neler? Dediğim gibi kar amacı ve zarar riskinin sahibiyiz. İlaç tarif sistemi de tabii ki de kar amaçlı kuruldu. Yani hiç kimse zarar etmek için bir işin başına geçmez, o kadar masraf etmez. Ama zarar riski de vardı. Zarar riskimiz neydi? Kullanılmayabilirdi, satamayabilirdik, tercih edilmeyebilirdi. Ya da biz yaparken, örneğin şu anda Türkiye Eczacılar Birliği de bizim programımızın aynısını kendi bünyesinde yaptı. Başka bu tarz meslek odaları bunu yapmış olabilirdi. Biz hiçbir şekilde bunu satamayabilirdik. Yani bunların hepsi risklerdi ve bunların hepsini göze alarak bu işe girdik. Yarın bir iş yapmak isterseniz siz de emin olun hem işin patronu hem çalışanı hem de kaybedecek olan kişisi olacaksınız. Bir girişime girişmek bizim sektörde maalesef biraz daha zordur diğer sektörlere göre. Ama mesleki fayda sağlamak tabii çok farklı bir insana mesleki bir haz veriyor. Hedefleyeceğiniz şeyler işin sermaye yapısına bağlı olacak. Dediğim gibi her şey öncelikle para. Eczane açsanız da maddi şeyler çok önemli. Girişimde de maddi şeyler tabii ki çok önemli. Ama çeşitli maddi kaynaklar da var. Bunlarla ilgili de çok az 3-5 bir şey söyleyeceğiz. Her girişim işin ölçeğinden bağımsız iş hayatında yer tutacak. Yani ne iş yaparsanız yapın bir yeriniz olacak ve sizi ziyaret edenler olacak sektör içerisinden. Biz de ilk ilaç tarif yaptığımızda eczane otomasyon programları bolca kapımızı çalmıştı. Böyle değişik ilginç teklifler de gördük ama çok da güzel işbirliği teklifleri de görmüştük. Böyle şeyleri hep göreceksiniz. Hayat bunları gösteriyor. Bir iş yaptığınız zaman sektörde çok ilginç, daha önceden iş yapan insanlar göreceksiniz. Kendine güven ve bilginiz en büyük silahınız olacak.
bunları sağlamak için de bilginizin yükselmesi gerekecek. Bilginizin yükselmesi için de daha fazla eğitim, daha fazla öğretim ve daha fazla multidisipliner işbirliğine ihtiyacınız var. Bir hukukçuya ihtiyacınız var. Hukukla ilgili olan kişiye, yani hukukçu derken hukukla ilgisi olan, hukuk konusunda eğitim almış birisine ihtiyacınız olacak. Maddi olarak size destek olacak birine ihtiyacınız olacak sermaye için. Ve işin nasıl yapılacağına dair mesleki bilgiye ihtiyacınız olacak. Bunların hepsi size elinizde olduğu zaman emin olun yaptığınız girişim eğer yasalsa, doğruysa %80 olarak iş yapamayabilir. Çünkü genel bir kanı bu. %20 olarak çok iyi iş yapabilir. Bütün girişimlerin yaklaşık %80'i başarılı olmaz. %20'si başarılı olur. Bu rakamları bilerek, bu oranları bilerek, bu düşünceleri bilerek ben bunu yapabilirim. Ama bu olmazsa da ben moralimi bozmayacağım. Zaten 10 tane girişimin 8 tanesi tutmuyor ama 2 tanesi tutuyor diye düşünerek işin içine girebilirsiniz. Ama bu rakam tabii daha çok Amerika ve Avrupa bazlı bir rakam. Bizim Türkiye'de ekonomik koşullarımız sebebiyle 100 girişimimizin 80'ini batırmak gibi lüksümüz yok. Böyle bir lüksümüz maalesef olamaz. Yani 100 şirketin 80'i kapanmıyor, merak etmeyin. Bizler doğru işlerle, doğru kişilerle yaparsak emin olun doğru oluyor. Ben tabii Denizli'de olduğum için orada birçok böyle ufak tefek girişimler yapmaya çalışan kişiler oluyor. Beni buluyorlar tabii. Eczanemde olduğum için ben gündüzleri, eczanemde beni buluyorlar. Geliyorlar diyorlar ki ya Ayşe siz böyle böyle bir iş yapıyormuşsunuz. Evet. Ya benim bir fikrim var eczanelerle ilgili, bunu yapalım mı? Buyurun nasıl oluyor falan. Buyurun ben size işte çay kahve içelim, anlatın bize falan. Ben bayağı dinliyorum onları. Diyorlar ki mesela ya işte ilaçları e-reçeteye yazıyorlar. Evet. İşte e-reçeteyi eczaneye direkt göndersek, eczane oradan reçeteyi girse, evime ilacı gönderse, ben de o arada kuryelik yapsam. Güzel olmaz mı? Müthiş bir girişim. Hiç kimse neden yapmadı bunu diyor. Siz diyor ortak yapalım mı diyor falan. Gelmiş böyle bana diyor ki yani bunu ortak yapalım birlikte. Ya tamam çok güzel düşünmüşsünüz ama yasal engeller var dedim. Nasıl yani dedi. Dedim hasta eczaneye gelmek zorundadır ve ilacını eczaneden, eczacının elinden bizzat teslim almak zorundadır. Çalışanından da alabilir ama eczacının onayıdır. O yani eczacının bilgisi olmadan hiçbir şekilde o ilaç verilemez dedim, anlattım. Bu yasal bilgiyi dahi, bu yasal sınırı dahi hiç okumamış, hiç bakmamış. Süper bir girişim olarak aklına gelmiş. Tabii bunun kalkıp da bunun girişimini yaparsanız, bu konuya para harcarsanız, kalkıp da mesela motokuryeler alırsanız ne yaparsınız? İşsiz kalırsınız, o girişim batar. Yani maddi olarak para yatırdığınız şeyin, manevi olarak ruhunuzu koyduğunuz işin mutlaka yasal olarak uygun olması gerekiyor. Dediğim gibi birçok alanda her türlü multidisipliner yaklaşımla en doğru süreci kurmak zorunda olan kişiler sizler olacaksınız. Dediğim gibi bu konulardan çok bahsettim. Hangi alanlarda kimlerden yararlanacağınızı bileceksiniz. Dediğim gibi mutlaka hukuki bir danışmanlık almanız gerekecek, maddi danışmanlık almanız gerekecek. Devlet destekleri konusunda bilen kişilerden bilgi almanız gerekecek ve yoğun bir şekilde fikrinize inanarak doğru işi yaptığınızı düşünüyorsanız arkasından koşturmanız gerekecek. Sadece eczane eczacılığı olarak düşünmeyin. Birçok alan var. Eczacıların çok boş bıraktığı, bizlerin çok boş bıraktığı. Onlardan bir tanesi mesela biyomedikal mühendisliği. Biyomedikal alanında maalesef eczacılar hiç ilgi göstermiyor. En önemli alanlardan bir tanesi. Bir tane Boğaziçi'nde bir hocayla konuşurken söyledim. Hocam dedim ben hani yaşım 40'ı geçti ama dedim ben sizin sektörünüze çok ilgiliyim. Yüksek lisans doktora yapmak isterim dedim. Puanlarım yeterli. Bu arada bu yaşta kalkıp ALES'e bayağı YDS'ye falan girdim onun için. Çünkü merak ediyorum yani hoşuma gidiyor. Vücuda değen her türlü cihaz biyomedikal alanının içerisine giriyor ve eczacılara çok ihtiyaç olan alanlar. Hocanın direkt söylediği şey yani bir eczacının böyle bir şeye heves etmesi inanılmaz beni heyecanlandırdı. Bizim çok fazla eczacıya ihtiyacımız var çünkü ilaç alanında çok fazla çalışma var. Önümüze gelen akıllı ilaçlar var ve biz bunları eczacısız yapmak zorunda kalıyoruz bazı noktalarda diye böyle bir cevap geldi. Bahsetmeye çalıştığım şeyler tabii ki buydu. Yani birazcık buradan hani aklınıza girişimler kısmında gelsin. Kişisel olarak kendinizi ağır bir çalışmaya hazırlayın. Sektörel fayda oluşturmayı unutmayın dediğim gibi. Bunlardan çok bahsettim. En başta söylediğim gibi ataerkil aile yapınız, aile etkiniz, anne baba denetimleri, itaat istekleri, toplum baskısı, paramız yok, nereden buluruz korkusu, bunlar en fazla girişimciliği etki eden faktörler. Bunları şöyle bir göz gezdirin ama okumayın, aklınızda kalmasın çünkü kendinizi negatif etkilemeyin. Pozitif şeyler düşünün, böyle bir şey olmaz deyin ya ben doğru yapacağım, becerikli yapacağım, her şeyi becereceğim deyin.
Emin olun yapacaksınız. İlaç tarif dediğimizde böyle bir yazılım. Gördüğünüz böyle bir şey aslında. Eczacının karşısında bu geliyor. Staj yapanlar varsa eczanelerinde bunları görmüştür. Gördüğünüz hasta ismi çıkar. İlacın nasıl olduğu çıkar ve bir eczacı belli koşullardan önce ne cevap veriyorsa onları etikete yazar. Ve bunları değiştirmenize izin verir ve çok güzel bir eczacı hizmeti vermenizi sağlar. Tabii gördüğünüz gibi her türlü ufak tefek şeyleri de hastaya verilecek uyarıları da söyler. Bunun yanında tabii bu gelişebiliyor. Nasıl gelişebiliyor? Örneğin magistral bir etiket haline getirebiliyoruz. Magistral bir bilgi ansiklopedisi haline getirebiliyoruz. Mobil uygulamaya koyacağımız videolarla da hastaların ilaçları kullanımını örneğin size anlattığınız ama unuttu. Daha akredite bir şekilde görmesini sağlayabiliriz. Arapça, İngilizce, Rusça çeviriler yaptık. Türkiye'de tabii Arapça konuşan, İngilizce konuşan veya Rusça konuşan, ana dili olan, Türkçeyi bilmeyen çok fazla hasta var. Onların en azından akredite tarif almasını sağlamak istedik. İngilizce içerikleri ben çevirdim. Arapça içerikleri ve Rusça içerikleri eczacı ve doktorlar çevirdi. Tabii ki onların elinden çıkardık. Bunlar da çok güzel böyle eczanemizde kullandığımız birçok eczane kullandığı fiyat etiketleri. İşte onda bununla basıyorlar. Bildiğiniz yani aslında bakın ne kadar mantıklı. Yani ilacın üzerine etiket basmak üzere kullanılan bir program, o amaçla çıkmış bir program. Gitti böyle bir şeye evrildi ve içerisinde bir raf etiketiyle artık çok güzel eczanelerdeki raflardaki etiketleri bu şekilde yapmış olduk. Bunun için de Fortix adında bir firma var. Onların deneyimlerinden yararlandık. Dedik ki sizin böyle bir etikete ihtiyacınız varmış. Bizim de etiket tasarımına ihtiyacımız var. Biz size böyle program sağlamış olalım. Bunu siz satarsınız. Siz de bize etiket tasarımlarını verin dedik. Sevinerek, koşarak sevindiler. Yani bizim zaten böyle bir şeye ihtiyacımız var dediler ve işbirliğiyle bunu gayet rahat bir şekilde yaptık. Daha sonra da yüz tanımaya geçtik. Herkesi yüzünden tanıyan bir sistem yaptık. Bunu korona öncesi yapmıştık ama tam böyle piyasaya çıkaracakken korona diye bir şey çıktı ve herkes maskelendi. Bizim bu yüz tanıma işimiz maalesef boşluğa çıktı. Dediğim gibi her şey hemen olmuyor. Yaptığınız şey bazen boşa gidebiliyor. En güzel örneğidir. Yani insan düşünür müydük ya ne güzel yüz tanıma sistemi yapmışız eczanede. Bir anda herkes maskeleniyor ve onu kullanamıyorsunuz. Yani böyle şeyler olabilir. Başınıza meteor da düşebilir. Herhangi bir girişim yaparken her şey olabilir. Ama emin olun doğru bir şey yaptığınızda bir süre sonra maskeler çıkıyor. Maskeler çıktığında onu kullanabiliyorsunuz. Bu da bizim mobil uygulamamız. Bayağı bildiğiniz bu şekilde videoları hastaya gösterebilecek bir yapıya evriltiyoruz. Şu anda çok fazla patlatmadık diyeyim yerindeyse mobil uygulamamızı. Çünkü videolarımızı bitirmedik. Şu an kullanımda kullanılabiliyor ama tabii bir tanıtım süreci için bir mobil uygulamanın tam olması gerekiyor. Çünkü mobil uygulama bir kere açılan bir şey, ikinci defa kimse açmıyor. Bir de robotlar var gördüğünüz gibi, girişimlerden birisi de bu, eczane robotları. Bu Gazi Üniversitesi'nden çekilmiş, orada bir örnek bir robot. Eczane robotları ileride çok göreceğimiz şeyler. Gelecekte de bu tarz çok güzel şeyler göreceğiz. 3 boyutlu tablet basım, multivitamin basımları göreceğiz eczanemizde. 3D yazıcılarla çeşitli şeyler basılacak, yapay organlar, biyomedikal ürünler, bir sürü şeyler göreceğiz. Deri altı çipler, şeker, EKG ölçümleri, artık saatlerde, akıllı saatlerde EKG ölçümü var mesela. Ne kadar normal geliyor değil mi bize? Ama 5 sene önce bunlar uçuk açık şeyler gibi geliyordu. Emin olun 5 sene sonra da deri altında küçük çiplerle bunlar zaten yapılabilecek hale gelecek. Ama bunları siz olmadan, sizin deneyiminiz olmadan yorumlanamayacak. Onun için bütün sektöre, yani sadece sağlık alanına ilaç olarak bakmayın. İlaç ve sağlık alanında bir uzman olduğunuz için hekimlerin yanında, hekimlerle işbirliği içerisinde çok farklı projelerde eczacı olarak yer almamız mümkün. Benim telefonum ve mail adresim burada. Umarım çok başınızı ağrıtmamışımdır. Belki soru sormak isteyenleriniz de vardır. Ben size kısaca kendi hikayemi anlattım. Şirketimin hikayesini anlattım, eczanemin hikayesini anlattım. Tabii konuşacak daha çok şey var. Ama tabii başka şeyler sormak isteyen, aklına takılan bir şeyler olursa da onları da cevap vermek isterim. Sizlere şimdilik teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Başınızı ağrıttım. Sağ olun. Merak ettiğiniz bir şey olursa ben buradayım. Gördüğünüz gibi telefonum da orada. İnternetten de beni bulabilirsiniz. Yazdığınızda benim adreslerim falan çıkar, her şeyim çıkar. Böyle kolay ulaşılabilen birisiyimdir. Aklınıza bir şey gelirse her zaman için bana sorabilirsiniz. Ben şöyle bir şeye girişmek istiyorum. İşte bunun için de şöyle bir hazırlık yaptım. Ne yapmam gerekir diye sorun. Mümkün olduğunca ben size elimden ne zaman boş bir zamanım gelirse mutlaka ararım. Dediğim gibi çağırdınız, koşarak geldim. Ne zaman derseniz koşarak gelirim. Yeter ki yeni şeyler yapalım. Yeter ki eczacılar olarak kendimizi kabul ettirelim. Yeter ki eczacılar olarak
içinde ilaç ve sağlık geçen, halk sağlığı geçen her alanda mutlaka biz de dokunalım. En son söylemek istediğim de budur. Sağ olun. Hocam öncelikle sunumunuz için sonra da geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çiçeğinizi ve havanızı takdim etmek üzere doktor öğretim üyesi Büşra Nur Çattık hocamızı ve sosyal medya koordinatörü İrem Küçük'ü sahneye davet ediyorum. Evet, diğer oturumumuza geçiyoruz. Mesleğimiz insanlık tarihi kadar eski. Geçmişten günümüzde teknolojik gelişmelerle mesleğin uygulanması her ne kadar değişse de amaç her zaman insan sağlığına fayda sağlamak olmuştur. Bizler günümüzün teknolojik gelişmeleri ve ihtiyaçları doğrultusunda eczacılık alanında kendine yer edinen uzay eczacılığını tanımak için yola çıktık. Kariyer yolculuğunda uzaya çıkmayı hedefleyen arkadaşlarım, bu oturum sizler için. Profesör Doktor İsmail Tuncer Deyim, Kariyerde Uzay Yolculuğu başlıklı sunumu ile bizlerle birlikte. Ben hepinize merhaba diyorum. Aslında kalabalığınızı görünce enerjim bir kat daha arttı. Aslında bugün talihsizlikten tam da böyle işte deprem gibi kötü şeylerin arkasından açılınca işte eksik kalan sınavlar vesaire. Bugün aslında normalde İzmir'de olmam gerekiyordu. Ama Gülden Hoca'nı çok sevdiğim için ve sizleri çok sevdiğim için o programı sonra yaparım diye bıraktım ve hani sizlere koşarak geldim. İnşallah size... İnşallah size güzel bir pencere açarım, aklınızda küçük yeni fikirler oluştururum. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim, biraz değişik bir insan olduğumu zaten fark etmişsinizdir. İlerleyen zamanda daha da iyi fark edersiniz. Aslında kelime şu, hayatla ilgili. Yaşım müsait olduğu için bazen eczacılıkta da çok kız arkadaş olduğu için akademik hayatta da çok kız var. Dolayısıyla onlar bazen soruyorlar, diyorlar Tuncer Hocam hani bizim için doğru erkek aday kim? Hani onda ilk şeyi nasıl aramamız lazım? Ben de diyorum ki adaya bir bakın, bir uğraşısı olsun. Niye diyorlar? Bir uğraşısı olursa onunla uğraşır, yoksa seninle uğraşır diyorum. Benim hayatım hep bu felsefeyle gitti. Benim hemen hemen hiçbir boş zamanım yok. Başka bir şey yaparak dinleniyorum. Size şöyle küçük hayat hikayemden birazcık bahsedeyim. Bu benim uçaklara, havacılığa ve uzaya ilk girmeme neden olan uçak. 1942 model ve o uçağın pilotu benim üvey amcam. Dolayısıyla o uçak kazası 1942 yılında olunca dedem onun sadece sol kolunu bulabiliyor ve saatini, ilk aldığı saatini bulabiliyor. Ben de o saati dedemden aldım. Yaklaşık 3. sınıftaydım, ilkokul 3. sınıftaydım. Uçak, havacılık, şehit olmak, bir ideale sahip olmak, hayatı bir şekilde evirmek ve ben ondan sonra mikrobu aldım. Mikrobu alınca tabii ki sizce pilot olmak istemiş miyimdir? Çok istedim ama gözlerim nedeniyle olamadım. Dolayısıyla hayatta hiçbir şeyi de bırakmamak lazım. Ben de uçakları bırakmadım. Dolayısıyla ben artık o günden sonra masa kenarından tahta kesip süpürge sapından uçak yapan bir insan oldum. Dolayısıyla artık şimdi tahtaya motor bağlasam uçar hale geldi. Bünye onu öğrendi. Ve aslında hani size söylediğim
çok meraklıyım. Bu benim evim. Gördüğünüz gibi uçak atölyesi gibi. Buraya Cuma akşamı buraya gidebiliyorum. Boş zamanlarımda model uçaklarla ilgili bilgileri çocuklara, insanlara, sizlere, öğrencilere vermeyi çok seviyorum. Çünkü o benim hayatımın dinlenme periyodunda yaptığım işlerinden bir tanesi. Ama baktığımız zaman size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şu anda acaba havada ne kadar uçak var? Bir bakmaya çalışalım. Şu gelmedi galiba ama. Dolayısıyla şu anda şu şeyi de görebilirsiniz. Tabii çok yeni zamanda almadım. Hareketli şey çıkmamış ama şurada gördüğünüz küçük noktalar aslında şu anda an itibariyle havada olan uçaklar. Zannettiğimizden çok daha fazla sayıda uçak şu anda an itibariyle havada. İnsanların büyük bir bölümü uçaklarda seyahat ediyorlar. Sağlıklı insanlar seyahat ettiği gibi sağlık sorunu olan insanlar da seyahat ediyorlar. Hekimler aslında Medupsa Üniversitesi'nin tıp fakültesi de böyle bir şeyi var. Pilot yetiştirmek için eğitimleri yapabilen, aslında sesi olsaydı çok süper olacaktı ama eğitimleri yapabilen veya uçucular için sağlık testlerini yapabilen akredite fakültelerden bir tanesi. Dolayısıyla eğer onlar öğreniyorsa sizce biz eczacılar olarak aynı şeyi öğrenmek zorunda mıyız? Bence zorundayız. En azından hekimlerle, bu işi yapan insanlarla, oradaki hastalarla, trombofilobitli bir hastamız eczanemize geldiği zaman sizce bilinçli, bilgili ve yetkili bir eczacı olarak onlara birkaç şey söyleyebilmeli miyiz ekstradan? Bence evet. Aslında şu olan konuştuğu zaman şeyi söylüyordu. Ne derler? Havada uçmak çok güzel ama uçtuğumuz zaman dünyanın alt katmanından daha üst bir katmana çıktığımız için hani hep söylüyoruz ya ozon tabakası diye ya da bazı tabakalar diye koruyucu kozamızdan da birazcık yukarı bir tabakaya çıkıyoruz. Peki o zaman soru şu, hani tam bağdaştıramadınız belki şimdiye kadar ama yavaş yavaş kafanızda bir şeyler oluşmaya başlayacak. Ben insülin hastasıyım. Yanımda sürekli insülin kalemini taşımak zorundayım. İnsüline ihtiyacım çok fazla var ama aynı zamanda zengin bir iş adamıyım. Sürekli seyahat ediyorum. 11 saat seyahat ederseniz ancak Amerika'ya ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla benimle beraber insülin de geziyor. Hepiniz kendinize sorun. Tatil tarafına giderken, tatile çıkarken eczaneden daha fazla antibiyotiği çantanıza koydunuz mu? Evet. Yurt dışınıza çıkanınız var mıdır? Yurt dışında doktor bulamazsam, eczane bulamazsam diye birkaç tane de ekstradan ilacımızı çantaya koyduk mu? Evet. Uçaklarda bazı ilaçlar acil durumlar için taşınıyor mu? Evet. Peki bunların bir standardı var mı? Hayır. Peki ben bir ilacı özellikle insülin gibi hani protein olup insülin gibi çabuk bozulan proteinik karakterli bir madde taşıyorsam bir insülin kalemini uçakla kaç kez taşırsam hala stabilitesinden emin olabilirim. Bununla ilgili bir çalışma var mı? Yok. O zaman şu topluluktan birileri, benim hayalim o, ileride bunu yapan insanlar olmak zorunda. Eğer mesleğimizi iyi şey yapabilirsek. Dolayısıyla uçakla gittiğimiz zaman uçakta çok sık seyahat ediyordum eskiden. Şimdi biraz korona nedeniyle azaldı. Çok sık müdahale edilmesi gereken durumlar ortaya çıkıyordu. Hatta anons yapılıyordu. Arka sıralarda medikal tecrübeye sahip birinin yardımına ihtiyaç duyan hasta var. Lütfen kendinizi tanıtın ve gidin diye. Uçaklarda hekim bulunuyor mu? Hayır. Ama siz hostesten deneyin isterseniz. Ağrı kesiciniz var mı? Size hiçbir sorgu sormadan, ne kadar taşındığı belli olmadan, stabilitesinden emin olmadan, etkileşiminden emin olmadan ilaç getirebiliyorlar. Dolayısıyla bunun bir standardının olmaması
bizim bunu test etmiyor olmamız önemli bir eksiklik. Dolayısıyla tansiyon hastasıysanız eğer yukarı çıktığınızda ben uçağa barometreyle de bindim, saatimdeki ölçüm aletinden basıncı ölçmeye çalıştım. Gerçekten 20 bara kadar yukarıda eksilme oluyor. Eğer olmasaydı inerken sinüslerinizde ağrı, kulağınızda tıkanma olmazdı. Dolayısıyla aslında basınçla ilgili çok önemli şeyler var. Ama söylemeye çalıştığım, içinizden kaç kişi dalış yapıyor ya da dalışla ilgili bilgisi olan var mı? Ya da şöyle bir bilgiye sahip miyiz? Biraz sonra inşallah size söyleyeceğim. Tüplü dalış yaptığınız zaman eğer çok derine indiyseniz dokularınızın içinde azot gazı var. Eğer çok kısa bir sürede uçağa binerseniz aslında uçakta vurgun yiyorsunuz. Türk insanının bir şeyi var, ne derler, şanssızlığı var bence. Bazı şeyleri bilmeden yaşıyoruz. Hani bir fıkra var ya, o çok hoşuma gidiyor. Adam ölmüş, öldükten sonra cennete gitmiş, cennetin kapısında melekle karşılaşmış. Demiş ki, ya affedersiniz ben buraya nasıl geldim acaba? Melek de sormuş, siz Türk müsünüz? Ya, evet, nereden bildiniz? Türkler demiş genellikle nasıl öldüklerini anlamadan. Ya kazayla ya işte dalış yaptıktan sonra uçağa binip uçakta vurgun yedikten sonra yazık çok da gençti ama ömrü vefa etmedi. Hayır, aslında hayatı yanlış yaşadık. Dolayısıyla bilgisizlikten bazı şeyler de başımıza geliyor. Ondan sonra tarih diyoruz. Ama eczanemizde bir hastamız geldi. Size dedi ki ben Dubai'ye gidiyorum, orada tüplü dalış yapacağım. Hani yanımda da işte güneş kremi, ilaç söylemeyeyim artık ya da şunlara ihtiyacım var. Bilinçli bir eczacı olarak eğer uçağa yakın zamanda dalış yaparsanız uçağa binmemeniz lazım diye en azından bugünden sonra bazı uyarılarda bulunmanız lazım bence. Uçakta ben bunu anlatmaya başladığımda ne korona vardı ortada ne bir şey vardı. Ve o zaman öğrencilere diyordum ki eğer bir salgın ortaya çıkarsa bu salgının dünyaya yayılması 3 gün sürüyor, hatta 8 saat sürebiliyor diye. Bunu yaşadık mı? Tecrübeyle yaşadık. Dolayısıyla bu önemli bir sorun. Hava ve uzay eczacılığı aslında ülkemizde ilk benimle gelişmeye başladı. Bir şekilde mesleğime entegre edebilecek şansı buldum. Seçmeli ders olarak açtım. Aslında onun fikri de Amerika'dan geldi. Şu anda Trakya Üniversitesi'nde de benzer bir şekilde var. Burada isteyen hocalar olursa bütün notlarımı paylaşmaya hazırım. İsteyenleriniz varsa bütün detayları anlatmaya hazırım. Burada da hava ve uzay eczacılığı ile ilgili ilgilenen birisi varsa dersi başlatabilir. Dolayısıyla Türkiye'de 1929 yılında başlamış aslında uçaklarla ilgili benim amcamın şehit olduğu 1942 yılı vesaire aslında havacılık tıp merkezleri yurt dışında Aerospace Center diye şeyler var, merkezler var. Amerika'da bunlar oldukça gelişmiş. Ülkemizde de bir ara daha fazla gelişiyormuş ama şu anda birazcık geri kalmış. Biruni Üniversitesi şurada, Medupol nerede? O da buralarda bir yerdedir. Belki bir sonraki sayfadadır. Dolayısıyla sağlıkla ilgili bu merkezleri görebiliyoruz. Peki ülkemizde sivil havacılıkla ilgili temel kurum hangisi biliyor muyuz? Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. Eğer İHA SİHA yapmak istiyorsanız benim bütün İHA'larım, SİHA'larım yaptığım, kırdığım bütün uçaklar burada kayıtlı. Buradan iyi bir haber. İHA 0 ve İHA 1 ehliyetini online alabiliyorsunuz oradaki eğitimleri yaparak. Yarım kiloya kadar ya da belli bir ağırlığa kadar olan uçakları uçurmak için online ehliyet alabiliyorsunuz. Ben sizin yerinizde olsam bir girer bakardım bunlar nasıl alınıyor, nasıl yapılıyor diye. Dolayısıyla ilk 2018 yılında Eczacılık Fakültesi'ne entegre olma şansı buldu bu konu. Ve daha sonra ilerlemeye çalışıyor. Neler yaptım onları anlatmaya çalışacağım. Birazcık hızlı geçeyim, çok kafanızı dağıtmayayım ama uzay ya da havada hareket dediğimiz zaman motion sickness, hareket hastalığı. Dolayısıyla bunun için en çok kullanılan şeylerden bir tanesi Prometezin. Amerika'da yapılan çalışmalarda, yurt dışında yapılan çalışmalarda Prometezinle ilgili çok çalışma var. Çünkü uzay aracına gittiğiniz zaman, ben Mars'a giden bir insan olayım, gönderirlerse sizce gider miyim? Bence giderim. Dolayısıyla yanımda Prometezin varsa gitmeden önce gidecek insana bunun ne kadar stabil kaldığını söylemem lazım. Çünkü uçakta bir dünyaya gideyim, geri alayım, geleyim şansı yok.
Uçakta ya da uzay aracında farmakodinamiğimiz, farmakokinetiğimiz, biyoyararlılığımız, her şeyimiz değişiyor. Dolayısıyla dünyada uzay eczacılığıyla uğraşanlar özellikle Amerika'da monograflar hazırlıyorlar ve uzay mekiği için ilaç paketi, tıbbi çanta hazırlıyorlar. Dolayısıyla Türkiye uzay adamını seçti mi? 2 kişiyi seçti, biliyorsunuzdur takip ediyorsanız. Dolayısıyla 2 kişi gidiyor. Onların yanına sizce çalışmak için, ilaç göndermek için çabalamış mıyımdır? Dolayısıyla tabii ki çabaladım fakat henüz onay alamadım. Aslında bu kadıncağız Amerika'da Johnson Space Center'da çalışan Tina Boyus. Acaba kadın Türkiye'de bu kadar meşhur olduğunu biliyor mu? Bence biliyor çünkü internetten ulaştım. Ama bir oturtamadı hani Türkiye uzayla ne alakası var vesaire diye. Ama Tina Boyus benim için önemli çünkü kendisi farkında mı değil mi bilmiyorum ama dünyada ilk defa Space Pharmacist unvanını alan kişi. O açıdan bence önemli ve bence bir tarih yazmış. Belli ekibi var, onlarla beraber çalışıyorlar. Yaptıkları çalışmanın büyük bir kısmı formülasyon ve formülasyonların stabiliteleriyle ilgili, biraz sonra göstereceğim. Dolayısıyla farmakokinetikle ilgili birçok çalışma yapmışlar. Biliyorsunuz uzayda yer çekimi olmadığı için kaslarda güçsüzlük ve gastrointestinal sistemin bile boşluksuz bir ortamda kalması, birçok şey değişebiliyor. Ama en çok antibiyotiklere ihtiyaç gösteriyorlar. Daha önce duymuş muydunuz ya da düşünmüş müydünüz bilmiyorum ama hareket ya da yerçekimsiz ortamda kalmanız immün sisteminizi, çünkü yürümekle yaptığınız hareket kemik iliği, dalak, karaciğer ama en çok kemik iliğini, dolayısıyla immün sisteminizi pozitif yönde etkileyebiliyor. Dolayısıyla Tina Boyus ve ekibinin yaptığı çalışma, onlar farmakoterapeutikslerin veya uzaya gidecek ilaçların güvenliğinden, formülasyonundan emin olmaya çalışıyorlar ve eczacılar temel olarak orada çalışıyor. Ben de bir ekip oraya göndermeyi çok istedim. Aranızdan yeterince cesaretli ve inatçı kişiler varsa onları da göndermek için, en azından birlikte çalışmak için her şeyi yaparım. Dolayısıyla önemini tartışmak istemiyorum aslında ama uçak yolcuları rahatsızlıkları için temel olarak eczacılık fakültelerinde bu konuyu işlemiyoruz. Şimdiye kadar göreniniz var mı? Ben kendi eğitimimde görmedim. Dolayısıyla bundan sonra ümit ediyorum daha fazla şeylere gitmemiz lazım. Çok kısaca birkaç şey söyleyeyim, aklınızda kalsın. Uçağa bindiğimiz zaman, uzaya gittiğimiz zaman en çok lezzet etkileniyor. Uçağa bindiğiniz zaman genellikle eskiden daha çok yapılırdı, şimdi birazcık daha az ama domates suyu ikram edilirdi. Niye domates suyu diye düşündünüz mü? Şimdi de vişne. Hani domates birazcık şeye gitti. Bunun bir sebebi var. Çünkü vişne ve domates suyu, biraz sonra söyleyeceğim, tat algısı en yüksek olan gıdalardan bir tanesi. Havaya çıktığınız zaman, uzaya gittiğiniz zaman ortam nemini kaybettiğiniz için koku reseptörlerini kaybediyorsunuz. Covid'de koku kaybedince ne olduğunu gördünüz. Lezzet algınız bozuluyor. Dolayısıyla hava basıncı değiştiği için çözünürlükleri değişiyor koku moleküllerinin. Uçakla uçarken en yüksek dağdan daha yüksek bir yerde uçuyorsunuz ve o ortamın şeyi çok az. Ne derler? Nem düzeyi çok az. Karda, kışın, soğuk havada nemin azaldığını biliriz. Hatta doğru mu söylüyorum? Şöyle düşünün. 25 derece yüzde kaç nem? Stabilite ortamı %60 nem. 40 derece %75 nem. Sıcaklık ne kadar fazlaysa çözünürlüğü arttığı için nem de o kadar fazladır. Soğuk yerlerde deriniz daha çok kurur. Antalya'da nemden kolunuzun altından bile terlersiniz. Dolayısıyla nem yoksa eğer diliniz zerostemiye denen bir rahatsızlık haline geliyor. Ve aslında bu cotton mouth dedikleri iyi çözülmeyen, iyi lezzet almayan bir ortam. Dolayısıyla uçakta ve uzayda tat alamayacaksınız. O yüzden size birçok şey yapıyorlar uçakta lezzetinizi arttırmak için. İkinci bir sebep de yüksek gürültülü ortamda timpanik sinirlerle tat alma sinirleri çok yakın olduğu için birbirlerini etkiliyorlar ve tat almanız bozuluyor. İşte o yüzden uçakta
bize kötü şeyler ikram ettiler, lezzetsizdi demeyin diye lezzet algısı yüksek şeyler size verilmeye çalışılıyor. Çalışılan ilaçlar arasında bakın birçok mide ilacı, antibiyotikler, antihistaminikler, kemoterapetikler çünkü uzayda gama ışınlarına bile maruz kalıp sorun yaşamanız mümkün. Antiviraller size bir şey ifade ediyor mu? Uçak şeylerinde çok çıkmıştı. Antienflamatuarlar, antipsikotikler. Yani size göstermek istediğim hangi ilaçlar olduğu çok önemli değil ama hemen hemen her gruptan ilaç aslında hava ve uzayda karşımıza çıkıyor. Bazılarının dünyada özel izinle kullanıldığını biliyoruz. Ama şu anda sivil havacılık kanunları veya Türkiye'deki mevzuat gereği uçağa binen insanın hangi ilaçları aldığını denetliyor muyuz? Hayır. Bununla ilgili bir soru var mı? Hayır. Aslında diyabetle ilgili ve bazı hastalıklarla ilgili sorular hani şeyde girebiliyorsunuz. Ama uçakta öfori geçirdi, olay çıkardı. Uçak kalkamadı vesaire diye bazı olaylar duyuyoruz. Aslında onların belki de aldığı ilaçlarla alkolün ya da işte bir şeyin etkileşmesi sonucu. Dolayısıyla prometazine baktığımız zaman piyasada birçok prometazin tabletinin, şurubunun, işte kapsülünün neyse olduğunu görüyoruz. Söylemeye çalıştığım şey önemsiz bir şeyden bahsetmiyorum aslında. Bahsetmeye çalıştığım şey gerçekten önemli şeylerden bir tanesi. Biraz zaman kısa olduğu için hani formülasyon faktörleri, emisyonlar, süspansiyonlar, rekonstitüye ilaçlar, uzaya gönderilen bir kargonun en büyük handikapı, en büyük zorluğu onun ağırlığı. Çünkü uzaya göndermeye çalıştığınız 1 gram şey yerçekimini yenerek yukarı götürmeniz gerektiği için çok ağır. Dolayısıyla sulu bir süspansiyon götürmek oldukça ağır bir şeye neden oluyor. O yüzden hani işte ağızda dağılan tablet mi, çözünen tablet mi olsun, raf ömrü ne olsun. Hatta hani şunları hemen geçeyim. Yer çekiminin etkisini, bakın şunu göstermeye çalışıyordum. Söylediğimde haksız mıyım, haklı mıyım? Kırmızı uçuş durumunda, uzaya giden formülasyonların uçuş durumundaki şeyleri, durumları. Maviler de normal durumda. Bazı formülasyonların, bazı etkin maddelerin şeye göre, normal duruma göre daha fazla bozulduğunu görüyoruz. Bazılarında oldukça dramatik, augmenting gibi. Hatta biz polimorf neye diyoruz? Etkin maddenin kristal yapısının farklı bir şekilde olmasına diyoruz. Dolayısıyla yapılan çalışmalar uzaya giden veya uçuş durumunda bulunan kristallerin yapısının değiştiği, polimorfunun değiştiği, polimorf değişikliği patente bile konu olur. Polimorf değişirse biyoyararlanım, biyoeşdeğerlik değişir, her şey değişir. Ben buradan aynı gönderdiğimi zannediyorum. Bir formülasyon değişiyor, öbürü değişmiyor. Sizce eczacı bunu çalışmalı mı? Bence evet, işte tam da mesleğimize yeni bir konu getirmenin güzelliği. İnşallah şey çalışır diye düşünüyorum. Sanki şimdiye kadar aldığım şeyden video çalışmıyor gibi algılıyorum ama bir deneyim üzerine tıklama şansımız var mı? Ben buradan üzerine tıklayamadığım için göremiyorum ama şuradan yapabilecek miyim? Yapamadım. Aslında bu da çok en güzel kısmıydı. İşin kalbiydi ama neyse, kalbi biraz kaybettik. Akciğerlerimize nefes aldığımız için uçakta eğer çocuk diyelim siz yürüyorsunuz, şu hızla yürüyorsunuz. Çocuk havaalanında sizinle beraber minik ayaklarıyla olduğu için o koşuyor, siz yürüyorsunuz, o koşuyor. Söylemeye çalıştım. Siz normal bir nefesle gidiyorsunuz ama çocuk nefes nefese kalıyor. Hızlı nefes alırsanız hiperventilasyon denen bir durum oluşur. Hepimiz şunu da çok iyi biliriz. Uçakta illa kıyameti koparan, evet, hiperventilasyonu görüyorsunuz şu anda. Hızlı nefes alıp verirseniz oksijen karbondioksit dengesi değişir kanınızda. Ve eğer o denge değişirse başınıza birçok iş gelir, bayılabilirsiniz bile. İşte çocuk bebeğimsiz yürüyerek, o koşarak bindiği için uçağa o hiperventilasyon geçiriyor. Siz farkında değilsiniz. Ondan sonra uçakla ağlayan bir minik, duvarları kazıyan, sorun yaratan bir minik. Hatta bu uçakta oluşan ani bir
irtifa değişikliğiyle bile olur. Uçağa bindiğiniz zaman bir hava boşluğunu düşünce herkesin nefesi artıyor, eyvah düşüyor muyuz diye. Nedense ben de çok fazla belgesel seyrettiğim için genellikle de National Geographic'te uçak kazaları, uçak raporlarını izlediğim için uçağa binince aklıma hep uçak kazaları geliyor. Dolayısıyla belki ben de hiperventilasyona uğruyorum. Aslında bunun çok kolay bir şeyi var. Çocuk eğer baktığınızda bilinçli bir anne, bilinçli bir kuzen, yeğenseniz eğer hiperventilasyonu varsa bir torba verin. Onun içinden nefes alsın birkaç dakika, birkaç sefer. Karbondioksiti daha fazla alacağı için çok alırsanız çünkü oksijen satürasyonu yükseliyor ve başınız dönmeye başlıyor. Veya buna basabilir miyiz? Veya dalış yaptığınız zaman. Burası önemli. Dalış yaptığınız zaman tüpün içindeki azotu ve oksijen dengesini bozmayacak şekilde diğer gazları alıyorsunuz. Tamam güzel aslında ama vurgun yememek için ne yapıyoruz? Belli yerlerde dinleniyoruz. O gazın kanımızdaki, dokularımızdaki yerleştiği yerden çıkmasına izin vermeye çalışıyoruz. Ama böyle bir dalış yaptıktan sonra uçağa binerseniz kaderi yetmedi, ömrü yetmedi. Hayır, bilgisizlikten öldü. Dolayısıyla bunun şeyine bakarsak eğer derin dalış yaparsanız 12 saat sonra daha derin dalış yaparsanız neredeyse 24 saat sonra uçağa binmeniz lazım. Genellikle hayatta şöyle mi oluyor? Kendimize soralım. Dubai'ye gittik, paramız kalsın diye hani son aktiviteyi en sona bırakıyoruz. Param kalırsa yaparım diye. Scuba diving'i en son yaptınız, ondan sonra da uçağa bindiniz. Bence büyük bir risk aldınız, farkında mısınız? En azından onu değerlendirmemiz lazım. Biraz önce olduğu gibi o tüpün içindeki oksijenin dokularınızın içinde bir anda açığa çıktığı zaman bütün eklemlerinizde ve bütün her yerde ağrı yaratacağını beyninizde ise eğer vurgun yiyeceğinizi söyleyebiliriz. Dolayısıyla birçok belirtisi var. Bunun da üzerine basalım. Farkında değiliz belki ama o minik arkadaş uçakta sorun çıkarmıştı ya, belki hiperventilasyon nedeniyle değil ama bunun şeyine basabilir miyiz? Çalıştırma düğmesine. Ben buradan ulaşamıyorum çünkü. Dolayısıyla o koşarak terledi, hava da çok sıcaktı. Evet, basabilir miyiz? Dolayısıyla heyecanlı bir iş yapıyorsunuz, adrenalin yüksek. Bu sizin başınıza da gelebilir. Örnekte böyle olduğu gibi bu küçük bireyde daha fazla oluyor sonuç olarak. Genellikle de iyi günlerde, yani yazın gidiyoruz değil mi? Havanın sıcak olduğu günlerde. Dolayısıyla terle kaybettiğimiz, siz 1 kaybediyorsunuz, o çocuk 10 mililitre kaybediyor. Sizin yüzey alanınız ağırlığınıza göre daha az, onun küçük olduğu için yüzey alanı kendi ağırlığına göre daha fazla. Beyin susuz kalırsa başına birçok şey gelir. Bunu hepiniz öğrendiniz. Susuzluğun başınıza bir iş açtığını, o yüzden üniversite sınavında, hatta belki buradaki sınavlarda yanınızda ilk bulunan diğer malzeme ne? Su. Dolayısıyla o küçük bireye de suyu vermemiz lazım. Yoksa başına istenmedik işler gelebiliyor. Ama hareket hastalığı, motion sickness dediğimiz şey bambaşka bir şey. Bunu iyi hayal etmeniz lazım. Gerçekten ne kadar zor bir durum olduğunu hayal etmeniz lazım. Benim eşimi çok uçak ve araba tutar. Ben de onu hiç anlamazdım. Fakat daha sonra Manş Denizi'nde bir arabalı vapura bindim. Ne kötü bir şey olduğunu orada acı tecrübeyle öğrendim. Amerikan askerleri kulaklarının arkasına skopolamin peşlerini yapıştırıyor. Kollarının içine prometazinle ilgili şeyler var. Aslında alışkın değilseniz eğer çok yadırgayabilirsiniz. Ama zamanla öğrenilebilen, alışılabilen bir şey. Tecrübeli bir pilot hiç oralı olmazken başka birisi çok ciddi sorun yaşayabilir. Şöyle söyleyelim, sandalyeyi döndürün birden durdurup ayağa kalkın. Ne hissediyorsanız o bebek onu hissediyor işte. Çok kolay bir iş değil. Dolayısıyla ortalığı böyle görüyorsunuz. Ağlıyor bebeğin. Göremiyor ki. Siz de bakıyorsunuz, her şey normal zannediyorsunuz. Dolayısıyla hareket hastalığı aslında yarım daire kanallarının algıladığıyla gözünüzün algıladığının aynı olmadığı durumlarda ortaya çıkar. Şunu duydunuz mu uçakta hiç? Lütfen inişe geçiyoruz. Herkes
masalarını kapatsın, koltuğu dik duruma getirsin. Önemli nokta burası, perdelerini açsın. Çünkü gözünüz eğer indiğiniz yeri görürse, yarım daire kanallarınızın algıladığı şeyle aynı olursa bu gelmiyor başınıza. Onun için perdeleri açtırıyorlar. Dolayısıyla bence bu önemli. Hayatı bilerek yaşamak önemli. Peki bir başka şey söyleyeyim size. Genellikle gözlerimizin içini çok fazla iyi bilmiyoruz ya da düşünmüyoruz. Hani şeyi çok önemli değil belki. Şu anda hani hangi tabakaydı, konu hücresiydi, rot hücresiydi oraya girecek değilim. Ama siz onu bir taraftan seyrederken ben de size şunu söyleyeyim. Acaba düşündünüz mü hiç? Gökyüzünde ışıklı nesne, hani parantez içinde UFO'yu en çok kimler görüyor? Hep pilotlar görüyor değil mi? Sizce niye pilotlar görüyor da tır şoförleri görmüyor? Çünkü onların gözlerinde, burada biraz sonra göstereceğim, aşırı kırılmalar, yanlış algılamalar, parantez içinde illüzyonlar oluyor. Dolayısıyla eğer karanlık saha miyopluğu diye bir şeyi bilmiyorsanız, bunu pilotlar biliyor. Sisli bir havada, arabada yolculuk yapıyorsanız, 15'er derecelik açılarla şeyi taramanız lazım. Yoksa göz fokus kabiliyetini kaybettiği için önündeki şeyi netleyemiyor. Gidip çarparsınız. Dolayısıyla gözlerimiz bu gibi durumlarda sisli havada netleyememe, karanlık havada ya da uzay ortamında basınç ve hani diğer fotonların ve radyasyonun da geldiğini düşünürseniz UFO'yu görme şansınız çok fazla. Aslında gerçek UFO değil, bir tür illüzyon. Canınızı çok sıkmadan yeterince mikrobu vermiş olduğumu düşünerek Airport programını internetten ararsanız orada da keyifli bir konuşma yaptığımı söyleyebilirim. Bu kişiyi tanıyor musunuz? Bu kişi Türkiye Uzay Ajansı Başkanı. Sizce onunla konuşmuş muyumdur? Dolayısıyla hayat aslında ne kadar istediğiniz, hayatı ne kadar kendinize göre bükebildiğinizle ilişkili. Einstein ne diyor? Zaman hızla bükülür. Ben de size diyorum ki hayat istekle bükülür. Neyi ne kadar çok isterseniz, hayatınızı ne kadar oraya doğru evirirseniz başınıza o gelir. Son olarak eğer becerebilirsem, daha önce bir kere becerememiştim, sizle bir şey yapmak istiyorum. Tahmin eden var mı? Göremedim. Bir kere daha beceremediğim olmuştu. İnşallah bu sefer becereceğim. Bu sefer becerebilecek değil. Şu an için çok ütopik gelebilir. Bunun çok büyük olduğunu düşünün ve bir ilacı drone'la bir yere taşıdığımızı düşünün. Dolayısıyla yani size çok fazla getirmeyeyim ama bir kazaya da neden olmayayım. İleride bunların çok büyük biriyle ilaç taşımamız mümkün olacak. Aslında Teknofest'in bence en güzel ama kazanamayan projelerinden bir tanesi afet durumlarında drone'la taşıma yapabilen standart ilaç da olabilir. Sizce kimin bu? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayat mikrop almakla ilgili. Burada bulunanlar kaç kişi bilmiyorum ama içinizden en azından 3 kişiyi enfekte ettiğimi düşünebiliyorum. Ben ilkokul 3'te enfekte olmuştum. Siz de üniversite sırasında. Hayat karşınıza mutlaka bir şeyleri çıkarır ama görmeyebilirsiniz. Ben bununla hayatımda hiç karşılaşmadım. Belki karşılaştınız, farkında olmadınız. Bu dünyada ben size bu mikrobu verdim, öbür dünyada da takip ediyor olacağım. Çok teşekkür ederiz hocam.
Şöyle bırakın. Konuğumuza çiçeğini ve havanını vermek üzere Sayın Dekanımız Profesör Doktor Gülden Zehra Murtak hocamızı ve Medupsa Yönetim Kurulu Başkanı Melih Gökmen'i sahneye davet ediyorum. Sizden sonra benim de konuşmam var. Eczacılarımız, meslektaşlarımız eczane içerisinde inovasyona doğru bakamadıkları için yeni alanlar bulamıyorlar. Bu harika bir alan çünkü dünya seyahat ediyor. Dünya seyahat halinde. Güney Afrika zirvelere tırmanıyor, uzaya gidecek. Bence eczacılıkta böyle bir bölüm olmalı. Seyahat eczacılığı. Biz bunu uzun zamandır kendi çapımızda yapmaya çalışıyoruz ama sormak istediğim o değildi. Ben ekibimi 2 ay önce Hatay'a götürdüm. Maalesef yıkılmadan önce. Bir küçük türbülans yaşadık ve bir eczacılarımdan biri geçici hafıza kaybı yaşadı. Buradaki şeyi öğrenmek istiyorum, mekanizmayı. Hepsini yaptık, evet. Olabilir. Ben de Türk filmlerinden sonra ilk defa yakınımda bir hafıza kaybı yaşadım. Çok şaşırdık, evet. Ama dediğin gibi yani o mutlaka bir şeyin işaretidir. Çünkü ben ailenin 7. eczacısıyım. Evet. Eşim de eczacı, 8 eczacı var. Çok fazla doktor ve diş hekimi var. Bizim ailemizde inanılan şey şu, size bir şey gelirse eğer, sağlığınızla ilgili bir gelirse, İşaret gelirse ihmal etmeyin. Evet, öyle. Doğru. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Teşekkürler. Arkadaşlar dedüblüman çekiliş ve Ravent promos çekiliş QR'ları için okutabilirsiniz. Aynı zamanda oturum QR'larını da okutabilirsiniz.
erkek arkadaşlarımızı
Arkadaşlar birkaç dakika içerisinde başlıyoruz. Herkes yerlerine yerleşebilir. Özellikle böyle birkaç not aldım. Süper. Çünkü gerçekten bu çocuklarımızın bu sıkışmışlıktan biraz daha geniş bakmaları gerekiyor. Evet, yani bir kere eczacılığın tarifini bir doğru düzgün yapmak. Eczacılık deyince bakıyorsun ya, çok hoşuma gitti. Bizim çok uzun yıllardır seyahat eczacılığı, seyahat paketleri hazırlarız. Evet, yani yıllar. Evet arkadaşlar molamız bitti. Şimdi diğer oturumumuza geçiyoruz. Çin Seddi aydan görülebilir. Balık yanında yoğurt yenmez. Kelebeğin ömrü bir gündür. Balıkların hafızası birkaç saniyedir gibi doğru bildiğimiz yanlışlar listesi birçok kişi tarafından oluşturulmuş. Nedenleriyle açıklanmış. Bugün son oturumumuzda kendi mesleğimizde doğru bilinen yanlışlara da biz değinmek istedik. Kariyer yolculuğunuzun Medipol Üniversitesi durağında Sayın Eczacı Adile Özdağ, eczacılığın her yönünde doğru bilinen yanlışlar başlığıyla bizimle birlikte. Kendisini sahneye davet ediyorum. Merhaba. Ne kadar mutlu oldum. Bu kadar meslektaşım var şimdi değil mi? Doğru mu? Evet. Herkes eczacı mı burada ya da olacak mı? Değil mi? Evet. Şimdi bence değerli arkadaşlarım, sevgili meslektaşlarım, öncelikle eczacılık mesleğini bir tarif edelim. Eczacılık mesleği o kadar derin, o kadar büyük, o kadar güçlü, o kadar statüsü yüksek bir meslek ki ben hem mesleğime, hem kendime, hem aileme, hem Allah'a şükrediyorum. Öyle bir mesleğin içinde olduğum için gerçekten bütün güzelliklerini yaşıyorum. Tabii ki büyük gayret göstererek. Şimdi mahallede ne derler? Bizim köşedeki eczacı. Ya da tarif edildiği zaman ya diplomalı bakkal ya da küçük esnaf ya da güvenilir komşu ya da işte bizim eczacı hanım var ya, bizim eczacı bey var ya diye bir tarifleme. Belki bunun yanlışını bizler yaptık. Bizler. Çünkü eczane mutfaklarımızın, evlerimizin bir mutfağı gibi işletildiği hissi verdiği zaman dışarıya da yansıttığı budur. Eczane kurumsal bir kimliktir. Önlük ve o logo güvenin, bilginin, bilimin, dürüstlüğün, hayatın ve şifanın bence simgesidir. Bunun hakkını yeterince verdiğimiz zamanlar oldu, veremediğimiz zamanlar oldu. Ben yeni nesil eczacılarımıza güveniyorum. Daha iyi inşa edeceğimize. Eczacılık bir bilim dalı, bir ilim dalı. Yani günümüzde ortaya çıkan sağlık profesyoneli gibi davranan, her konuda ahkam kesen insanların, şifa dağıtmaya çalışan insanların bu cesaretini belki de biz biraz geride durarak, biraz kafamızı medula denen SGK'nın bilgisayarına gömerek, biraz da kalfalara teslim ederek birazcık mesleğin statüsünde bazı yaralar açıyoruz. Şimdi eczacının tarifinde şu var. Eczacılık insanlık tarihi kadar eski ama gelecek kadar yeni. Gördünüz, uzaya gidiyor. Yani bundan daha olağanüstü bir şey olabilir mi? Bakın, uzayda eczacılık, yani uzay derken aklınıza ne geliyor? NASA, teknoloji, astronotlar, işte formüller, bilmem neler. Ama içinde insan var, sağlık var, ilaç var, tedavi var, şifa var. Yani eczacılığın ne kadar büyük olduğunu az önceki sunum bana göre
100 kere kanıtladı. Eczacılık, evet, tarihsel bir döngüdür. Bir kere güvenin olduğu alandır, bilginin olduğu alandır. Çok iyi bir işletme sahibi olduğunuz bir alandır. Esnafsınız, evet, ama diplomalı, güvenilir bir esnafsınız. KOBİ'siniz, evet. Sosyal iletişimcisiniz. Eczacılık kadar iletişimi yüksek tutan bir başka meslek daha olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü oraya gelen insanların hiçbiri seçilmiş değildir. Yani size her dilden, her dinden, her ırktan, her yaştan, her türlü şikayetiyle insanlar gelir ve siz onlara şifa olmak için çaba gösterirsiniz. Dolayısıyla orada şifa dağıtıcısınız. İletişimi de o zaman muazzam bir şekilde kuruyorsunuz. Sosyal pedagogsunuz. Çünkü gerçekten akıllısı, delisi, çirkini, güzeli, hırçını, mutlusu, mutsuzu, yani biz her gün bunlarla yaşadığımız için bunlarla başa çıkma metotları, insani özelliklerinizi ve bilginizi öne alarak hepsini mutlu bir şekilde çıkarıyorsunuz. İyi bir işletmecisiniz. Çünkü Türkiye'nin, inanın bana, en güvenilir tüccarıdır. Hiçbir eczacı şunu ne yapsam da ödemesem, bunu da buradan alsam, bunu da şuradan versem diye bir yol aramaz. Zaten devlete olan borçlarınızı ödemediğiniz zaman ilaç veremiyorsunuz. Oradan da ayrıca bir kitleniyorsunuz. Türkiye'nin en iyi vergi verenidir. Sırdaştır. Kayınvalidesini anlatır size, kocasını anlatır. Hatta elinde bir ilaçla gelir. Çok başımıza geliyor. Bu ne? Kocamın cebinde buldum. İşte yaşını soruyoruz bilmem ne. İlaç Viagra ama o aileyi, o insanları korumak zorundasınız. Ne diyorsunuz? Yani bu üreme organlarında ya da prostatta bir takım sıkıntılar olduğunda bu yaşta kullanılacak ürünlerdir diyoruz. Ve onları yine bir mutlu gönderiyoruz. Yani sırdaşlığınız burada devreye giriyor. Ya da istenmeyen bir hamilelik nedeniyle, istenmeyen bir problem nedeniyle size başvuruyor. En çok da kayınvalidesinin yaptıklarıyla ilgili başvuruyorlar. Dolayısıyla aynı zamanda sırdaşsınız, sosyologsunuz ve çok önemli bir şey. Türkiye'de eczacı adı konmamış aile hekimidir. Aile hekimidir gerçekten. Önce size gelir. Önce sizden öğrenmek ister. Eczacının burada yapması gereken bu üçgeni çok iyi kurmak ve kendini çok iyi anlatmak. Bu üçgen nedir? Hasta, hekim, eczacı üçgeni ya da hasta, hekim, ilaç üçgeni. Burada mutlaka bunu doğru yönlendirmek. Hastalığın başından tedavinin sonuna kadar takip etmek. Doğru hekime, doğru hastaneye, doğru kişiye yönlendirmek. Varsa yapabilecekleriniz, elinizdekileri önermek. Ama günümüz başka bir şeye evrildi. Artık biz insanları öncelikle hasta olup gelsin diye beklemiyoruz. Biz çünkü eczacı olarak ömür boyu bir yolculuğa çıkıyoruz. İyilikte, sağlıkta beraber oluyoruz. Çünkü eczacılık şöyle bir iş. Bugün bu semtte, yarın orada olamıyorsunuz. Başladığınız yerde, benim mesela 3. eczane, en çok hareket edenlerden biri olarak ama yani maksimum 3 ya da işte zaten şimdi yasalarda bunu engelliyor. Çok fazla yer değiştiremiyorsunuz. Dolayısıyla yola çıktığınız insanlarla sağlıkta, iyilikte hep birlikte oluyorsunuz. Öncelikle koruyucu sağlık. Günümüzde en çok öne çıkan yaşların uzamasıyla, ömürlerin uzamasıyla, yaşam tarzının değişmesiyle, beslenme şekillerinin değişmesiyle uzun ömürde
siz en iyi destekçi olmalısınız. Beni son zamanlarda en çok üzen gerçekten pandemiyle birlikte ortaya çıkan koruyucu sağlıkta herkes kendini korumak için bazı önlemlere başvuruyor. Ama bu önlemleri gazeteden, televizyondan, influencer'dan, sosyal medya fenomenlerinden alıyor. Ve eczacının burada adı çok az, çok az. Daha güçlü sesleriniz çıkmalı. Artık eczacı, şimdi çok büyük bir proje hazırlıyorum. İnşallah onu da yetiştireceğim. Eczacı profesyonel, paralı, hem tüketiciye hem başkalarına danışmanlık verecek. Çünkü eczacı en iyi sağlık danışmanıdır. Ama biz bunu ücretsiz, hesapsız yaptığımız için belki çok fazla da karşılığını bulamıyoruz. O nedenle bu alan açık kalıyor ve oradan bir takım insanlar bu alanı kullanıyorlar. İnanın bana, belki hocam farkındasınız, son zamanlarda fonksiyonel tıp, diş hekimleri, diyetisyenler, tüm pratisyen hekimler yeni öğrendikleri, halbuki 4-5 yıl okuyup emek verdiğimiz gıda takviyeleri, besin destekleri, vitamin ve mineralleri inanın yarı bilgiyle 12 tane, 8 tane, 9 tane reçeteler yazarak bence halk sağlığıyla oynuyorlar. Ama biz eczacılar olarak ne güzel bir reçete geldi, ben de buradan şu kadar ciro yaptım yerine mutlaka bunları analiz edip hastaya doğru bilgiyi aktarmamız gerekiyor. Bir kere dışarıda eczacılık nedir? İnanın bazen bana bile sormuşlardı. Siz üniversiteyi okuyor musunuz? Yani algı o kadar aşağılardaydı ki, yani soruyorlardı, yoksa hani çok paranız var, geldiniz burayı açtınız, biraz da süslediniz, oldu bitti gibi. Çünkü artık böyle mekanlar açılıyor, güzellik salonları açılıyor, gıda takviyeleri satan yerler açılıyor ya da sağlık desteği verilen, işte cildinize şunu yapalım, saçınıza bunu yapalım, kolunuza, bacağınıza. Onun için eczanenin algısını en fazla eczacının sahiplenmesi gerekiyor. Halbuki bakın, dışarıda reklamlara bakın. İnsanlar televizyona reklam veriyor, eczacı güvencesiyle diyor. İnsanlar reklam veriyor, beyaz önlük giydiriyor. Kasaba bile beyaz önlük giydiriyor. Halbuki önlük bizim bu hayattaki en büyük gücümüz, en büyük sermayelerimizden biri. Bu nedenle eczacılığın içine, eczaneye çok iyi bakmalısınız. Bir kere artık sadece eczane eczacılığı olarak bakmayalım. Yıllarca biz başka mesleklere terk ettik. Az önce hocam da söyledi. İşte biyokimyayı, kimyayı, bütün bu gruplar özellikle sanayide çok alan buldular ve bize yer kalmadı. Çok tercih edilmedik ama çok şükür şu anda ilaç sanayinde eczacı sayımız giderek artıyor. Bence lütfen oralara da iyi bir gözlemci olarak formül üreten, Ar-Ge'de çalışan, farmakovijilans yapan alanları mutlaka gözden geçirin. Bu çok kıymetli, bu çok önemli. Eczane eczacılığında da ne olur hiçbiriniz şu hayatta sadece reçete ve SGK varmış gibi davranmayın. Çünkü eczanenin içi öyle muazzam bir derya deniz ki, öyle muazzam ki burada yapmanız gereken şeyler belli. 1, mutlaka iletişim kurmak. 2, ihtiyacı ortaya çıkarmak. 3, ihtiyacı olan ürünle, bilgiyle,
fikirle o insanı buluşturup faydaya dönüştürmek. Yani satış noktası değilsiniz arkadaşlar. Çözüm noktası olacaksınız. Belki de gerçekten orada sadece ve sadece su içirmeniz gerekiyordur. Ya başka hiçbir şey yapmanız gerekmiyordur. Sadece su içerse sağlığına kavuşacaktır. Ama bunu iletişimle, doğru sorularla bulup yönlendirmeniz gerekiyor. Bir de eczane içerisinde yeni alanlar. Mesela az önce uzayı dinlerken ne kadar doğru ve isabetli bir şey yaptığımızı gördüm. Biz çok uzun yıllardır seyahat eczacılığına el attık. Ve de seyahate gidecek herkese bölgeyi inceleyip orada neler lazım olabilir? Neye ihtiyacı olabilir? Neler oluyor? En çok hangi hastalıklar? Yani eğer ulusal hastalıkları izlerseniz, ulusal sağlık problemlerini izlerseniz bunu bulursunuz. Biz yıllarca K2 zirvesine paket hazırladık. Afrika'da avcılığa giden kişilere paket hazırladık. Hindistan paketi hazırladık, Amerika paketi, İngiltere paketi ve bir ara şöyle olmuştu. Ben bir Hindistan paketi alabilir miyim? Ben şimdi Afrika'ya gidiyorum, bir Afrika paketi alabilir miyim? Bunlar hep sizin yaratacağınız şeyler. Bana bir arkadaşım demişti ki, ya evet tabii orası ak merkez yani, herkes oralara gidiyor. Neredesiniz dedim, Adana'da. Biliyorsunuz değil mi? En çok hacca giden insanlar oradan hareket ediyor. Evet. Peki ümre paketi hazırlasanız, hac paketi hazırlasanız ya da yaylaya giden insanlara göre paket hazırlasanız. Çünkü mevsimsel hareketlere göre eğer küçümsemeyip iyice izlerseniz orada neler olabileceği, başına neler ve bunu yaptınız. Mesela Güney Afrika'ya gönderdiğim bir hasta 3 kişilik bir gruptan biri öldü. Bizim ilaç verdiğimiz adam yıllardır gelip her geldiğinde teşekkür eder. Biz ona ısrarla bunları yapın, şunları yapın, bunları yapın, yanınızda da bu ilaçlar olsun demiştik. Yani eczanenin kapısından giren insanlar size sağlık olarak emanet edilmiş insanlar. Bu emanete gözünüz gibi bakın. Ben hep şöyle diyorum. Benim eczanemde 5 tane kadrolu eczacı çalışıyor. Çünkü müşterilerim, hastalarım, danışanlarım benim göz bebeklerim. Ben dışarı çıktığımda onları komşuya değil, işin ehline teslim edip geliyorum. Evet, teknik elemanlar bizim hayatlarımızın destekçileri, onlar bizim yardımcılarımız. Ama lütfen, lütfen, zaten eczane algısının zayıflama nedeni, bilimsel bilgisi olmayan, kulaktan ki yani hepsini eğitiyoruz ama yine de mutlaka bir yan etki, bir sorunda mutlaka yanında eczacının olması gerektiği. Biz çok ünlü birine, o zamanlar iğne yapılıyordu, rozefin yaptık. Ve de daha çıktı, elini bana uzattı, şöyle yaptı, böyle yaptı, bana bir şey oluyor dedi. O anda anafilaksi geçirdiğini anladım. Yani dikkatli olursanız, fırladım, hemen işte dekort yaptık, avil yaptık ve 45 dakika içerisinde biz bekledik ama sonra da ambulans geldi. Bir o kadar da onlar müdahale etti. Eğer bunları bilmiyor olsak hem bir kişinin hayatı söz konusu. Yani belki tabii eğitimlerimizde de bazı değişiklikler olması gerekiyor hocam. Çünkü pırıl pırıl bir grup geliyor. Dijital bir dünya geliyor. Yapay zeka geliyor. Eczane içindeki programları artık yapay zeka ile yönetebiliriz.
Ama şu yanlışlardan, yani ben bir eczane açacağım ve bu eczanede de 2 kalfayla hayatımı idame ettireceğim. Bence yapmayın. Yapmayın. Çünkü mutlu olmayacaksınız. Yani eczane bir sosyal alan, bir sosyal kulüp. Bakın ben hiçbir şey bilmeden eczacılığa başladım. Okulda, tabii 40 sene önce. Size her yanlış ilaç, her yanlış reçete, her yanlış bilgi, her yan etki, her mümessil, her firma, her hasta size bir şey öğretiyor. Bunları üst üste koyduğunuz zaman tecrübe dediğimiz şey oluşuyor ve bilgeleşiyorsunuz. O zaman yani tabii ki bazı hatalar yapıyoruz, hepimiz yapıyoruz. Ama iyi izlediğiniz zaman eczacılık gerçekten statüsü çok yüksek bir meslek. Doğru bilinen yanlışlar dedik. Yani bizim mesleğimizde en çok işte ilaç sabah mı kullanılacak, akşam mı kullanılacak? Ben yatarken kullanıyorum. Bir sistem var ve bu sistem 11'de duruyor. Bu yatarken lafı o kadar tehlikeli ki ilacı alıyorsunuz, yatıyorsunuz, reflü olma ihtimaliniz yüksek, vücutta bekliyor, mide asidiyle buluşuyor. Yani karaciğer 8 ile 10 arası normal günlük temizliğini yapıyor. Aynen bulaşık makinesi gibi. Bu arada alacağınız ürünlerin faydası, karaciğerden vücudunuza dönen kanın temizliği çok 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 daha başarılı olacaktır. Yani özellikle ilaç kullanımda. Evet, mide problemi olanların mutlaka eğer tiroid ilaçları gibi bir notu yoksa yemekle birlikte sindirim enzimlerinden destek alarak kullanılması gerekiyor. Natürel ürünlerin hiçbirinin zararı yoktur. Ben zaten ıhlamuru dalından topluyorum ya da bahçeden koparıyorum. Yani bizim onlara anlatmamız gereken şu: İçerisindeki pestisitler, kontaminasyonla bulaşan hastalıklar. Yani her natürel lafı, bizim ülkemizde natürel lafı şey oldu. Ben zaten doğal besleniyorum. Doğal beslensin ama bunun açıklayıcısı siz olun. Bilimsel olarak ortaya koyun neler olduğunu. Sağlık okuryazarlık düzeyinin araştırılmasında biz eczacılara çok önemli bir görev düşüyor. Ben Bayer İlaç Şirketi ve Ipsos araştırma ile yapılan bir sağlık okuryazarlığı konusunda biliyor musunuz? Ülkemizde nüfusun %80'i sağlık okuryazarlığının ne olduğunu bilmiyor. %60'ı devamlı kullandığı ilaçlarla ilgili bir sağlık profesyoneline danışmıyor. Ya kesintisiz kullanıyor ya da yarım bırakıyor. Yani 3 tane alıyor, bana iyi geldi. Bazen eczanede şey diyorlar, ya şundan acaba bir numune yok mu? Bir 2 gün kullansam bakayım iyi geliyor mu diye. Özellikle doğal desteklerde biliyorsunuz ki böyle ilaç gibi bir etki yok. Bizler işimizi yaparken bir yandan da halkı sağlık okuryazarlığı konusunda mutlaka bilinçlendirmeliyiz. Şimdi eczacılık değişti arkadaşlar. Teknoloji, bilgi, dijital, doğru yönlendirme, ulaşılabilirlik, inovasyon, deneyim yaşatma, bütün bunların içinde olduğu. Ben merak ediyorum, nasıl eczaneler hayal ediyorsunuz? Çok merak ediyorum. Var mı bir hayali olan? Yok mu? Uykum var diyorsun.
Evet, bence evet dinliyorum. Süper. Evet arkadaşlar, çok fazla arkadaşımız mezun oluyor. Mutlaka istihdam sağlamalıyız. İstihdam sağlamalıyız ve mutlaka o insanlara iş sahası açmalıyız. Bu ne olmalı? Eczanedeki yardımcı eczacılığı çok önemsiyorum. Stajları çok önemsiyorum. Uzun dönem stajlarını çok önemsiyorum. Sizin dediğiniz İngiltere'de point of care noktaları açılarak hastaların hatta aldıkları özel eğitimlerle EKG'leri, kronik hastalıklarla olan iletişimleri, yani doktora bir rapor ve epikriz hazırlamak yoluyla İngiltere son 10 yıldır bunu yapıyor. Amerika'da da böyle bir sistem başladı. Bence bizim de yapmamız gereken bu. Her şeyin yasak olduğu bir yerde maalesef çalışıyoruz. Eczanede sağlığına özen gösteren, uzun yaşamak isteyen, sağlıklı yaşamak isteyen insanların yol arkadaşları, yol göstericileri ve tavsiye edicileri lütfen siz eczacılar olun. Yani eczacılık birinci basamak sağlık noktasıdır. Evet, bu söylem var ama bu söylem yerini bulmuyor. Hep birlikte bu söylemi ben siz gençlere teknolojiyle olan bağınıza, sosyal, dijital bağınıza çok güvenerek bunun olabileceğini düşünüyorum. Evet, birinci basamak sağlık noktası olmak için sizin dediğiniz gibi içeride hastaya, gelene birebir yol gösterici olmak durumundayız. Böyle birkaç not almıştım. Evet, eczaneyi ilaçtan ibaret olarak düşünmeyelim. Sağlıkla ilgili her şey eczanede satılmalıdır arkadaşlar. Bazen derler ki bana, ya bizim orada gitmiyor ki. Ben de diyorum ki, çıkın, 50 metre sonraki aktara bakın, neler satıyor, nasıl bir ciroyla yaşıyor. Hatta biraz daha yürüyün, kuaföre gidin, sağlıkla ilgili neler satıyor. Ayağındaki mantara kadar, başındaki seboreik dermatite kadar, yüzündeki atopiye kadar. Bakın, dolayısıyla eczaneye içeriden bakmayın. Dışarıdan eczanenin resmini çekin, bölümlere ayırın. Dermokozmetik, kişisel bakım, ağız diş sağlığı, bebek sağlığı, medikal problemler, bütün bunlar eczane içerisinde. Bakın bugün de işte seyahat alanı, sporcu, eczacılığı o kadar çeşitlendirebilirsiniz ki maalesef biz ilaçla sınırlı kaldığımız için başkaları bize ait alanları birazcık da kapmışlar. Ben sizlere güveniyorum. Yolunuz açık olsun. Türkiye'nin güzel eczacıları olarak inşallah sizlerle bir süre daha mesleğimi icra etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Hocamıza sunumu için çok teşekkür ediyoruz. Çiçeğini ve havanını vermek üzere dekanımız Sayın Profesör Doktor Gülden Zehra Umurtak hocamızı ve Medupsa Başkan Yardımcısı Bengü Süveyli'oğlu'nu sahneye davet ediyorum.
Arkadaşlar şimdi QR kodunu paylaştık 9. oturum için. Sonrasında bir sürpriz çekilişimiz var. Onun içinde QR kodu var. Ardından çekiliş sonuçlarımızı açıklayacağız. Ondan sonra da Bioderma'nın hediyeleri var. Onları dağıtacağız. Çıkmazsınız alabilirsiniz. Şimdi okutabilirsiniz. Ay, sağ olun. Sağ olun. Çok mersi. Görüşürüz. Beğendiniz. Evet. Evet hocam. Ben mesleğimi çok büyük aşkla yapıyorum. Evet. Güle güle, selamlar. Evet. Ama Gülden Hanım da o kadar büyük emek veriyor ki. Çok sağ olun. Çok, evet, yok gerçekten. Evet. Vizyonu olan eczacılar yetişsin. Daha öğrencilikleri döneminde tanısınlar. Benden şey istemiyorum yani bir halka, bir Çok güzel saya, söylediniz. bir Aynı artı fikirde. yeter ya. Aynı fikirde. Yani illa reçete gelecek değil. Ya kardeşim sen reçete beklerken Ne kadar güzel söylediniz. hatta senden pay alıyoruz. Öbürü sen inanın bakın ben önümüzdeki haftada diyetisyenlere konuşma yapmaya gideceğim ve bitkisel destekleri anlatacağım. Sonra aile hekimlerine. Ya onlar bu pazardan pay almaya çalışıyorlar. Kesinlikle. Bir de yazsınlar, yazmakla kalmıyorlar. Ürün üretip satıyorlar. Yani iyice zamanadan çıktılar yani. Ben ilk Medupsa'ya geldiğimde hani aktardan almasın insanlar böyle şeyleri, bitkisel ürünleri. Hekimler reçete etsin, eczacılar da satsın düşüncesiyle Sağlık Bakanlığı'nın 280 saatlik programını açtı. Çok güzel. Talep de çok oldu. Hatta grubu belli bir yerde sınırlamak zorunda kaldık. Arkadaşlar şimdi açıklanan çekilişlerin kazananlarını söyleyeceğim. Medeniyeti ürünleriyle başlıyorum. Kazananlar direkt bizden alabilirler elden. 3 şanslı kişi var. Birincisi Sena Ünal. Aramızda mı kendisi? Evet. İkincisi Ecem Yavuz. 3 Meryem Erva Buran. Hepsi buradaysa evet çekilişleri tebrik ediyorum. Alabilirsiniz hediyelerinizi. Şimdi Le Bravo'nun sonuçlarını açıklıyorum. Bunu adreslerinize göndereceğiz. Birinci kazananımız Şevval Değer. Burada mı? Göremiyorum. İkinci kazanan Zeynep Hilal Kurt. Üçüncü Selin Nakıboğlu. Adreslerinize ileteceğiz hediyelerinizi. Vitago ürünler bizde direkt alabilirsiniz kazananlar. Bu 10 kişi var kazanan. Bir Mehmet Yusuf Sağ, Melike Yıldız, İclal Yazıtaş, Ayşe Selda Ünlü, Anahita Muhammadi, Ezgi Nur Alpay, Pelin Özçelik, Zeynep Kader, Beyza Bozacıoğlu, Zeynep Gül Akbaba. Bu 10 kişi bizden direkt alabilirler hediyelerini. Şimdi Kozmet'e geçiyorum. Kozmet'e adreslerinize gönderilecek. 3 kazanan var. Merve Bulmuş, Zeynep Temel, Begüm Hopaç. Dermoskin yine adrese gönderilecek. 4 kazanan var. İrem Tuner, Yeliz Pilavlı, Elif İkra Ünal, İlayda Dalgın. Propia'ya geçiyorum. Propia'da adreslerinize gönderilecek. 2 kazanan var. Zühre Bahar, Ekin Karadeniz. Evet, devam ediyorum. Faytoil, bu da adrese gönderilecek. 5 kazanan var. Yaren Turgut, Arzu Türe, Tuğba Aydın, Beyza Nur Demiralay, Ecem Kızıltürk. Adreslerinize yollanacak. Faytoil. Şimdi Borames Ravent çekilişinin sonuçları. 5 kişi var kazanan. Yanlış yeri okuyorum. Fatma Kabak, Melis Yıldız, Muhammed Emir Sarıgül, Tala Kılıç, Fatih Taşçakır.
Evet. Ve dedüblüman çekilişini açıklıyorum. Konser bileti 2 kazanan. 1 Sümeyye Ferik, 2 Enes Bütün. Birazdan da sürpriz çekilişimiz açıklanacak. Bu sürpriz çekilişimiz için tahmini olan var mı? Anlayan, tahmin eden. Evet. Evet, olabilir. Başka tahmin var mı? Evet, herkes aynı şeyi mi tahmin etmiş? Arkadaşlar bir de Zade Vital vardı. Bu sadece yüz yüze katılan katılımcılarımız içindi. Onun kazananlarını okuyorum. Yine 10 kişi. Zeynep İlayda Emirza, Elif Çağlar, Merve Bulmuş, Hayri Furkan Arslan, Fatih Cafer Gün, Ziver Atakaya, Nisanur Şahin, İmran Kara, Mihra Asya Baykara, Ayşe Dila Yerli. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Ve son çekilişimiz arkadaşlarımızın da tahmin ettiği üzere Kalben konseriydi, evet. Kazanan 5 kişi var. Onları söylüyorum. Betül Sena Ege, Zeynep Türkyolu, Aleyna Demir, Müberra Betül Akkılıç, Fatma Nur Öptüner. Sizleri de tebrik ediyorum arkadaşlar. Programımız burada sona ermiştir. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz.